Emin Usta. Küçük orta büyük boyda. Murat Özkaplan, Salihcan Gök Özkut maçının galibi. Çok acele cetvel hakem. Davulcular yanıma gelin, davulcular. Davulcular şöyle bir vurun bakalım. Evet, Sayın Ekrem Yavuz. Ekranları başındaki güreş severlere mutlu hafta sonları diliyorum. Burası Kocaeli Karamürsel Er Meydanı. Şu anda baş pehlivanlar kura çekimi yapmak üzere davet ediliyorlar değerli güreş severler. Ve Türkiye adı güreşinin tartışılmaz en güçlü baş pehlivanı Son Kırkpınar. Son 2 yılın Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusufcan Zeybek ve Mustafa Batu Karamürsel Er Meydanı'na çıkış yaptılar. Ve birazdan kura çekimi için gelecekler. Spikeriniz ben Recep Tosun. Gün boyu burada yaşanacak olan mücadeleler anlatıp aktaracağız. Değerli yorumcum Şener Sar ile birlikte. Hoş geldin Şener Sar. Hoş bulduk Recep Tosun. Bugün gerçekten Karamürsel Er Meydanı'ndayız. Tarihi bir yer diyelim. Çünkü tarihler yazılmış. Pehlivanlar diyarı. Altın kemerlerin ebedi sahibi olan baş pehlivanlarımız buradan yetişmiş, buradan çıkmış. Bu altın kemerleri buraya getirmişler, Karamürsel'e getirmişler ve bugün Karamürsel Er Meydanı'nda altın kemer yağlı pehlivan güreşlerinde bugün değerli güreş severlere, değerli izleyicilerimize anlatmaya çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız hep beraber. Evet, bugün ayrıca ortak canlı yayın ağındayız değerli güreş severler. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264 TV kanalları olarak ortak yayındayız. Ayrıca Nokta TV ve Doğa Türk TV YouTube kanalından da aynı anda canlı yayındayız. Ve yine sosyal medya portallarından Er Meydanı, güreşin hakkını verenler, Pehlivan TV, sadece güreş ve yağlı güreş pehlivanları sosyal medya adresinden izleyebilirsiniz değerli güreş severler. Şu anda Yusufcan Zeybek'i ekranlara getirebiliriz. Güreş severleri selamlıyor. Evet. Ve Yusufcan Zeybek. Çok büyük bir hayran kitlesi söz konusu. O Türkiye adı güreşinin hakikaten cengaver baş pehlivanı. Onu izlemek ne kadar siz için büyük bir heyecansa bizim için de anlatıp aktarmak büyük bir heyecan. Çok teknik bir baş pehlivan, cesur bir baş pehlivan. Koşar adım altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda adımlıyor. Yusufcan Zeybek. Antalya Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı. Ayrıca Veli Demir Otomotiv, değerli Veli Demir büyüğümüzün de büyük destekleri söz konusu. Eren Mustafa Kaya, Ali Rıza Şeker, Ali Mete Temizci, Musa Özgür. Evet, bugün bu Er Meydanı'nda kol bağlayıp güreş tutacak baş pehlivanların isimlerini değerli yorumcum Şener Sar sizlere aktaracak. Evet değerli güreş severler, Karamürsel Er Meydanı'nda bugün baş pehlivanlık boyunda kol bağlayacak ünlü isimler var. 2023-2024 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Osman Aynur, Recep Kara, Hüseyin Gümüşalan,
Ali İhsan Batmaz, Osman Kan, Mustafa Kemal Karabağ, Mustafa Doğan Özkaya, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Ramazan Bircan, Serhat Gökmen, Kemal Şahin, Güngör Ekin, Arif Akın, Erkan Ertan, Kaan Kaya, Semih Turgut, Yıldıray Pala, Hasan Cengiz, Enes Doğan, Yıldıray Akın, Osman Özgün, Nedim Gürel, Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun, Emre Erkal, Yalçın Öncül, Hamza Özkaradeniz, Serdar Yıldırım, Recep Çakır, Mecit Yıldırım, Fatih Koyuncu, Süleyman Aykırı, Mustafa Batu, Ali Altun, Ali Gökçen, Tanju Gemici, Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başer gibi bugün Karamürsel Er Meydanı'nda birbirinden önemli isimler, birbirinden değerli isimler, baş pehlivanlarımız Karamürsel Er Meydanı'nda kol bağlayacak, kıran kırana mücadeleler olacak. Ali Gürbüz paçasını bağlıyor. Ben Osman Kan'ı hemen başarılar diliyoruz o zaman. Evet, paçasını bağlıyor. Konsantrasyonun bozulmasın usta dedi. Ali Gürbüz de hemen yanımızda paçasını bağlıyor. Bugün kıran kırana güreşler olacak değerli güreş severler. Elit baş pehlivanlarımız kendi konumlarını kollamaya, korumaya çalışacaklar ama gençlerimiz de onlara meydan okuyorlar. Osman Kan da onlardan biri. Değerli güreş severler, bugün gözünüzü dahi kırpmayın. Evet, 46 baş pehlivanımız var. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin baş pehlivanlıkta lider durumda baş pehlivanı Ali Gürbüz, Megastar. Yine genç isimlerimizden flash isim Osman Kan da Karamürsel Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Ali İhsan Batmaz da burada sanırım. Evet, Ali İhsan Batmaz'ı söyledik zaten Recep Tosun. Onu da ayrıca belirtelim değerli güreş severlerimize. O da geçen hafta güzel güreşler yaptı. Onu da ayrıca belirtelim. Ben geliyorum mesajını verdi Ali İhsan Batmaz. Evet. 46 baş pehlivan var Recep Tosun. Devam edelim. Birbirinden önemli isimleri saydık. Gerçekten hem Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı. Çok değerli isimler var. Çok değerli baş pehlivanlarımız var. Flash isimler var. Aşağıdan gelen, baş altından başa yükselen baş pehlivanlarımız var. Genç isimler var, önemli isimler var. Hepsi de Karamürsel Er Meydanı'nda bugün kol bağlayacak. Çok çekişmeli mücadeleler olacak biliyorum. Recep Tosun bugün Karamürsel'de Çok büyük bir ilgi söz konusu. An itibariyle 5000'e yakın güreşsever var. Ekranları başında da milyonlarca güreşsever bizleri takip ediyorlar. bugün burada aileler de var. Kadını, kızı, çocuğu hep beraber aileler, sporcu velileri burada. Onlar da takip ediyorlar. Atasporumuz yağlı güreşin ne kadar değerli olduğu, ne kadar üst seviye çıktığını şu anda görüyoruz bunu. Ve tribünlerde yerlerini aldılar. Doğalı sporumuz, atasporumuz, yağlı güreş izleyenleri bugün Karamürsel Er Meydanı'nda güreşleri takip ediyorlar Recep Tosun. Evet. Bakalım gün sonunda baş pehlivanla kim ya da kimler uzanacak? Son 3 yılın baş pehlivanı Hüseyin Gümüşalan'dı. Bugün de kendi saha ve seyircisi önünde. Bakalım yine altın kemeri kuşanabilip baş pehlivanlığa uzanabilecek mi? Ya da farklı bir isim olacak mı? Önemli isimler zira burada. Evet, bu arada ezanı Muhammed'e okunmakta. Kura çekimi fanusları da geldi. Pehlivanlarımız da paçalarını bağlıyorlar. Şu anda güreşler durdu. Recep Tosun biliyorsun hem normal güreşte hem puanlama güreşinde ezan-ı Muhammed okunduğu zaman güreş otomatikman duruyor. Bunu da değerli güreş severlerimize hatırlatalım. Evet, destek küçük boyda ismini okuduğumuz pehlivanlar. Destek küçük boyda isimlerini okuduğumuz pehlivanlarımız selamatlanmak üzere çok 40.sı yapılıyor. Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşleri. Necip Bülbül, Bugün Karamürsel'de Enes Özlü değil, pardon. önemli isimler var dedik. Altuğ,
altın kemerin ebedi sahibi olanlar var dedik. Ustalar var dedik. Efe Çahan, Aydın Demir ustamız Ömer Paran Acar, 24 Kasım 1943 doğumluydu. 6 Şubat 2024 yılında vefat etti. Rahmetle minnetle anıyoruz. 1976, 1977, 1978 yılları altın kemerin ebedi sahibi baş pehlivanıydı. Rahmetle minnetle anıyoruz bugün Aydın Demir ustamızı. Yine önemli bir isim Ahmet Taşçı ustamız 15 Ekim 1958 doğumlu. 1990, 91, 92 yılları altın kemer ebedi sahibi. 1995, 1996, 1997 altın kemerin ebedi sahibi. 2 altın kemerin ebedi sahibi Ahmet Taşçı. Aynı zamanda 9 kez Kırkpınar'da baş pehlivanlığın zirvesinde yer aldı Ahmet Taşçı. Yine bir değerli isim Kadir Birlik. Ahmet Taşçı'nın ustası ve birçok baş pehlivanın ustası aynı zamanda Kadir Birlik de 1990 yılında çırağı Ahmet Taşçı ile final yaptı. Kırkpınar baş pehlivanlık ikincisi Kadir Birlik ustamız. Yine Karamürsel'de yine önemli isimlerden bir tanesi dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Gazanfer Bilge. Onu da rahmetle minnetle anıyoruz. 1923 yılında doğan Gazanfer Bilge yine 20 Nisan 2008'de rahmeti rahmana göç etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 1948 Londra Olimpiyatlarında şampiyon olmuş kendisi ve olimpiyat dünya fair play ödülü alan Gazanfer Bilge Karamürsel Dereköy'de kabri orada. Onu da rahmetle minnetle anıyoruz. Karamürsel önemli bir yer. Pehlivanlara otağı diyelim, pehlivan yatağı diyelim. Karamürsel çok önemli isimleri zikrettik, anlattık. Hüseyin Gümüşalan Karamürselli, o da 2024 yılı baş pehlivanlık üçüncüsü oldu bu sene. Yarı final güreşinde Yusufcan Zeybek de yapmış olduğu mücadelede kaybetti. Yarı finalde üçüncü oldu Hüseyin Gümüşalan. Bugün kendi evinde, kendi saha seyircisi önünde baş pehlivan olmak için mücadele edecek ama dediğimiz gibi çok önemli isimler var. Bakalım altın kemerin bugün sahibi kim olacak? Burada baş pehlivan kim olacak? Hep beraber göreceğiz. Bugün burada 1000'e yakın sporcu kaydını yaptırdı Recep Tosun. Başta 46, büyük ortada 45, başaltı 45. Diğer boylarla beraber toplamda 1000'e yakın sporcu bugün burada mücadele edecek. Karamürsel Er Meydanı'nda. evet saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız. Destek küçük boyda kurallar gereği Bu güreşin oluşmasında çok büyük emeği olan ağamız Taceddin Aslan. Taceddin Aslan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok büyük destekleri var. Atasporumuz yağlı güreşe, pehlivanları olsun, güreşi olsun. Çok büyük emeği var. Onu da ayrıca tebrik ediyoruz. Evet, Asmar Holding Onursal Başkanı Sayın Taceddin Aslan, değerli büyüğümüz. Kocaeli Karamürsel altın kemer yağlı pehlivan güreşlerine inanılmaz derecede katkı sağladı. Tabii ki Mahdum Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Aslan da halka hizmettir diyerek şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde belediyemizin kapılarını Karamürsel halkına ardına kadar açan, her zaman gönül kapımın Karamürsellilere ardına kadar açık olduğu gibi makam kapımın odası da Karamürsellilere 7/24 açıktır diyen, Dereköy'den Ereğli'ye, Osmaniye'den Kızderbent'e kadar Karamürsel'imizin her mahallesine, her karışına
ayrı sevdalıyım diye. Göreve gelir gelmez bugün Allah nasip ederse Evet, 40.sını organize ettiğimiz şu anda Karamürsel Er Meydanı'na Altın Kemer Yağlı Pelavan Karamürsel Belediye Başkanı en Sayın üst düzeyde yapılması Ahmet için Çalık teşriflerini buyurdular değerli güreşseverler. harekete geçiren 31 Mart yerel seçimlerinde Evet, şu anda da Kırkpınar Karamürsel halkının cazgırlarından değerli büyüğüm Sebahattin belediye Erdoğan başkanı seçilen anons ediyor. Tertip komite başkanı Karamürsel'imizin samimi, Sayın Karamürsel Belediye Başkanı çalışkan, Ahmet güler Çalı. yüzlü, Pırıl pırıl belediye başkanı Sayın Ahmet Bu arada Çalık. sadece güreş Her meydanımıza YouTube kanalından da selam veriyor. takip edebilirsiniz an be an. Evet, bu arada baş pehlivanlık kura çekimleri için son hazırlıklar yapılıyor. Merkez Hakem Kurulu üyesi Metin Şener, Ekrem Yavuz. Son hazırlıklar yapılıyor. Artık baş pehlivanlar için kura anı. Bakalım hangi baş pehlivanlarımız birbirleriyle eşleşecek. Kimler kimle güreşecek? Önemli isimler var dedik. Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Osman Aynur, Ali İhsan Batmaz, gençlerden Osman Kan, Mustafa Doğan Özkaya, Serhat Gökmen, yeni baş altından başa çıkan Kemal Şahin, Yıldıray Pala, Enes Doğan, Faruk Akkoyun, Hamza Özkaradeniz, Serdar Yıldırım, Mustafa Batu, Tanju Gemici, Seçkin Duman, çok önemli isimler var zira. Önümüzdeki hafta 15, 16, 17 Ağustos CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 5. ayağı Balıkesir, Kurtdere'de, Karasi'de gerçekleşecek ve ligin artık sıralamadaki yerleri yavaş yavaş netleşecek. Yine alt boylarda boy yükselmesi için, boy atlamak için kıran kırana mücadeleler olacak başaltı büyük orta boylarında. Çünkü onların almış oldukları puanlar ligin son ayağı elmalı güreşler için çok önem arz ediyor. Önümüzdeki hafta Balıkesir Kurtdere güreşleri, değerli güreş severler, 15, 16, 17 Ağustos Balıkesir Kurtdere'de artık pehlivanlarımız son durumlarını kendilerini görecekler. Artık son maçları, musabakaları diyelim, Kurtdere'ye hazırlığı için artık bu hafta kendilerini en iyi şekilde deneyecekler. Baş pehlivanlarımız. Asmar Kırkıncısı Holding yapılıyor. Yönetim Kurulu Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan Güreşleri Türkiye'mizin Muammer Erçelik ustamız da, ünlü sanayicisi, ona da kucak dolusu Ahmet'in selamlar. mahdumu Sayın Yılmaz Aslan, Yağlı Güreş her camiasına meydanımıza kucak şeref dolusu eder. selamlar söylüyor. Kendisi de Kendilerine rahatsızlığı vardı, coşkulu ameliyat alkışlarla oldu. hoş geldin Geçmiş diyoruz. olsun Ve diliyoruz. Gerçekten çok değerli bir isim. Allah'ın izniyle Manisa'nın en ve kısa Türkiye'nin zamanda Kırkpınar değerli ağalığını pehlivanı, da eski hakem adayım diyor inşallah. Muammer Erçelik, Kırkpınar geçmiş ağalığını olsun da diliyoruz. Karamürsel'e Yılmaz Aslan tarafından yapılacak olan ihalelerde alacağız. İnşallah Karamürsel'e hediye edeceğiz. Davulcular şöyle bir ritim yapın bir 30 saniye bakayım. Evet. Bir. Hızlı. Devlamızı kura çekimlerine davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet davulcular. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. Bugün sabahtan bu yana yaptığımız anonslarda Belediye Başkanımız Ahmet Çalık Karamürsel Belediye Başkanımız güreş sahasında ve seyircileri, vatandaşlarımızı selamlıyor. Pehlivanlarımıza başarılar diliyor. Kendisi atasporumuz yağlı güreşe sırtını dönen değil ve yüzünü dönenlerden ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu organizasyona ev sahipliği yapıyor.
Ahmet Çalık Başkanımıza biz de Ataspor'u güreşimiz için, yağlı güreşimiz için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun ev sahibi Ahmet Çalık Başkanı. Birbirinden değerli pehlivanları, birbirinden değerli yiğitleri. Onlar her meydanında kol bağlı mücadele ve sizlere vermiş olduğu sözü tutmanın haklı gururunu, haklı onurunu yaşıyor. İşte Antalya Manavgat'ın başkanı Osman Kağan Ölmeyeceğimizde. Yine Antalya Manavgat Belediyesi'nin pehlivanı 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı. Evet, Megastar Ali Gürbüz ve yine Osman Kan bugün burada kol bağlayacaklar, mücadele edecekler ve onları bu organizasyona davet eden Ahmet Çalık Başkan kendilerine başarılar diliyor. Bize kendilerine başarılar diliyoruz. Ahmet Çalık Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun ev sahibi Ahmet Çalık Başkan. Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, değerli güreş severleri, izleyicileri selamlıyor. Yağlı güreş atasporumuz, canımız, her şeyimiz. Bu spora milyonlarca gönül verenler var, izleyicileri var, takipçileri var. Ve bu er meydanında kimler geldi, kimler geçti, bu er meydanında kimler güreşmedi ki? Değerli güreş severler, atasporuna kim destek veriyorsa, kim yanında oluyorsa biz onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ataspor güreşimize her zaman sahip çıkanlara, yanında olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli güreş severler, özümüz, atamız, sporumuzu yaşatmaya devam edeceğiz, anlatacağız. Bu er meydanları pehlivansız kalmayacak. Recep Tosun. Bu arada İzmir Buca Yaylacık Stil Kuaförü'nde Mehmet Tutak, Turgut Mert Tutak, Turgut Y, Buca Güreş Kulübü Turgay Y bizleri izliyorlarmış. Selam ve saygılar yolluyoruz. Alt boylarda mücadeleler devam ediyor. Birazdan baş pehlivanlık kura çekimleri başlayacak. Altın kemer, tarihi dünyada 9 kez başarılı yapmış. Kalbimizin gururunu ödemizler. Yaşayan efsane Ahmet Taşçı. Başarılı kurallarını neden etmek üzere Ermenistan'ın dağıtlarını aldı. Yine Ermenistan'ımızda 20 yıl mücadele yaptı. Türkiye'nin ilk yağlı güreş kulübünün kurucusu. Değerli avukat Sayın Levent Erdoğan'ın Ermenistan'ın dağıtlarını alıyorum. Buyurun efendim. Evet, bu arada tam protokolün önünde Ustam Ahmet Taşçı, değerli büyüğümüz Levent Erdoğan da teşriflerini buyurdular. Ekranı ikiye bölerek onları da ekranlara getirebiliriz. Değerli yönetmenim, kura çekiminde kalalım. Ekranları başındaki güreş severlerimiz notlarını alacaklar. Evet, işte Türkiye adı güreşinin efsane başpehlivanı, 2 altın kemeri başpehlivanı Ahmet Taşçı Megastar ve değerli Levent Erdoğan büyüğümüz. O bir efsane Ahmet Taşçı. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bir başpehlivan. Yusufcan Zeybek ilk kurasını çekti. Şimdi de Ali Gürbüz kurasını çekmek üzere gidiyor.
Orhan Okulu. 25 numara Ali Gürbüz geliyor kurasını çekmek üzere. Ali Gürbüz 43 numara Hüseyin Gümüşalan geliyor kurasını çekmek üzere. Ardından Serhat Gökmen kurasını çekmeye geliyor. Hüseyin Gümüşalan 5 numara. Kura çekimini notlarınızı alın değerli güreş severler. Gökmen geliyor kurasını çekmek üzere. Ardından Osman Aynur geliyor kurasını çekmeye. Serhat Gökmen 21 numara. Osman Aynur geliyor. Fatih Aklı geliyor ardından. Osman Aynur 45 numara. Fatih Aklı kurasını çekiyor. Bu arada değerli güreş severler tekrar etmek isterim. Ardından Recep Ekin Türk TV, Karagöz World Türk TV, TV 264 televizyon kanallarından ortak canlı yayın ağındasınız ve ayrıca doğatürktv.tv YouTube kanalından Atlı ve sadece güreş, er meydanı, Pehlivan TV, yağlı güreş pehlivanları ve güreşin hakkını verenler sosyal medya portalından da izleyebilirsiniz. Sadece güreşi YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Sadece güreş sayfasını değerli güreş severler. Geniş bir ortak canlı yayın ağındayız sizler için. Fatih Atlı 19 numara. Alanya'dan Özgür Sibel Yetişi iyi yayınlar diliyor. Mehmet Ayaz iyi yayınlar demiş. Doğan kurasını çekmeye geliyor. Recep Kara 33 numara. Ardından Hamza Öz Karadeniz kurasını çekmeye geliyor. Enes Doğan 15 numara. Ardından Yıldıray Akın geliyor. Şener Sar notlarını alıyor sizler için değerli güreş severler. Eşleşmeleri anons edeceğiz. Hamza Öz Karadeniz kurasını çekiyor. 1 numara Hamza Öz Karadeniz. Ardından Mustafa Doğan Özkaya geliyor kurasını çekmeye. Yıldıray Akın 11 numara. Osman Kan Bu arada geliyor kurasını çekmeye. Köyceğiz'den Sami Tokmak iyi yayınlar diliyor. Karamüsel'den Mustafa Memo Doğan Kornet Özkaya, iyi yayınlar 23 demiş. Teşekkür numara. ediyorum. Feyzullah Aktürk kurasını çekmeye geliyor. Osman Kan 3 numara. Ardından Mustafa Batu geliyor kurasını çekmeye. Feyzullah Aktürk 13 numara. Seçkin Duman geliyor kurasını çekmeye. Mustafa Batu 7 numara. Birçok güreş severimiz bu organizasyonda pay sahibi olanlara teşekkür ediyoruz demiş. Hiç kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri. Evet, Seçkin Asmar Duman, Holding 17 Onursal numara. Başkanı değerli büyüğümüz Taceddin Arslan Geliyor kurasını çekmeye. bu organizasyona
inanılmaz derecede büyük katkı sağladı. Tabii ki mahtumu Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Yılmaz Cengiz, Aslan 29 hiçbir numara. fedakarlıktan kaçmadan Nedim bu organizasyona Güler, omuz verdiler. Değerli 37 büyüklerimize numara. sonsuz şükranlarımızı yolluyoruz. Levent Erdoğan ve Ahmet Çalık'ın tam ortasında Sayın Yılmaz Aslan. Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanımız. Beyaz tişörtlü. Evet, Faruk Akkoyun 35 Değerli büyüğümüz numara. Taceddin Aslan da saat Yıldırım geliyor. 15 civarlarında, düzeltiyorum 17 civarlarında, yani 5 gibi Er Meydanı Karamürsel'de olacak. Ali İhsan Batman Türkiye adı 27 güreşinin numara. Süleyman Başar. Cumhuriyet tarihinin rekortmen güreş ağası. 93 yaşında Cumhuriyet tarihinde şu anda bu rekor Sayın Taceddin Aslan Serdar büyüğümüzde. Yıldırım 39 numara. Arif Akın kurasını çekmeye geliyor. Süleyman Başar 9 numara. Evet. Arif Akın 20 numara. Tanju Demirci geliyor. Ardından Emre Erkal kurasını çekmeye geliyor. Evet, lütfen baş pehlivanlarımız kura çekmeyenler yaklaşsınlar. Tanju Gemici 36 numara. Recep Çakır kurasını çekiyor. Evet. Emre Erkal 18 numara. Recep Çakır 16 numara. Fatih Koyuncu kurasını çekiyor. Fatih Koyuncu 6 numara. Hamza Köseoğlu kurasını çekiyor. Hamza Köseoğlu 32 numara. Mecit Yıldırım kurasını çekiyor. Mecit Yıldırım 46 numara. Güngör Ekin kurasını çekiyor. Evet. Ali Güngör Ekin 40 numara. Semih Turgut geliyor kurasını çekmeye. Ardından Yalçın Öngül kurasını çekiyor. Semih Turgut 8 numara. Cengizhan Şimşek kurasını çekmeye geliyor. Yalçın Öncül 4 numara. Evet, Cengizhan Şimşek. Ardından Kaan Kaya kurasını çekiyor. Cengiz Han Şimşek 14 numara. Abdullah Güngör kurasını çekiyor. Kaan Kaya 28 numara. Süleyman Aykırı kurasını çekiyor. Evet. Abdullah Güngör 12 numara. Yıldıray Pala kurasını çekiyor. Süleyman Aykırı 10 numara. Ardından Erkan kurasını çekiyor. Yıldıray Pala 2 numara. Ali Altun kurasını çekmeye geliyor. Erkan 24 numara. Mustafa Kemal Karabağ kurasını çekmeye geliyor. Ali Altun 44 numara. Evet, Mustafa Kemal Ferhat Balcı kurasını çekiyor. Karaboğa 42 numara Mustafa Kemal Karaboğa. Ardından Osman Özgül kurasını çekiyor. Serhat Balcı 34 numara. Ali Görkem geliyor kurasını çekmeye. Osman Özgün 26 numara. Kemal Şahin geliyor kurasını çekmeye. Ali Gökçen 41 numara. Ardından Salih Eriş kurasını çekiyor.
Kemal Şahin 22 numara. Salih Erinç 30 numara. Beste küçük puanlama. Evet, Ramazan Bircan bekleniyor kurasını çekmek üzere. Evet, son numara kura 38 numara Ramazan Bircan. Evet, baş pehlivanlarımız bir anı fotoğrafı çekecek protokolümüzde. Hemen baş pehlivanlarımızı öne alalım şöyle. Evet, protokolümüzün önüne alalım değerli baş pehlivanlarımızı. Evet, baş pehlivanlarımız birinci turda. Evet, baş pehlivanlarımız birinci turda. Evet baş pehlivanlar. Ana fotoğrafı çekilmek üzere. Her meydandaki ellerinizi alınız. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, baş pehlivanlarımızın birinci tur kura çekimini arz ediyorum. Hamza Özkaradeniz, Yıldıray Palay, Osman Kan, Yalçın Üncül ile, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Koyuncu ile, Mustafa Batu, Semih Turgut ile, Evet baş pehlivanlar. Ana fotoğrafı için lütfen her meydandaki ellerinizi alalım. Süleyman Başar, Süleyman Aykırı ile, Yıldıray Akın, Abdullah Güngör ile, Feyzullah Aktürk, Cengizhan Şimşek ile, Enes Doğan, Recep Çakır ile, Seçkin Duman, Emre Erkal ile, Fatih Atlı, Arif Akın ile, Serhat Gökmen, Kemal Şahin ile, Mustafa Özkaya, Erkan Ertan ile, Orhan Okulu, Osman Özgün ile, Ali İhsan Batmaz, Kaan Kaya ile, Evet Osman'cığım bir saniye. Evet değerli basın mensuplarımız son görüntülerimizi alıyoruz. Değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hasancı, Başkanımız kalıyor, bir de ağamız Sayın Yılmaz Aslan. Evet gelecek yıl güreş afişi için güzel bir resim istiyoruz. Hasan Cengiz, Salih Eriç ile, Yusuf Can Zeybek, Hamza Köseoğlu ile, Recep Kara, Serhat Balcı ile, Faruk Akkoyun, Tanju Gemici ile, Nedim Gürel, Ramazan Bircan ile, Serdar Yıldırım, Ali Güngör Ekin ile, Ali Gökçen, Mustafa Kemal Karaboğa ile, Ali Gürbüz, Ali Altun ile, Osman Aynur, Mecit Yıldırım ile arz ederim. Evet basın mensubu İsmail'im. Evet basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Çok değerli başkanım Sayın Ahmet Çalık'a ve değerli ağamıza teşekkür ediyor. Osman Kan, Baş Yalçın Öncül, pehlivanlarımızı- Hüseyin Gümüşalan, Fatih Koyuncu, Mustafa Batu, Semih Turgut, Süleyman Başar, Süleyman Aykırı, Yıldıray Akın, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Cengizhan Şimşek, Enes Doğan, Recep Çakır, Seçkin Duman, Emre Erkal, Fatih Atlı, Arif Akın, Serhat Gökmen, Kemal Şahin, Mustafa Doğan Özkaya, Erkan Ertan ile, Oğuzhan Okulu, Osman Özgün ile, Ali İhsan Batmaz, Kaan Kaya ile, Hasan Cengiz, Salih Erinç ile, Yusuf Can Zeybek, Hamza Köseoğlu ile, Recep Kara, Serhat Balcı ile, Faruk Akkoyun, Tanju Gemici ile, Nedim Gürel, Ramazan Bircan ile, Serdar Yıldırım, Güngör Ekin ile, Ali Gökçen, Mustafa Kemal Karaboğa, Ali Gürbüz, Ali Altun ile, Osman Aynur, Mecit Yıldırım ile değerli güreş severler, baş pehlivanlık mücadelesi eşleşmeleri bu şekilde. Burada ilgi çeken en önemli kura tabii ki Feyzullah Aktürk ve Cengizhan Şimşek arasındaki mücadele olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir mücadele olacak şüphesiz. Hem Feyzullah Aktürk hem Cengizhan Şimşek özelinde önemli bir mücadele. Osman Kan, Yalçın Öncül birbirlerine stilleri uyan güreşçiler. Bu mücadelede hareketli geçeceğini düşünüyorum. Yine
Hamza Özkaradeniz, Yıldıray Pala arasındaki mücadele de güzel bir mücadeleye sahne olacak. Çekişmeli mücadele olacak. Değerli güreş severler. Tabii ki burada baş pehlivanlık ilk turunda seribaşı çok önemli. Seribaşı tekli numaralar oluyor. A torbası oluyor. Çift numaralar B torbası oluyor. Şener Sar, dilersen muazzam bir bayrak töreni olacak. Ekranları başındaki güreş severlerimizi Cazgir Eminger'in bu coşkulu anonsuyla birlikte bayrak töreniyle ekranları başındaki güreş severleri baş başa bırakıyoruz. Dünya bunu böyle bilecek. Tomaysır. Evet. Ay yıldızı al bayrağımızı hep birlikte ayakta alkışlıyoruz. Tomaysır. Değerli güreş severler, baş pehlivanlarımız ve ay yıldızlı al bayrağımıza son kez şöyle kuvvetli bir alkış istiyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımıza kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yağ görevlilerimiz lütfen baş pehlivanlarımıza yağ getirelim. Evet. Baş pehlivanlar arkadaşlar sıraya girelim. Başkanımız hemen konuşmalarını yaptıktan sonra hemen salacağız. Evet. Bu arada Mehmet Sakarya değerli büyüğümüz iyi yayınlar diliyor. Bursa Kestel'den. Sayın milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın güreş ağamız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, değerli Karamürselliler. 40.sını düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduğumuz Karamürsel, Altın Kemer, Yağlı Pehlivan güreşlerimize hepiniz hoş geldiniz. Atasporumuz yağlı güreşleri yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve yağlı güreş severlere güzel müsabakalar izlettirmek üzere sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bugün Karamürsel Levent Erdoğan Er Meydanı'nda bir arada bulunmaktayız. Özenle hazırlandığımız bu organizasyonumuza baş kategorisinde 46, başaltı kategorisinde 49 olmak üzere toplamda 736 pehlivanımız katılarak bu çayırda kol bağlayacaklardır. Bu katılımlarla son yıllarda ilçemizde yapılan en kapsamlı güreş müsabakalarını izleyeceğiz. İnanıyorum ki yapacağımız çalışmalarla Karamürsel yağlı güreşlerde hasret kaldığımız başarılara tekrar kavuşacaktır. Ben öncelikle bu organizasyonumuz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli büyüğümüz ve güreş ağamız Sayın Taceddin Arslan Beyefendi'ye ve kıymetli ailesine, bu müsabakalara katılan tüm pehlivanlarımıza, protokol üyelerimize, uzaktan yakından bu müsabakaları izlemeye gelen tüm misafirlerimize, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan değerli Karamürselli hemşehrilerime, bu organizasyonun kusursuz geçmesi için yoğun emek harcayan belediyemizin kıymetli çalışanlarına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Karamürsel'in adını güreş tarihine altın harflerle yazdırmış, şimdi aramızda olmayan tüm pehlivanlarımıza, özellikle Gazanfer Bilge amcamız ve Aydın Demir abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızda bulunan Ahmet Taşçı, Sabahattin Kangal, Mehmet Yılmaz ve isimlerini buraya sığdıramayacak olduğumuz daha birçok kıymetli pehlivanımıza sağlık ve afiyetler diliyor.
en derin saygılarımı sunuyorum. Tekraren hoş geldiniz. Başkanımıza yaptığı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, başpehlivanlarımıza hemen. Evet değerli güreş severler. Ekranlara geliyor Sayın Yılmaz Aslan. Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Bu muazzam organizasyona omuz veren, destekleyen değerli büyüğümüz Sayın Taceddin Aslan'ın mahdumu. Hemen yanında da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Mahir Irmak. Federasyonumuzu temsilen burada. Evet, şimdi artık söz baş pehlivanlarımızda, onlar güreşecek, bizler anlatacağız. Evet başpehlivanlarımız, lütfen sıraya geçelim. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Kocaeli Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özlü adına güreş yapıyor. Hamza Özkaradeniz, Kocaeli Başiskele. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel adına güreş yapıyor. Yine bugün arada Oval Mermer sahipleri güreş yapı Sayın Eyüp Turan adına güreş yapıyor. Yıldıray Bağ Samsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozkurt adına güreş yapıyor. Yalçın Özgür Bursa. İstanbul Şehir Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı adına güreş yapıyor. Fatih Oyuncu İstanbul. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. 2023 yılı, 2024 yılı Emre Tarih'ten kuran baş pehlivanlık güreşleri üçüncüsü. Aslı, nesli, bu toprakların evladı, Türkiye'nin her tarafında Karamürsel'i temsil ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karamürsel Yağlı Pehlivan güreşlerimizin değerli güreş ağası Sayın Taceddin Arslan adına güreş yapıyor. Diyor ki ben tüm Kocaeli halkı adına, tüm Karamürseller adına güreş yapıyorum diyor. Hazırlayın elleri. Hüseyin Gümüşalan, Karamürsel. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Tarihi Kırkpınar 2023 yılı baş altı finalisti Osman Kan, Antalya Serik. Yolova Subaşı Belediye Başkanımız Sayın Turan Canbaz adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün Ermeyda... Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar şu anda ilk tur salavatlama yapmak üzere dizildiler. Şimdi dilersen Şener Sar sözü cazgılarımıza bırakalım. Evet, cazgılara bırakalım Recep Tosun. Haydi bakalım, Allah derman versin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın pehlivanı, genç, iddialı başpehlivan Mustafa Batu, Antalya. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın İrfan Püsküllü adına güreş yapıyor. Süleyman Aykırı, Sakarya Hendek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada manevi babam dediği aslı nesli Karamürselli İsmail Öztürk adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa Akhisar Selçuklu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sefa Otomotivlerin sahibi Sayın Sefa Sefer adına güreş yapıyor. Seçkin Duman, Kocaeli İzmit. Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu Otomotiv sahibi ünlü iş adamı Sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. Emre Erkal, Antalya. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız
Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Gölcüklü sevilen iş adamlarından Sayın Erkan Gönenç adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Genkaş Çelik İnşaat sahibi ünlü iş adamı Sayın İsmail Kaşlıca ve Özgür Gencer adına güreş yapıyor. Mustafa Doğan Oskaya, Çorum Mecidözü. Evet değerli güreş severler, İstanbul Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına güreş yapıyor. Er meydanlarımızın milli güreşçilerinden Abdullah Güngör, Samsun. Karamürseli Türkiye'nin muhtarı yerlerinde tarihi Kırkpınar Edirne'de en iyi şekilde temsil ediyor. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin efsane güreş ağası Sayın Taceddin Aslan adına güreş yapıyor. Erkan Artan, Pehlivanlar Diyarı Karamürsel. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 1. etabına ev sahipliği yapan Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Tarihi Kırkpınar 2014 yılı başpehlivan birincisi. Yine bugün er meydanımızda Antalya Kemerli iş adamı Sayın Çetin Tal adına güreş yapıyor. Fatih Atlı, Samsun Ladik. Altın Kemerli Başpehlivanlar Diyarı Karamürselimizin belediye başkanı, tertip komite başkanımız Sayın Ahmet Çalık başkanımızın pehlivanı. Yine Karamürselimizin değerli ağası Sayın Taceddin Aslan adına güreş yapıyor. Arif Akın Karamürsel. Evet değerli güreş severler, Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Aslan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya'da faaliyet gösteren Güvenoğulları İnşaat'ın sahibi iş adamı Sayın Ünal Güven adına güreş yapıyor. Evet, son yıllarda 3 yıldır Avrupa minderlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederek 3 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldu. Vay vay vay, ilk turda Feyzullah Aktürk, Cengiz Han Şimşek. Ama ne kapışma. Haydi bakalım. İstiyorsanız gözünüzü kırpın. Neler olacak neler. Antalya Serik'te faaliyet gösteren GYM Officers sahibi iş adamı Sayın Emre Durmaz adına bugün er meydanımızda güreş yapıyor. Cengiz Han Şimşek, Antalya Serik Gebis. Büyük orta galipleri çok acele cetvel hakemliğine gelerek kurallarınızı çekiniz. Yolova Altınova Belediye Başkanımız Sayın hanımefendi Yasemin Fazlaca adına güreş yapıyor. Yine bugün er meydanımızda, bu er meydanımızda 20 yıl güreş ağırlığı yapan Sayın Avukat Levent Erdoğan adına güreş yapıyor. Kaan Kaya, Karamürsel. Evet değerli güreş severler, 1 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Antalya Korkuteli Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Caran hanımefendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Korkuteli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif Başkanımız Sayın Hasan Can Caran adına güreş yapıyor. Ali İhsan Batmaz, Antalya Korkuteli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahsur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Çerkezköy Erzurumlar Dernek Başkanımız Edip Nurettin Akan adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu Dadaşlar Diyarı Erzurum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın pehlivanı. Cumhuriyetimizin
100. yıl başpehlivanı. Tarih Kırkpınar 2023-2024 yılları baş pehlivan birincisi. Antalya Serik güreşleri ağamız. Veli Demir Otomotiv, Veli Demir filoları sahibi. Sayın Veli Demir ağamızın pehlivanı. Cengiz Yusuf Can Zeybek, Antalya Kepez Duraller. Evet değerli güreş severler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda MG Arsa Yapı, MG Prefabrik Yapı, MG Yapı Market sahibi İstanbullu iş adamı Muhammed Ali İvgin adına güreş yapıyor. Er meydanlarımızın milli güreşçilerinden Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Tanju Gemici, Samsun Terme. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Besten unlu mamulleri sahibi ünlü iş adamı Sayın Süleyman Aslan adına güreş yapıyor. 2015-2018 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Osman Özgün, Kocaeli Gölcük Halıdere. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın başkanımızın pehlivanı. Tarih Kırkpınar 2004, 2007, 2008, 2016 yılları baş pehlivanlık birincisi. Aslı Nesli Ordu Ünyeli. Recep Kara Ordu. İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün pehlivanı. Aynı zamanda bugün burada Karamürselli iş adamı, Marmara Eloksal Limited şirketleri sahibi Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Er meydanlarımızın milli güreşçilerinden Serhat Balcı, Samsun. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefik Kara adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Kemerli iş adamı Çetin İnşaat, Çetin Turizm ve Çetin Gayrimenkullerin sahibi Sayın Çetin Dal adına güreş yapıyor. 2024 yılı Edirne Tarihi Kırkpınar başaltı güreşlerinde kürsü yaptı, baş pehlivanlığı yükseldi. Er meydanlarının yeni baş pehlivanlarından Kemal Şahin, Samsun. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serik güreşlerimizin güreş ağası. Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Serik güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin efsane güreş ağası Sayın Taceddin Aslan'a da teşekkürlerini sunuyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladik. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Serik Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağamız Veli Demir Otomotivleri Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Karapürçek. Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Başkanımızın pehlivanı. Yine güreşlerimizin efsane ağası, Türkiye'nin ünlü sanayicisi, güreşlerimizin ağası Taceddin Aslan adına güreş yapıyor. Güngör Ekin, Karamürsel. Ankara ASKİ Genel Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Salih Eriç, Samsun Tekkeköy. 1 Eylül tarihlerinde
tüm güreş severleri Antalya Korkuteli Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Caran hanımefendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada Altınova'da faaliyet gösteren Altınovalı esnaflardan lüks meyve dünyasının sahibi Tevfik Bozkanat adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Yine bugün Ermenistan'ımızda Antalya'da faaliyet gösteren Gönül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. Tarih Kırkpınar 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarih Kırkpınar baş pehlivan birincisi Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli Sımandır. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Menderes Dal adına güreş yapıyor. Ali Altun, Antalya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karamürsel'de faaliyet gösteren Işık Oto aksesuarlarının sahibi Sayın İsmail Işık adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli. Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde güreş yapıyor. Yine bugün burada Besten ünlü mamulleri sahibi ünlü iş adamı Sayın Süleyman Aslan adına güreş yapıyor. Ramazan Bircan, Antalya Kumluca Beykonak. Evet değerli güreş severler, 29 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Manisa Yunus Emre Belediyesi Yuntağ Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı adına güreş yapıyor. Eski başpehlivanlardan merhum Yörük Mehmet'in mahtumu Ali Gökşen, Manisa Turgutlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Karamürsel'de yıllarca avukatlık yapmış rahmetli Bilge İhsan Avukat Tamer Yalçın adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Karaboğa, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Bal Gurmesi Cengiz Eski adına güreş yapıyor. 2006 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Osman Aynur, Antalya Serik. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın Özgür Kabaday adına güreş yapıyor. Mecit Yıldırım, İstanbul Şile. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Besten ünlü mamulleri sahibi Sayın Süleyman Aslan adına güreş yapıyor. Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Evet değerli güreş severler, 1 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Antalya Korkuteli Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Caran hanımefendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kurtoğlu galerilerinin sahibi Mehmet Ali Kurt adına güreş yapıyor. Recep Çakır, Antalya Korkuteli İmrahor. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız, görüyorsunuz 46 başpehlivanımız resim gibi er meydanına dizildi. Bugün bu er meydanında 46 başpehlivanımıza ve 1000'e yakın pehlivanımıza kol bağlatan Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık başta olmak üzere tüm kurmaylarına ve bu güzel güreşe emeği geçen tüm paydaşlara şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Yiğitler meydanda sıralanmışlar. Ayak, deste, orta, başa güreşir. Davulun sesiyle öğrelenmişler. Hepsi de coşa, coşa güreşir.
Yürürken pehlivan kollarını açar, peşref çeken eller havada uçar. Bazıları güreşten kaçtıkça kaçar, yiğitler rakibe koşa koşa güreşir. Filiz Nurullah'tan Aydın Demir'e İdman'da mandayı gömdü Ahmet Taşçı çamura. Uyar ama haktan gelen emire, varmaz güreşmeyene kız bizim elde. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızı hep beraber alkışlar diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, bugün özelinde tarihi Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık boyunda Allah Allah nidalarıyla salavatlanıyor koç yiğitlerimiz. Ali Gürbüz ekranlarda, Türkiye adı güreşinin megastarı. O bir fenomen değerli güreş severler. Yusuf Can Zeybek ve Orhan Okulu yan yana. Son Kırkpınar ve Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek önde gidiyor. Ve Feyzullah Aktürk, milli güreşçimiz. Rakibi Cengiz Han Şimşek. Ama neye karşılaşma, ama ne mücadele olacak. İşte Yusuf Can Zeybek. Kırkpınar Altın Kemeri emaneten omuzlarında. Son 2 yılın 2025 yılında ebedi altın kemerin sahibi olabilmek için Sarayçıyer meydanına çıkacak. Megastar Ali Gürbüz ekranlarda ve Cengiz Han Şimşek günün ilk turdaki en zorlu kapışmasına tutuşacak. Kiminle? Feyzullah Aktürk'le birlikte. Haydi Allah derman versin Şener Sar. Evet, bugünün çok önemli müsabakalarının bir tanesi Cengiz Han Şimşek ve Feyzullah Aktürk arasında ve iki başpehlivan da Kırkpınar'da istediğini alamayan iki başpehlivan. Hüseyin Gümüşalan bizim sağ kameramızın tam önünde şu anda Hüseyin Gümüşalan. Çok büyük bir tezahüratı söz konusu. Evet, Hüseyin Gümüşalan Türkiye adı güreşinin yeni Koca Yusuf'u. Kendi sağ ve seyircisi önünde güreşecek değerli güreş severler. Ve Cengiz Han Şimşek, Feyzullah Aktürk kapışması. Haydi bakalım yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV, World Türk TV ve TV 264 ve ayrıca Nokta TV, Doğa Türk TV YouTube kanalına ve ayrıca güreşin hakkını verenler Er Meydanı, sadece Güreş Pehlivan TV, Yağlı Güreş Pehlivanları sosyal medya adreslerine mesajlarınızı yollayın değerli güreş severler. Yalçın Kaynak iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum değerli dostuma. Değerli hocam Mustafa Uzun Ankara'dan iyi yayınlar demiş. Hayat boşluğu kabul etmez. Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Doktor Mustafa Uzun değerli hocama selam, saygı ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Hüseyin Gümüşalan ekranlarda. Zafer Taşbilek Sivas'tan iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. 3 Eylül Salı günü Sivas Belediye Başkanımız Adem Uzun himayelerinde tertip edilecek Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşleri. Köyceğiz'den Faruk Teknik iyi yayınlar diliyor. Faruk Güngör iyi yayınlar diliyor. Değerli mesai arkadaşım Fatih iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum.
Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba Derneği de tüm pehlivan kardeşlerimize başarılar diliyoruz demiş. Hüseyin Gümüşalan ilk turda Fatih Koyuncu ile kapışacak. Değerli güreş severler, Serdar Yıldırım ekranlarda. Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk bu turun hiç kuşkusuz ve Ali Gürbüz. Ali Altun'la eşleşti ilk turda. Haydi bakalım. Yusuf Can Zeybek. O da ekranlara gelecek. Ali Koygun iyi yayınlar diliyor. Karamüsel sepetinin yarım asırlık temsilcisi. Bakalım Megastar Ali Gürbüz erken bir galibiyet söz konusu olabilecek mi? Bugünün sonunda zirvedeki yerini alabilecek mi? Evet, Feyzullah Aktürk ve Cengizhan Şimşek kapışması bu turun en zorlu kapışması. Ali Gürbüz güreşinde ekranlara alacağız. Hayır, arkadaki güreş değerli yönetmenim. Soldaki güreş. Kamera verin, geniş gör. Evet, kamera verin, geniş gör. Geniş gör. Abi yavaş. Sol kadraja Orhan Ukulu'yu alabiliriz. Hemen önümüzde. Ya da Yusuf Can Zeybek olabilir. Orhan Ukulu olsun tam önümüzde. Sol üst kadrajda. Sol alt kadrajda Ali Gürbüz. Sağ üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan. Sağ alt kadrajda Cengizhan Şimşek. Evet, bu mücadele. Evet, böyle kalalım. Evet, böyle kalalım. Evet, böyle kalalım. Sağ oldukça kalabalık. Daha sonra Yusuf Can Zeybek güreşini de alacağız. Orhan Okulu sol üst kadrajda Osman Özgü ile. Sağ üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan, Fatih Koyuncu ile sağ alt kadrajda günün kapışması Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk'te sol alt kadrajda da Megastar Ali Gürbüz'de. Şener Sar değerlendirmelerini alacağız. İlk tur kapışmalar özelinde. Evet Recep Tosun, iki önemli mücadele. Öncelikle Cengizhan Şimşek ve Feyzullah Aktürk arasındaki mücadele ekranın sağ alt kadrajında. İki baş pehlivanımız da yine sol alt kadrajda Ali Gürbüz, Ali Altun mücadelesinde her an bir yeniş çıkabilir mi bakıyoruz. Sol alt kadrajda. Tam ekran yapalım sol alt kadrajı. Şu anda Ali Gürbüz iç kazık ters paçayla adını ikinci tura yazdıran ilk baş pehlivan oldu Karamürsel Er Meydanı'nda değerli güreş severler. Evet, Ali Gürbüz yine çok iyi yaptığı oyun. İç kazık ters paçayla rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Ali Gürbüz gerçekten bu sezon çok iyi. Özellikle CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde 50 puanla lider durumda ve yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ali Gürbüz sağ alt kadrajda. Evet, şu anda Feyzullah Aktürk, Cengizhan Şimşek arasındaki mücadele. İki baş pehlivanda tabii ki Kırkpınar'da istediğini bulamadı. Feyzullah Aktürk özellikle lig güreşlerinde istediği, arzuladığı puanları alamadı. Onun için çok önemli. Çünkü haftaya CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağı Balıkesir Kurtdere'de olacak. Kendilerini son olarak tabii ki bugünkü güreşlerde göstermek zorundalar. Feyzullah Aktürk hem Cengizhan Şimşek. Ekranın sol üst kadrajında Orhan Okulu, Osman Özgün mücadelesi ekranın sol üst kadrajında ve bu arada bir yanış Yusufcan Zeybek adını acaba yazdırdı mı diyorum. Orada bir karıştı güreş, çarpıştılar. Hakem tekrar güreşi devam ettiriyor. Değerli güreş severler, ekranın sağ alt kadrajında Cengizhan Şimşek kasnaklardan paça arıyor. Şu anda
Hüseyin Gümüşalan rakibi Fatih Koyuncu karşısında rakibini bastırdı Fatih Koyuncu'yu. Ekranlarımızda Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk mücadelesi devam ediyor. Ve güreşi arayan Cengizhan Şimşek el kasnakta, arka kasnaktan rakibini üstünlük sağlamaya çalışıyor. Cengizhan Şimşek bu arada bir boyunduruk denemesi. İç kazık, ters paça Ali Gürbüz, Ali Altun karşısındaki galibiyet tekrar ekranlara geldi. Orhan Okulu, Osman Özgün mücadelesi sol üst kadrajda. Yusufcan Zeybek adını ikinci tura yazdırdı. Hamza Köseoğlu karşısında değerli güreş severler. Evet, yeni şahını tekrar ekranlarda değerli güreş severler. Bu arada Cengizhan Şimşek bastırdı Feyzullah Aktürk'ü. Evet, arka kasnakta. Evet, dış kazık oyuna devam ediyor. Yandan gerdanlama Cengizhan Şimşek'ten. Bakalım burada bir yenik çıkacak mı? Şu anda Cengizhan Şimşek dış kazıklarla, gerdanlamayla oyun arıyor. İç kazık arıyor. Tekrar gerdanlama. Kombine oyunlar çalışıyor. Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk karşısında. Evet, bu arada Enes Doğan da rakibi Recep Çakır'ı mağlup ederek o da adını ikinci tura yazdırdı. Sağ alt kadrajda tam ekran yapalım. Cengizhan Şimşek günün kapışmasında Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek adını o da ikinci tura yazdırdı. Evet, çok güzel. Yan kazık, yan paçada iç çangalla çok Hüseyin güzel düşürdü. Gümüşalan mücadelesini ekrana alalım değerli yönetmenim. Evet. Her an bir yeni çıkabilirdi. Tekrarını alabiliriz. Çok güzel bir oyun yaptı Cengizhan Şimşek. Yan kazık, yan paçada ve iç çangalla. Bakın. Çok da güzel. İç çangalı da çok iyi vurmuş. Cengizhan Şimşek adını ikinci sıra yazdırdı. Göcek'ten değerli Mithat Dim'in dayısı Salih Yavuz büyüğüm iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. İrfan Deniz Çapkın değerli kumandanımız da iyi yayınlar demiş. Evet, sağ üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan. Sol üst kadrajda Orhan Okulu. Sağ üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan her an bir yeniş yapabilir değerli yönetmenim. Dış kazıktan açtı Hüseyin Gümüşalan, her an ters paçaya vurursa. Sağ alt kadrajda bir mücadele söz konusu, bir payandamız. Evet, Süleyman Başar. Süleyman Aykırı'yı, sanırım rakibi Süleyman Aykırı yanılmıyorsam. Evet. Evet, Süleyman Başar rakibini yenerek Adını ikinci tura yazdırdı. Çok da güzel. Hüseyin Gümüşalan sağ üst kadrajda. Bir kez daha paça kazıkta. Tam ekran alalım değerli öğretmenim. Evet, teşekkür ediyorum. İç paçayı da yakaladı. Dış kazık iç paçadan net bir galibiyet Hüseyin Gümüşalan'dan. Kendi sahabesi önünde
Dolu dizgin yoluna devam ediyor. Ali Gürbüz de Megastar, o da alın ikinci tura yazdırdı. Cengizhan Şimşek. İşte bakın, tekrarını izliyorsunuz. Bu oyunu havada kolay kolay iç kazı bulmak kolay değil Recep Tosun. Çünkü boy avantajını, kol avantajını çok iyi kullandı Hüseyin Gümüşalan ve havada iç kazığı buldu. Yani paçakazının devamında havada çok güzel iç kazığı bularak rakibini açık düşürerek yoluna devam ediyor Hüseyin Gümüşalan. Evet, Orhan Okulu'nun sol üst kadrajda baskısı devam ediyor. Osman Özgün'ü bastırdı bu kez sağ alt kadrajda. Ali Gökçen. Sanırım Mustafa Kemal Karabo. Evet, Ali Gökçen. Manisa Turgutlulu Ali Gökçen, eski başpehlivan Yörük Mehmet'in mahdumu, adını ikinci tura yazdırdı. Bakın, künde kılçık pozisyonunda, değerli öğretmenime teşekkür ediyorum. Evet, künde kılçık pozisyonunda kılçık yapan Ali Gökçen adını ikinci tura yazdırdı. Tekli ekranda kalalım diğer güreşi bulana kadar değerli yönetmenim. Sağ üst kadrajda kalabiliriz. Ya da sol üst kadrajda, tekli ekranda. Evet, diğer kameralarımızda çayırdaki mücadeleyi bulabilirler. Tam kulenin önünde Osman Aynur var. Tam kulenin önünde. Mecit Yıldırım'la mücadele ediyor Osman Aynur. Tam kulenin dibinde değerli yönetmenim Osman Aynur'un bir mücadelesi var Mecit Yıldırım'la birlikte. Evet, teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Sağ alt kadrajda Osman Aynur. Sağ üst kadrajda Yıldıray Akın. Sol üst kadrajda Orhan Okulu. Sol alt kadrajda Mustafa Batu. Semih Turgut mücadelesi. Evet, bu şekilde kalalım. Yorumlarınızı, mesajlarınızı değerli güreş severler, Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264 sosyal medya adreslerine ve ayrıca doğatürk.tv.tv YouTube kanallarına yine Er Meydanı güreşin hakkını verenler sadece güreş pehlivan TV ve yağlı güreş pehlivanları sosyal medya portallarına mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Orhan Okulu'nun sol üst kadrajda baskısı devam ediyor. Muhtemelen ihtarı gelecektir Recep Tosun. Çünkü bariz bir üstünlüğü var. Orhan Okulu Osman Özgün karşısında. Evet, ikinci ihtar geldi Osman Özgün'e kule tarafından Recep Tosun. Sol üst kadrajda Osman Özgün'ü helal olsun. Orhan Okulu'yla öyle bir güreş yapıyor ki almış olduğu her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olsun. Bu Osman Özgün hakikaten çok büyük pehlivan. İç kazık ters paçada Orhan Okulu. Yaklaşık 15 dakika Orhan Okulu gibi star bir baş pehlivanla kıyasaya güreş yaptı. Ben böyle baş pehlivanları tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bu sahaya çıktığın zaman son terine kadar mücadele edeceksin. Bakın her şeyini ortaya koydu hakikaten.
Senin güreşin var mı Osman'la? Olması lazım. Var onunla güreşim. Ve Orhan Ukulu da ikinci turda. Değerli güreş severler. Kocaeli Yani- Karamüseler Meydanı'nda. Üçlüde kalalım, teklide kalalım değerli yönetmenim. Yine Evet bu- böyle kalalım, fark etmez. Böyle kalalım. Sol üst kadraja kim geldi? Türk yağlı güreşinin yeni yıldızı. Taceddin Aslan değerli büyüğümüzün de adına güreş yapıyor. Sinan Yıldız. Kendi sahabe serisi önünde büyük ortada büyük favori olarak güreşiyor Sinan Yıldız. Sol üst kadrajda. Evet, Sinan Yıldız şu anda büyük ortada CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde lider durumda. Kendini önümüzdeki hafta onun için çok çok kritik bir hafta olacak. Kurtdere güreşleri. Orada alacağı puanlar çok önemli ki baş altına yükselebilmesi için Sinan Yıldız üstüne koya koya geliyor. Ben varım diyor. Ve Sol üst kadraj güreşi kaçırdı. Daha solda kaldı sol üst kadrajdaki mücadele. Önemli değil. Bu mücadelede Abdülvasi Balta. Evet, o da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı, aynı zamanda aslen Gölcüklü milli güreşçi Abdülvasi Balta da bu sene Kırkpınar'da. Sağ alt kadrajda her an bir yeniş olabilir değerli yönetmenim. Tam ekran yapalım. Osman Aynur yağlı güreş tabiriyle şu anda Çöküyor. evet Şu anda çöküyor. Mecit Bakalım. Yıldırım'ı da tebrik edelim. o da iyi mücadele ediyor. Kleyi Hangi- taktı. Evet çok yoruldu Mecit Yıldırım. Sağ üst kat evet pes etti artık. Hasan Cengiz de aynı kadrajda. Salih Yerinci mağlup etti. Osman Aynur da Mecit Yıldırım'ı mağlup ederek ikinci turda yollarına devam edecekler. Evet Mustafa Batu ve Semih Turgut. Bir mücadele daha olacak. İkili ekran alabiliriz. Ali Altun. Evet. Düzeltiyorum. Yıldır'a yakın. Değerli öğretmenim, Yıldır'a yakın mücadelesi sağ tarafa alabiliriz. Benim tam önümde Yıldır'a yakın mücadelesi. Benim tam önümde. Bu mücadele evet. Evet bu mücadele diğer yerdeki mücadeleyi de alalım Mustafa Batu. Sol ekranın solunu alalım. Baş pehlivanlık mücadeleleri devam ediyor. Değerli güreş severler. Semih Turgut, Mustafa Batu ekranın solunda. Evet, oradan bir kılçık gelecek mi? Semih Turgut, Mustafa Batu arasında. Yan kasnakta Semih Turgut eğer paçayı alırsa çevirecek mi? Evet. Evet, çok da güzel bir şekilde Semih Turgut oyunu gerçekleştiriyor. Yan kazıkta ve kendi oyunuyla Mustafa Batu açık düştü. Semih Turgut adını ikinci tura yazdırdı. Karamürselli bakın tekrar ekranlarda yan kazıkta. Evet, eli paçada uzanmaya çalışıyor. Ama burada bir ayak hamlesi var ve kol hamlesi var. Çok da güzel. Rakibini açık düşürüyor. Semih Turgut adını ikinci tura yazdırdı. Evet, ekranlarda Yıldır'a yakın Abdullah Güngör mücadelesi devam ediyor. Değerli güreş severler. Hüseyin Soğukoğlu, Gözcük Hamidiyet. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tayyip Büyükbakan'la güreş yapıyor. Ali İmamoğlu, Kocaeli. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozkay adına güreş yapıyor. Bekir Can Özturgut, Bursa Mustafa Kemal Paşa. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Niyazi Efi Kara adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren
Çetin İnşaat, Çetin Gayrimenkul, Çetin Turizm, Çetin Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Çetin Kan adına güreş yapıyor. Yücel Yazıcı, Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Tolga Turan, Antalya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tayyip Büyükakın adına güreş yapıyor. CESA makineler sahibi iş adamı Sahip Kahraman adına güreş yapıyor. Erkan Doğan Kocaeli. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Alcıoğlu adına güreş yapıyor. Bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren iyi gıdalar sahibi iş adamı Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engin Can Akşit, Antalya. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yunus Emre Akman, Kocaeli Gölcük. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Aynı zamanda bugün burada Nurbiç Oteller sahibi iş adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Mehmet Kırat, Amasya Belda. Evet, aslı nesli bu toprakların öz evladı olan. Bugün burada Karamüseliğimizin çiçeği burnunda değerli belediye başkanımız Sayın Ahmet Çalık Bey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda güreşlerimizin güreş ağası olan Sayın Taceddin Aslan Bey'in mahtumu Sayın Yılmaz Aslan adına güreş yapıyor. Mert Altın, Altın Kemerli Başpehlivanlar Diyarı Karamüsel. Yalova Kaytazdere Belediye Başkanımız Sayın Doğan Çitil Bey adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Bilgiçler Kasap, Bilgiçler Et ızgara sahibi pehlivanlarımızın hamisi ağabeysi olan. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar ilk tur kapışmaları hemen hemen bir mücadele haricinde tamamlandı. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek hepsi ikinci tura yazdırdı. Orhan Okulu, Enes Doğan gibi birçok isimler. Yıldıray Akın ve Abdullah Güngör mücadelesi kaldı. Canlı yayın kabinimize özel bir konuğumuz geldi değerli güreş severler. Atasporumuz güreşe sırtını değil yüzünü dönenlerden ve aynı zamanda yağlı güreş düzenlenen Kentler Birliği'nde yeni üyesi Derince Belediye Başkanımız Sayın Sertif Gökçe yayın konumuza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Sayın Başkanım Er Meydanı'ndayız. Evet. İlk hissiyatlarınız nelerdir efendim? Evet, ortam gerçekten çok güzel. Seyirci çok heyecanlı. Türkiye'nin birçok yerinde güreşçiler gelmiş. Birçok belediye başkanı adına yarışan mükemmel bir ortam. Bu atasporumuzun yaşatılması ve gelecek kuşağa da tanıtılması anlamında çok önemsiyorum ben bunu. Çok da keyifli bir maçlar çıkıyor. Ben de izlerken kendimi kaptırmıştım bir anda. Ama tabii bir anda birçok kişi yarıştığı için bir iki yere odaklanmıştım. Diğerlerini kaçırdım ben. Evet. Sayın Başkanım yakın zamanda sizleri ziyaret etmiştik. Atasporumuza hakikaten özellikle kurumsal anlamda Yağlı Güreş Birliği'ne üye olmanız memnuniyet verici. Nasıl gelişti efendim o konuda? Evet, şimdi sizin de bildiğiniz gibi bizim İshakçılar mevkimizde bir sahamız var. Bu iş için yapılan. Kalıcı modern güreş sahamız var. Evet. Evet, sahamız var ama takımımız yok. Bu bana biraz garip geldi. Dolayısıyla bizim o bölgede de insanlarımızın bu spora çok ciddi ilgisi var. Özellikle bu Taşköprü mevkisinde bulunan Körfez ve Derince bağlı köylerimizin atasporuna karşı ciddi bir ilgisinin olduğunu da gördüm. Bizim de belediye başkanı olarak halkımızın ilgisinin olduğu, halkımızın tercih ettiği, halkımızın istediği her projede var olacağımıza söz vermiştik seçim öncesinde de. Dolayısıyla ilk iş olarak bu birliğe üye olmak Harika. oldu. Çünkü bu birliğe üye olduğun zaman birçok şeyde haberdar oluyorsun. Ona göre istişareler yapıyorsun. Dolayısıyla hiç düşünmeden ilk yaptığım işlerden bir tanesi belediye meclisinde bu birliğe üye olmaktı. Bizim amacımız uzun vadede bu atasporumuzu geliştirmek ve orada da marka haline getirmek. Evet, ayrıca sadece güreş özelinde değil birçok amatör spor branşlarında göreve gelir gelmez destekleme noktasında tüm kurmaylarınıza direktifleri verdiniz. Derince bir spor kenti olarak Körfez'de yükselen bir değer olarak ortaya çıkacak dediniz. Şu anda ne aşamada efendim çalışmalar, projeler? Evet, şimdi biz hep şöyle düşündük. Kentlerin bir kimliği olması lazım.
Derince bu saatten sonra bir sanayi şehri olmayacağına göre ve liman da Derince'yi tamamen bitirmiş. Ama biz Derince için kültür, sanat ve spor şehri olarak bir vizyon koyduk. Önümüzdeki dönemde Derince için bu üç ilke doğrultusunda çalışacağız. Sanat, kültür ve spor kenti olması konusunda elimizde gelen birçok şey yapacağız. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Derince artık kültür, sanat ve sporla anılacak bir ilçe olacak. Evet, şimdi karamsel güreşleri çok büyük bir organizasyon ama burada çok özel değerlerimiz omuz verdiler. Kim? Asmar Holding Onursal Başkanı Güreş Ağamı Sayın Taceddin Arslan. Dolayısıyla Derince'de de birçok sportif branşlar halihazırda ulusal ya da uluslararası bu noktada projelendirilirken yapım aşamasında, organizasyon noktasında Derinceli STK'lar ve toplum kuruluşlarına buradan seslenmek ister misiniz? Çünkü tek taştan duvar olmaz. Buyurun efendim. Aynen. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle belediyelerin son zamanlardaki ekonomik durumu ortada. Tasarruf tedbirleri de ekstra bir durum yarattı. Dolayısıyla bu saatten sonra buradaki Taceddin Bey'in yaptığı gibi o bölgenin insanı, özellikle Taşköprü'de doğmuş, büyümüş ve şu anda İstanbul'da ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan iş adamlarının artık dönüp kendi memleketlerine, kendi bölgelerine yardım etmesini gerektiğine inanıyoruz. Bunlara da çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bizim o bölgede doğup büyüyen ama Türkiye'nin ve Avrupa'nın hatta Amerika'ya giden, yaşayan birçok iş adamımız var. Bu insanlara biz destek istiyoruz bu sporlarımıza. Çünkü bunları yaşatmak tek başına belediyenin bütçesiyle olacak gibi değil. Ama bunların da olması gerekiyor. Başta da söylediğimiz gibi çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimi açısından bu sporun ve sanatın geliştirilmesi lazım. O konuda o bölgede yaşayan ya da o bölgede doğmuş ama şu anda başka yerlerde faaliyet gösteren iş adamlarımızın bu konuda çok duyarlı olmasını bekliyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Evet, bu dinamikleri bir şekilde Derince'ye de kazandırmamız gerekiyor. Çünkü Aynen. önemli bir misyondasınız. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu Sayın Başkanım. Siz göreve geldikten sonra kurmaylarınız var. Güreş anlamında çok deneyimli isimler söz konusu. Bir çalışma söz konusu ama henüz daha netlik kazanmadı. Çünkü siz belediye olarak biz lojistik destek sunacağız ama Derince'mizin dinamikleri de omuzlayacak dediniz. Dolayısıyla bu birlikteliklerin sonrasında neler bizi bekliyor efendim? Aynen sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda bir spor çalışmalarımız devam ediyor. Geri kalan bütün hazırlıklarımız tamam. O konuda da bir ilerleme kaydettiğimiz anda itibaren takvime uygun bir şekilde Taşköprü'de de biz bu sporu devam ettireceğiz. Yakın bir zamanda bunun haberini size vereceğiz. İnşallah değerli güreş severler, Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Nokta TV, Doğa Türk TV ve 5 sosyal medya ortak canlı yayın ağında konuğumuz Derince Belediye Başkanımız Sayın Sertip Gökçe'ydi. Samimi ve içten açıklamalarında bulundu. Bugün buraya da gelmesi bizler için çok anlamlı ve önemliydi. Hem Ahmet Çalık Başkanımızın adına hem de güreş ağamız Sayın Taceddin Arslan adına ve camiamız adına kendisine şükranımızı sunuyoruz ve protokollerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayak boyu pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Lütfen kulübüne gidiniz. Emre bak bu Ayak boyu pehlivanlarımızın Evet, puanlama mücadeleler saati gelmiştir. Lütfen kulübüne gidiniz. Serdar Yıldırım mücadelesi ekranlarda. Ali Güngör Ekin'le kapışıyor. Ekranı ikiye bölebiliriz değerli öğretmenim. Hemen bu mücadelenin arkasında aynı kadraja geldi. Evet, aynı kadraja geldi. Osman Kan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Yalçın Öncül. Aynı kadrajdalar. Bağlar. Evet, minik bir boy pehlivanları sıraya geçelim. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Minik bir boy güreşlerinde çeyrek final müsabakası. Ekranı ikiye bölebiliriz değerli öğretmenim. Aynı kadrajda Osman Kan mücadelesi. Altınoluk Belediye Başkanımız Sağ üst tarafta Osman, Serdar Yıldırım ön kadrajda. Aynı zamanda Sayın Avukat Levent Erdoğan. Ekranı ikiye bölerek verebiliriz değerli yönetmenim. Sinan Kadirov, Yalova Altınova. Serdar Yıldırım tekte aldı, koltuk altından bastırdı, bloke etti ve adını ikinci tura yazdırdı Serdar Yıldırım.
Baş pehlivan Serdar Yıldırım rakibine galip. Enver Furkan Koçkıran. Aşçıoğulları yapı sahibi Bekir Aşçı adına güreş yapıyor. Bursa Yıldırım. Evet, Yalçın Öncül ekranın sağında. Atakan Mehmet Karakuş. Onu tam ekran verebiliriz değerli öğretmenim. Evet, tam ekran verim. Her an puan çıkabilir çünkü tam önümüzde. Dış kasnakta Osman Kan, Yalçın Öncül tek daldı. Osman Kan mı Yalçın Öncül mü toparlanmak istiyor. Osman Kan dış kasnakta çok güçlü duruyor. Toparlanmak istiyor Yalçın Öncül. Başkanımız Sayın Mustafa Bozdey adına güreş yapıyor. Karamüseler meydanında kıran kırana mücadele ve Osman Kan ikinci turda. Yalçın Öncül arası yapılan müsabakada baş pehlivan Osman Kan rakibine galip. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Can İnan adına güreş yapıyor. Baş pehlivanın güreşlerinde Abdullah Güngör ile Yıldıray Akın arası yapılan müsabakada baş pehlivan Yıldıray Akın baş pehlivanımıza hakem heyetimiz tarafından bir iptal verilişi arz oldu. Sakarya Karatürk Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çoruhlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Koltuk Hastaneleri Arkası söyledim abi, notlar alıyorum diyor adam. Kadir Mutlu adına güreş yapıyor. Hamza Atipoğlu Sakarya Karatürk. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozdey adına güreş yapıyor. Miraç Mutlu Margari Ağustos. Baş pehlivanın güreşlerinde Yıldıray Akın ile Abdullah Güngör arası yapılan müsabakada baş pehlivan Yıldıray Akın rakibine galip. Allah Allah illallah. Alt boylarda Muhammed Resulullah, yiğitlik kıyasıya bir başarılar, mücadele işler söz konusu. maşallah. Allah derman versin. Kocaeli Karamürseler Meydanı değerli güreş severler. Tertip Komite Başkanı Sayın Ahmet Çalık, güreşlerimizin değerli güreş ağası Asmar Holding Onursal Başkanı Sayın Taceddin Arslan himayelerinde tertip edilmekte. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur, Enes Doğan, tüm yıldız isimler ikinci turda. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, minik iki boyu güreşlerinde çeyrek final müsabakaları. Gürbüz'de inşaat sahibi Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, doğatürktv.tv, Eğer Meydanı sosyal medya portalları, güreşin hakkını verenler sadece güreş, Pehlivan TV yağlı güreş pehlivanları. Muazzam bir yağlı güreş canlı yayın ağındayız. Değerli güreş severler. Ulaşamadığımız ne bir köy, ne bir ilçe, ne bir il. Avrupa'dan, dünyadan izleyebileceğiniz tüm ulusal ve yerel kanallarla, sosyal medya ağıyla birlikte Karamürsel güreşlerini yayınlıyoruz. Taha Öztürk. Aşçıoğlu İnşaatlar adına güreş yapıyor. Bursa. Adım geçsin diyor. Gürbüzler İnşaat sahibi Mimar Dinçer Gürbüz adına güreş yapıyor. Bediran Çakmak İstanbul. Serhat Şehir Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Büyük orta pehlivanlarımızdan puanlama saatinde Hamza Benim sesim geliyor. Alırak Edirne. Ne oldu?
Berat Alperoğlu İstanbul. Açık düştü yani. Açık düştü. Yok ben değilim ama öyle gördüm ben. Yok ben kaldırmadım. Mert kime geçeceksen geç, ben de şey değiştireyim. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanları alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Teşvik bir boy pehlivanları. Teşvik bir boy pehlivanları, çok acele sıraya geçelim. Evet teşvik birler, acele edelim. Şerif Ali bir es ver. Evet değerli güreşseverler, değerli misafirler. 40. Karamürsel Altın Kemer Yal Pehlivan güreşleri meydanımıza. Gazi meclisimizde bizleri temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Nail Çiler Beyefendi meydanımıza şeref verdiler. Sayın Vekilimize tertip komitesi adına hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine beraberlerinde Yalova Subaşı Belediye Başkanımız Sayın Turan Canbay meydanımıza şeref verdiler. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Deste orta boyda Emirhan Koç. Protokol ekranlarda ve mücadelelerde devam etmekte. Muhammed Can Karakuş. Müsabakalarının galipleri. Cebel hakemine giderek isimlerinizi yazsınız. Ne var ne yok? Yine Karamürsel meydanımıza. Evet değerli güreşseverler, Karamürsel ilçe başkanı ekranların başında mücadeleler devam ederken canlı yayın kabinimize Kocaeli'nin topuklu Efes'i Kocaeli İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ediyoruz. Buradasınız, Meydanı'ndasınız ama Kırkpınar'a da geldiniz. Ayağınıza sağlık. Camiamız adına teşekkür ediyoruz. Öncelikle burayı sorayım. Nasıl bir hava buldunuz? Kırkpınar'da nasıl bir hava vardı? Şimdi söz sizde efendim. Valla ikisinin de havası ayrı. Ben atasporu güreşi ayrıca bireysel olarak da izlemeyi çok seviyorum yıllardır. Ama Kırkpınar'a ilk defa gitme fırsatım oldu. Yıllardır çok istiyordum Kırkpınar'a gitmeyi. Canlı canlı görme fırsatım oldu ve 3 gün boyunca da sabahtan akşama kadar da takip ettim güreşleri özellikle ve gerçekten keyifliydi. Buranın havasıyla tabii ki oranın havası bambaşka. Kesinlikle. Burada başka bir gerçekten ciddi bir mücadele var. Kırkpınar'ın tabii ki çok artık tarihi, yani işte kaç yüzyıllık bir tarihten Misyonu var, bahsediyoruz. evet. Dolayısıyla muhteşem bir misyonu da temsil ediyor orası. Tabii ki oradaki güreşen sporcularımızın da performansı muhteşemdi. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ben çok keyifli izledim. Şimdi ben araya girmek istiyorum değerli güreşseverler. Sayın Başkanımız Kırkpınar'a geldi. Sadece Kocaeli pehlivanları değil, tüm pehlivanları bağrına bastı ama ayrıca güreş sahasının dışında pehlivanlarımızın dinlenme yerleri vardı. Desteden başa kadar tüm Kocaeli güreşleri orada bir nevi moral motivasyon verdiniz. Evet. Ayrımcılık yapmadan, kutuplaştırmadan birleştirme rolünüz muazzamdı. Ben bir kez daha tebrik ediyorum sizi bu davranıştan dolayı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tabii kendi ilimizi temsil eden arkadaşlarımızın oradaki mücadelesi çok kıymetliydi. O yüzden de onlara her fırsatta destek vermeye çalıştık. Hepsine başarılar dilemeye çalıştık. Sonuçta adı üzerinde atasporumuz ve önce demokrasiyi, kardeşliği, birbirine saygıyı gerektiren spor dallarından bir tanesi. Ve yüzyıllardır süre gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Bu geleneği öncelikle saygı, sevgiyle yaşatmak gerekiyor. Usulüne uygun. Ve o hani Türk insanının da o muhteşem vicdanına ve sevgisine... Fair play'di aslında burada sahiplenmeyi. Evet. Yani sadece İzmitli, benim belediyenin pehlivanları değil, Kocaeli'nin tüm pehlivanları ve ülkemizin pehlivanları bağrınıza bastınız. Ama siz güreşe çok uzak değilsiniz çünkü merhum göçmen Recep güreşen. Recep dayımızın, evet yani oradan bir güreşin belirli bir noktası heyecanını siz yakından takip ediyorsunuz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Göçmen Recep ustamızın. Siz göreve gelmeden önce şöyle bir cümle kurdunuz. Merhum Recep Güreşen'in mezarını hem tadilat ya da
İzmit bölgesinde bir noktaya getirme noktasında bir projeniz vardı. Bu olacak mı efendim? Evet evet, onunla ilgili aslında geçtiğimiz dönemde çok istedik biz güreşler adına daha güzel şeyler yapalım ama malum göreve geldikten kısa süre sonra pandemi patladı. Sonrasında ekonomik krizler falan derken ne yazık ki hak ettiği şeyi tam yapamadık. Ama bu dönem şimdi planlama aşamasındayız. Spor kültürümüzü, spor stratejimizi, projelerimizi bu dönem biraz farklılaştırdık. Geçen dönem hayata geçirdiğimiz güreş okulumuz. Bu dönem çok başarılı gidiyor. Giderek çoğalıyor. Biliyorsunuz biz altyapıya çok önem veriyoruz. Kesinlikle. Evet, yarışmacı olmak her alanda çok önemli ama önce altyapıyı desteklemek. Basketbolda da, voleybolda da, güreşte de, futbolda da önce altyapı. O yüzden de biz bu dönem yarışmacı değil daha çok destekleyici olalım diye biliyorsunuz kadın basketbolunda Süper Lig'deki mücadeleden vazgeçtik. Evet. Kendi öz kaynaklarınıza dönüş yaptık. Evet, aynen destekleyici. Kaynaklarımız, paramız dışarıya gitmesin, bu kentin çocuklarına harcansın. İşte milli sporcumuz Kuzey'in bize olimpiyatlarda yaşattığı gurur muhteşem. Evet. Yani Kuzey olimpiyat tarihine geçti. Ziyaretinize gelecek mi başkanım? Gelecek. İnşallah. Daha önce gelmişti. İnşallah. Yine gelecek. Hatta biz bir bu konuda profesyonel bir yüzme havuzu yapmakla ilgili de ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yıldızlar Yüzme Kulübü ile beraber. Tabii hem Yıldızlar Yüzme Kulübü'nün biliyorsunuz sporcusu, hem Fenerbahçe'nin hem de Kocaeli'ni gururlandıran muhteşem bir altyapı sporcusu ve bugün olimpiyat tarihinde 5. olması paha biçilemez. İşte biz de stratejimizi bu yüzden değiştirdik. Altyapıyı destekleyeceğiz. Bu dönem güreş, atçılık, voleybol, yüzme gibi sporları bizim de İzmit Belediyespor Yüzme Kulübümüz çok arttı şu anda. 100'ün üzerinde sporcumuz oldu. Kendi tesislerimizi artık kendimiz işletiyoruz. Harika, İşletmeciden geri aldık. Tamamen kendimiz bunun hizmetini sunacağız artık. Dolayısıyla bu branşlarda biraz daha ağırlık vereceğiz. Biraz daha destekleyici olacağız. Ama güreşe özel benim de ilgim var. İşte biraz aileden gelen herhalde biraz genlerde ve ilgiden de kaynaklı. Evet. Biz de bu dönem İzmit Belediyesi olarak hem güreş müsabakalarında aktif olmak istiyoruz. İnşallah. Güreş yapan Kentler Birliği'ne de aynı zamanda üye olmayı düşünüyoruz. Evet. Onun da aynı zamanda aktif yönetimine de girmeyi düşünüyorum. Geçenlerde bu konuda Ahmet Başkan'la da biliyorsunuz birlik başkanımız ve aynı zamanda Muhittin Başkan ki Antalya ve Kocaeli zaten bütün tarihi Kırkpınar'a da damga vurdu. Domine ediyorlar. Evet. Yani yarısı Antalya'nın yarısı Kocaeli'nin de sporcuları neredeyse. Dolayısıyla Muhittin Başkan'la da görüştük bu durumu. Onlar da çok istiyorlar. İzmit'te mutlaka. Kurumsal bir yapının içerisinde olmak daha güçlendirecektir. Evet, aynen iyi olacağız inşallah. Son olarak Sayın Başkanım, sizin bu gençler özelinde yapmış olduğunuz projeleri bir de tesisleşme noktasında hemen karşılık buldu. Kim buldu? Değerli güreş severler. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saadettin Saran. Baktı ki Fatma Başkanımız gençlere çok önünü açma noktasında projeler üretiyor. Ben de size tesis noktasında mahrem değilse neler yaşandı hepsini ziyaret ediyor ve Sayın Saadettin Saran'ın tesisleşme noktasında katkıları nelerdir efendim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçmişten Saadettin Saran Bey'i hiçbir şekilde tanımıyordum. Hiçbir diyaloğum yok. Ama o kadar mütevazi bir iş insanı ki bir kere randevu istedim. Bu şeyleri duymuştum. Diğer illerde yaptırdığı bu spor tesislerini ve o dönemde sanırım 21 ya da 22.sini yaptırıyordu. Biz neden bu konuda destek istemeyelim kendisinden diyerek resmi bir belediyeden randevu başvurusu yaptık kendisine ve hemen kabul etti sağ olsun. Gittik, tanıştık. Çok güzel bir ortam oluştu. Güzel bir hukuk oluştu. Sonra bir kere daha gittik. İlk başta ya biz hani daha çok doğu illerine ve daha çok dezavantajlı bölgelere yapıyoruz bu tesisleri demişlerdi. Ama sonrasında biz o kadar ısrar edince ve bu konuda ciddi bir potansiyel olduğunu doğru bir dille anlatınca ikna oldu. Ve o dönemde 29 Ekim'e yetiştirmek üzere normalde senede bir tane yapıyorlardı. O sene 2 tane yaptılar. Bizi hemen İzmit'e araya aldılar. O Bereket gün kaptı. Evet, o gün bugündür Saadettin Bey'le ayrı bir diyalogumuz ve sağ olsun dostluğumuz gelişti. Çok mütevazi, çok yardımsever ve her konuda sporcuya müthiş destek veren bir spor adamı. Güreşi de çok seviyor bu arada. Güreşi ayrı seviyor ve bu İzmit Belediyesi'ne İzmit'e yaptırdığı Atatürk Spor Salonu, çok amaçlı spor salonu bizim güreş okulumuza müthiş bir aslında tesis kazandırmış olduk. Şu anda güreş okulumuz orada tamamen idmanlarını yapıyorlar, çalışmalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz orada yetişiyor şu anda kıymetli de hocalarımızın eşliğinde. Ve aynı zamanda şöyle bir şeye de vesile oldu. Geçenlerde hem taziyeye gitmiştim hem de yaptığı hizmetin nelere sebep olduğunu da, güzelliklere sebep olduğunu da göstermek adına kız voleybol takımı var kentte ve onlar ligde mücadele ediyorlarmış. İdman yaptıkları salon ellerinden alınmış. Tam da o sırada bizim salonumuz bitmişti. Bize başvuruyorlar. Diyorlar ki ya salonumuz yok, burayı kullanabilir miyiz? Çünkü orası biliyorsunuz hem voleybol hem jimnastik hem de ortak kullanım alanı. Evet.
Bizimkiler de, bizim arkadaşlarımız da hemen program yapıyorlar. Neden olmasın? Bana sordular. Hemen dedim destek verin. Kızlara idman sahası yaptık oraya aynı zamanda. Yani günün belli gün ve saatlerinde kızlar çalışıyor. Belli zamanda güreşçilerimiz çalışıyor. Güreşler de sağ olsun bittiği zaman minderlerini topluyorlar. Bir daha seriyorlar falan. Uğraşıyorlar ama olsun, yeter ki kızlar da Yeter başarılı ki, tabii olsun ki, dediler. tabii ki. Ve kızlar o spor salonu sayesinde 2. lige yükseldi. Yani muhteşem başarı ve kupalarını bize getirdiler. Şimdi kupalarını Saadettin Bey'e götüreceğiz. Maşallah. Ben haberlerini götürdüm Saadettin Bey. Maşallah. Çok çok memnun oldum. Maşallah. Bugün Şimdi de burada evet. Şimdi buradan da selam söyleyeyim Saadettin Evet. Bey'e. Gerçekten o muhteşem yatırımlarıyla ve karşılıksız gönüllülük esasıyla Allah razı olsun ondan. Gönlünde ne varsa Allah onu ona versin. Amin. Çünkü gençlere müthiş bir destek veriyor. kapı yani. açıyor. Evet, bu arada sportif anlamda çok başarılısınız. Ben 36 yıldır güreş camiasındayım ve sporu yakından takip ediyorum. Ama tabii ki Yusuf Erenkaya gibi, Bayram Güreşen gibi kurmaylarınız var. Evet. Dolayısıyla bu başarı tesadüf değil. Ayrıca Aynen. değerli güreş severler, Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk ve Nokta TV, YouTube, Er Meydanı güreşinin hakkını verenler, sadece güreş, Pehlivan TV, yağlı güreş pehlivanlar ortak. Canlı yayında konuğumuz Sayın Fatma Kaplan Hürriyetli Kocaeli İzmit Belediye Başkanımız. Çok samimi açıklamalardı. Yüreğinize sağlık Sayın Başkanım. Bu arada sürpriz buyurun. bir açıklama yapayım mı? Tabii ki, buyurun. Biz de kendimize bir tesis, güreş alanı ile ilgili bir tesis yapabilir Kalıcı mı? miyiz de Kalıcı. kalıcı. Evet, günün Ama- bereketi diyelim. Harika. Çalışıyoruz. Şu anda tabii sözünü veremiyorum. Malum Tabii Türkiye'nin ki, ekonomik tabii durumu ki. ve şeyi tam öngöremiyoruz ama çok güzel bir, ulaşılabilir bir noktada bir arazimiz var. Harika, Büyükçe bir arazi. harika. Oraya aslında biz çok amaçlı bir spor kompleksi yapmak, özellikle futbol altyapısındaki çocuklarımızla idman sahası yetmiyor bizim diğer tesislerimiz. Yapmak için bir projemiz vardı ama bakanlıktan gereken desteği alamamıştık, değiştirmiştik. Alan çok büyük, 14 dönüm. Dolayısıyla neden bir kısmına güreş, Kalıcı güreş evet, sahası. Harika. kalıcı güreş sahası, Harika. bir kısmında da futbolla ilgili ikisi de sığıyor rahatlıkla. Ama gerçekten tam teşekküllü istiyoruz. Yani güreşçilerimizin yıkanabileceği yerden, dinlenebileceği, yatabileceği yere kadar, yemek yiyebileceği yerden birçok imkanı Ve organizasyonu da içinde olacak değil mi? Evet, en evet. önemlisi de o Aynen zaten. öyle. Organizasyon da içinde olabileceği güzel bir tesis planlıyoruz. Umarım başarabiliriz. Tabii ki İnşallah. bunlar hep hani plan aşamasında şu anda ekonomiyle ve genel siyasetle de biraz alakası var yapabilmenin. Geçen dönem vaat ettiğimiz birçok şeyi yaptık çok şükür. Mecliste çoğunluğumuz ve mecliste çoğunluğumuz olmamasına ve bütün sıkıntılara rağmen başardık. Bu dönemde başaracağımıza çok inanıyoruz ama onu çok istiyorum, o tesisi yapmayı. İnşallah Sayın Başkanım. Sadece hep Saadettin Saran'dan beklememek lazım. Hep de devletten beklememek lazım. İzmit'in dinamikleri var, güçlü dinamikleri var. Onları da Sayın Başkanımızın yanına mutlaka çekmek durumundayız. İzmit'te hakikaten baba yiğitlerimiz var. Buyurun bakın, kalıcı bir güreş stadı için, sahası için bir yeri zaten başkanımız ayarlamış. Gelin omuz verelim. Tek taştan duvar olmaz. Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızın bu sesine kulak verin. Yüreğinize sağlık Sayın Çok Başkanım. teşekkürler. Sizi protokole uğurlayalım. Sağ olun. İzmitli güreşçi kardeşlerimiz var çünkü. İnşallah Evet. akşam üzeri size materyallerle gelirler. Kürsü yap, özellikle kürsü yapın gelin dedim vallahi. İnşallah. Her şeye gidiyoruz, güreşlere gönderiyoruz. Spor kurulumuz da sağ olsun, bu dönem spor kurulumuzla güçlendirdik ekibimizi. Onlar da takip ediyorlar. Her güreşlere geliyorlar Evet. özel giydirilmiş araçla. Evet. Yani benzin, yol, hacırahları yok. Başkanımız hepsini karşılıyor. Camiamanda teşekkür ederim Çok Sayın Başkanım. teşekkürler. Çok İyi sağ olun. yayınlar diliyorum. Evet, kura İyi çekimi seyirler. tamamlandı değerli güreş severler. Şimdi baş pehlivanlarımız salavatlanıyor. Sizleri baş pehlivanlarımıza baş başa bırakıyoruz. Aslan adına güreş yapıyor. 2015-2018 yılları Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. Sivi Enerji 2023 yılı Sivi Enerji Türkiye Ligi Lig şampiyonu Orhan Okulu, Antalya Kumluca. 29 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Manisa Yunus Emre Belediyesi Yuntdağ Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Semih Baş Balaban adına güreş pehlivanlarımız yapıyor. ikinci tur salavatlamasındalar. Bir sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz değerli güreş severler. Manisa Turgutlu. Kocaeli Büyükşehir değerli belediye başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Edirne Kırkpınar baş pehlivanı. Son 20 yıla damgasını, mührünü vuran bir baş pehlivan. Aslı, nesli, Ordu Ünyeli. Recep Kara, Ordu Ünye.
Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Evet, baş pehlivanlarımız 22 baş pehlivanımız bu turda güreşecek. Sadece Yusufcan Zeybek 23 numaralı kurayı çekti ve o da tur atladı değerli güreş severler. Eşleşmeleri de değerli Şener Sar hocam sizler için anons ediyor. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlık ikinci turunda Orhan Okulu, Ali Gökçen, Yıldıray Akın, Recep Kara, Mustafa Doğan Özkaya, Kaan Kaya, Hasan Cengiz, Tanju Gemici, Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Süleyman Başar, Osman Kan, Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Arif Akın, Enes Doğan, Osman Aynur, Hamza Özkaradeniz, Semih Turgut, Yusufcan Zeybek tur atladı. Değerli güreş severler, adını 3. tura yazdırdı Yusufcan Zeybek. Söz biz cazgılarda diyelim değerli güreş severler. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Tanju Gemici, Samsun Ermen. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sefa Otomotivler sahibi iş adamı Sayın Sefa Sesen Beyefendi adına güreş yapıyor. Seçkin Duman, Kocaeli. Başarılı güreşlerinde puanlama saati gelmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Antalya Seyirci'de faaliyet gösteren GEM Officials sahibi iş adamı Emre Durmaz Bey adına güreş yapıyor. Cengizhan Şimşek, Antalya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Yağlı Gümüş Düzenler Kentler Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı Nesli Karamürselli, manevi babam dediği Sayın İsmail Öztürk adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa Akhisar Seçikli. Evet değerli güreşseverler, Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Gönül İnşaatları sahibi iş adamı Sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. 2011, 2012, 2019 ve 2020 yılları Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı, 1988 yılı Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahdumu Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Sayıfan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Seri Güreşlerimizin efsane güreşçisi Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Güreş Üretim Kurulu Başkanı Sirik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreşçisi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Akyazı. Eller güreşseverler, Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. 2023 yılı Edirne tarihçiler baş altı güreşlerinde finalist oldu, baş pehlivanlığa yükseldi. Er meydanlarının yeni baş pehlivanlarından Osman Kan, Antalya Simit. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karamürsel'de faaliyet gösteren Işık Oto Aksesuarlarının sahibi
Sayın İsmail Işık adına güreş yapıyor. Metin Gürel, Kocaeli. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Serin güreşlerimizin güreş şahsı. Yeni Demir Otomobil, Yeni Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Yeni Demir adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin efsane güreş şahsı Sayın Taceddin Aslan'a teşekkürlerini sunuyorum diyor. 2024 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü Serhat Gökmen, Samsun, Lardi. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına güreş yapıyor. Aynı zamanda güreşlerimizin değerli güreş ağası Sayın Taceddin Aslan adına güreş yapıyor. Aslı resmi bu toprakların evladı Arif Akın Karamürsel. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. 2023-2024 yılları Tarihi Edilen Kırkpınar Baş Pehlivanlık üçüncüsü Aslı Nesli bu toprakların öz evladı. Bugün burada Karamüseller adına, tüm güreş severler adına güreş yapıyorum diyor. Ben Karamüselli olmaktan onur ve gurur duyuyorum diyor. Tüm Karamüselli hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum diyor. Hüseyin Gümüşalan, Altın Kemerli Başpehlivanlar Diyarı, Karamüsel. Yalova Subaşı Belediye Başkanımız Sayın Turan Canbay adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karamüsel'de faaliyet gösteren ünlü iş adamı, Neta bilgisayarla sahibi iş adamı Ali Sait Mata Bey adına güreş yapıyor. Semih Turgut, Altın Kemerli Başpehlivanlar Diyarı, Karamüsel. Evet değerli güreş severler, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özde adına güreş yapıyor. 2023 yılı Türkiye CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde 7 etaptan oluşan güreşlerin sonucunda almış olduğu en yüksek puanla baş altından baş pehlivanlığa yükseldi. Er meydanlarının yeni baş pehlivanlarından Hamza Öz Karadeniz, Kocaeli Başiskele. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Besten unlu mamulleri sahibi, pehlivanlar abilik hamilik yapan iş adamı Sayın Süleyman Aslan adına güreş yapıyor. Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Evet değerli güreş severler, 2006 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı. Bugün burada iş adamı Fortis Tarımların sahibi Sayın Süleyman Alkan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada Bal Gurme sahibi Sayın Cengiz Eski adına güreş yapıyor. Er meydanlarının tecrübeli usta başpehlivanlarından Osman Aynur, Antalya. Evet değerli güreş severler, 2023-2024 yılları Tarihi Kırkpınar Başpehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan yine bugün burada. Çok değerli ağamız Sayın Taceddin Aslan adına da güreş tutacaktır. Değerli pehlivanlarımıza şöyle kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Evet, bu topraklardan biliyorsunuz nice Gazanfer Bilgeler, nice Aydın Demirler ve nice yaşayan efsane Ahmet Taşçılar çıkaracağız. Güreşi Karamürsel'de hak ettiği yere taşıyacağız diyen bu güzel organizasyonun tertip komite başkanı, aynı zamanda Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalığa ve değerli kurmaylarına şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Alkış. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Evet. Biz de diyoruz ki rehber mi lazım? Hazreti Kur'an yeter. Dost mu lazım? Allahu Teala yeter. Düşman mı lazım? Nefsin yeter. Haline şükret dostum. Düzgün yaşa. Mahşer günü yolun kazara sola düşer. Gelimli gidimli dünya, sonu ölümlü dünya. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var fani insanoğlu, biraz da sen oyalan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Hadi öyle plesi aziz seyircim. Baş pehlivanlarımız hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah kervan versin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar özelinde ikinci kez Allah Allah nidaları yükseldi. Kocaeli Karamürsel Er Meydanı'nda Megastar Ali Gürbüz, Süleyman Başar'la kapışacak. Orhan Okulu Ali Gökçen'le kapışacak. Recep Kara, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur, Serhat Ök ve Mustafa Doğan Özkaya, Seçkin Duman ve Cengizhan Şimşek kapışması. Bu turun yine zorlu bir eşleşmesi değerli güreş severler. Evet. İşte Cengizhan Şimşek ekranlarda. Evet, iki baş pehlivan da iddialı. Seçkin Duman kendi ili ilçesi. Tabii ki kendi evinde yoluna devam etmek isteyecek. Varını yoğunu ortaya koyacak. Cengizhan Şimşek istekli gördüm. Tabii ki daha çok moral kazanması için burada hedefine gitmek istiyor. Hedefine gitmek için de Seçkin Duman'ı yenmesi gerekiyor. Bakalım tabii ki burada çok önemli kritikler var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Cengizhan Şimşek'in bastırırsa şayet erken bir yeniş olabilir. Ama güreş ayakta devam ederse Seçkin Duman da kapıcılığıyla, avcılığıyla koltuk altı geçmeleri çok iyi biliyorsun. Buradan bastırabilir ve yoluna devam edebilir Seçkin Duman. Maç musabaka, ortada bir musabaka. Seçkin Duman ve Cengizhan Şimşek arasındaki mücadele. Hep beraber göreceğiz. İkisi de yoluna devam etmek istiyor. Biri tekrar eski günlerine geri dönmek istiyor. Birisi de gençliğinin vermiş olduğu azim ve hırsla yoluna devam etmek istiyor Seçkin Duman. Çok önemli müsabaka bu turun. Recep Tosun. Evet bakalım neler yaşanacak. Yine bir müsabaka Osman Kan ve Serdar Yıldırım. İkisi de puanlama yaptı. Hem Serdar Yıldırım puanlamadan geldi hem Osman Kan puanlamadan geldi. İki baş pehlivanımız, genç baş pehlivanımız. İkisinin de farklı özellikleri var. Osman Kan bastırdı mı ilk günde atar. İyi dalar, tek dalması çok iyi. Serdar Yıldırım çok güzel koltuk altı geçer ama yer oyunlarında da dediğimiz gibi kılçık olsun, kılçık oyunlarını ve ters paçaları bulmaları ve yanbaş oyunlarıyla rakiplerine tehlike yaratan bir isim Serdar Yıldırım ama en büyük zaafı Serdar'ın sarma kile. Eğer Osman Kan bastırırsa şüphesiz sarma kile oyununu deneyecektir Serdar Yıldırım'a karşı. Bu musabakada ilgi çekici bir musabaka Recep Tosun. Önümüzdeki hafta 15, 16, 17 Ağustos Balıkesir Kurtdere CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 5. aya olacak. Çok önemli bu lig ayağı. Bu arada Yasemin Adar çeyrek finalde değerli güreş severler. Bu müjdeyi vermiş olalım olimpiyatlarda. Yasemin Adar çeyrek finalde. Tebrik ediyoruz inşallah. Çok güzel bir neticeyle taşlandırır Yasemin Adar'a da başarılar yürekten diyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Değerli güreş severler. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde puan durumu
İlk 16'ya kadar sayabilir miyiz Recep Tosun? İlk 8'i, evet ilk 8'i söylüyoruz değerli güreş severlerimize. Ali Gürbüz 50 puanla lider durumda. Yusufcan Zeybek 33, Orhan Okulu 28, İsmail Balaban 25, Hüseyin Gümüşalan 23, Enes Doğan 21, Kemal Şahin 21 ve Erkan Taş 20. Bakın iki başaltı pehlivanı da başa yükseldi ve oradan toplamış oldukları puanlarla biri 7. biri 8. Bu arada Hüseyin Gümüşalan mücadelesi başladı. Arif Akın'la güreşiyor. Ali Gürbüz'de Süleyman Başar'la tutuşacak. Ali Gürbüz evet. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ikinci baharını yaşıyor ama Kırkpınar'da şanssız bir yenilgi aldı Hüseyin Gümüşalan karşısında. Bakalım burada. Evet, Hüseyin Gümüşalan mücadelesi tam karşımızda. Evet, ortada. Bu mücadeleden ayrılmayalım değerli yönetmenim. Hemen dörtlü ekranı da birazdan ekranlara getireceğiz değerli güreş severler. Evet, bu arada Yasemin Adar çeyrek finalde Japon güreşçi mağlup olmuş. Eğer Japon güreşçi finale kalırsa repesaja çıkacak Yasemin Adar. Bu bilgiyi verelim. Teşekkür ediyorum Salih Kaya, teşekkür ediyorum Cemil Tekin. Evet, yani demin başarılar diledik ama tabii kötü bir netice Yasemin Adar için hem Türkiye için. Eğer kazansaydı muhtemelen finale çıkabilirdi Recep Tosun. Bunu da belirtelim. Evet, dörtlü ekranı alalım. Evet, teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek, sağ alt kadrajda Orhan Okullu, sol alt kadrajda Ali Gürbüz, sol üst kadrajda da Hüseyin Gümüşalan. İşte günün kapışması sağ üst kadrajda. Cengizhan Şimşek ve Seçkin Duman, senin de çırağın. Allah derman versin tüm yiğitlerimize. Evet, Allah derman versin diyoruz. Mücadeleler başladı. Sol üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan mücadelesini biraz daha yakından alabiliriz. Sol alt kadrajda Ali Gürbüz, Süleyman Başar. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Ali Gökçen. Sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek, Seçkin Duman kapışması. Haydi bakalım. Dış kasnakta, sağ üst kadrajda her an her şey olabilir. Bu arada hava sıcaklığı 30 santigrat derecede ama yer yer yağışlar da geçişler yapıyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bu turda sadece Yusufcan Zeybek tur atladı. Dolayısıyla 3. turda kaç baş pehlivan kalacak? 12. 12 Recep Tosun, çünkü Yusufcan Zeybek otomatikman 1 numara tur atlayan, biliyorsun. 1 numara veriliyor ve rakibini bekliyor. Evet. Bu arada sağ üst kadrajda bir anda hareketlendi. Dalış gösterdi Seçkin Duman. Bakıyoruz. VAR'dan izlemeleri istedi. Biz de tekrarını alabilir miyiz değerli yönetmenim? Neler yaşandı sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek ve Seçkin Duman mücadelesinde. Evet, biraz daha geriden alabilir miyiz? Evet değerli öğretmenim, bir kez daha alalım tekrarını. Bir kez daha alalım tekrarını bakalım. Şener Sar hocam ve siz değerli güreş severler değerlendirin. Bir açılma söz konusu mu? Kulede VAR'dan izliyor şu anda. Bakın burada Seçkin Duman eli kasnakta topuktan çekmiş. Sağ kalçası üzerinde. Olabilir de Recep Tosun. Tekrar olmaya da bilirdi. Evet, bakalım. Tekrardan ağır şu anda kule izliyor ama böyle kalalım çünkü her an yeniş çıkabilir. Sol üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan, sol alt kadrajda Ali Gürbüz, Süleyman Başar. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Ali Gökçen mücadelesi. Serdar Yıldırım Osman Kan'ı mağlup etti. Adını 3. tura yazdıran ikinci isim oldu. Yusufcan Zeybek'ten sonra.
Var tekrarını izliyor Cengizhan Şimşek mücadelesinin. Sol üst kadrajda her an yeniş olabilir değerli yönetmenim. Tam ekran yapalım. Evet. Sol üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan Arif Akın'ı yenerek adını 3. tura yazdıran 3. baş pehlivan oldu. Arif Akın kol bastı geçeyim derken çok güzel üzerine ayağını attı. Evet. Hüseyin Gümüşalan ve rakibini bakın. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz bakın. Dolanmaya çalıştı ama çok da güzel Hüseyin Gümüşalan ayağını üzerine attı Recep Tosun. Yakalandı diyelim tabiri caizse. Evet tekrar mücadele dönebiliriz. Seçkin Duman ve Cengizhan Şimşek mücadelesi yerde devam ediyor. Sol üst kadraja da Recep Kara mücadelesi geldi. Harika. Sağ üst kadrajda Ali Gürbüz mücadelesi, Cengizhan Şimşek mücadelesini evet yerde devam ediyor. Sağ üst kadrajda. Bu arada Hasan Cengiz uzak kadrajda Tanju Gemici'yi mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Bakalım sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek bir oyun tatbik edecek mi? Oyun deneyecek mi? Seçkin Duman'a. Dörtlüde kalalım değerli yönetmenim. Her an bir yeni çıkabilir diğer mücadelelerde de. Yorumlarınızı ve mesajlarınızı Ekintürk TV, Worktürk TV, TV264, DoğaTürkTV.tv, Er Meydanı güreşinin hakkını verenler Sadece Güreş, Pehlivan TV ve Yağlı Güreş pehlivanları sosyal medya portallarına mesajlarınızı yollayın. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu Ali Gökçen'e karşı rakibini çok iyi çalışıyor ve her an Ali Gökçen için bir ihtar gelebilir Recep Tosun. Hakem heyeti tarafından çünkü pasif durumda Orhan Okulu devamlı arıyor. Sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek bir paça kazık oyunu yapabilir mi Şener Sar? Evet yapabilir. Oradan çünkü Cengizhan Şimşek o pozisyonları bekleyen bir Dörtlüde kalın güreşçi. değerli yönetmenim. Dörtlüde. Oradan evet, paça teşekkür kazık ediyorum. da alabilir. Oradan kündeye de kalkabilir. Oradan geriye suplex de çekebilir. Çok iyi yaptığı oyunlar Cengizhan Şimşek'in. Burada altta duran tabii ki Seçkin çok aceleci olmaması gerekiyor. Ya da iç kazığı bakın şurada ters paçayı almaya çalışıyor Cengizhan Şimşek. Eğer ki vurursa çok büyük tehlike. Çevirmesi çok kolay olabilir. Eğer ters paçayı vurursa şu anda ters paça arıyor Cengizhan Şimşek. Sağ üst kadrajda Seçkin Duman arasında. Recep Kara sol üst kadrajda göğüs çaprazından sürüyor. Yıldıray Yakın Kocaeli Gölcük Belediyesi baş pehlivanı Yıldıray Yakın sol üst kadrajda. O da Abdullah Güngör'ü puanlamada mağlup etmişti. Yıldıray Yakın ilk turda. Sezona iyi başladı Yıldıray Yakın ama Muğla güreşinde sen de oradaydın beraberdik iyi anlattık. İyiydi ama sonrasında tekrar eski formunu bulamadı Yıldıray Yakın. Şu anda da Recep Kara karşısında. Sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek iç kazık ters paça arıyor. Toparlandı Seçkin Duman. Cengizhan Şimşek iç kazık ters paça arıyor. Eğer ters paçayı bulursa oyunu tamamlar. Recep Tosun çok büyük tehlike. Seçkin Duman lehine vermemesi gerekiyor ki ters paçayı. Burada tabii çok uyanık olması lazım sporcu, pehlivan. Neden uyanık olması lazım? Yani belli bir süre sonra zaten hakem oyun denemesi yoksa zaten hakem kaldıracak ama. Salih Kaya demiş ki Seçkin akıllı güreşmeye, strateji güreşmeye devam eder çok can yakar demiş. Evet Salih Kaya'ya katılıyorum. Akıllı güreş yaptığı sürece, stratejik güreş yaptığı sürece kafasını bir pehlivan... Sağ kadrajda kaçırdı. Sağ üst kadrajda yerde güreş. Değerli yönetmenim. Sağ üst kadrajda yerde zoomlayalım burayı. Çünkü her an sarmadan yeniş olabilir. Yerdeki güreş. Cengizhan Şimşek güreşi. Sağ üst kadrajda. Zoomlasın değerli kameramanımız. Yerdeki güreş. Yerdeki güreş. Her an orada bir yeniş çıkabilir. Sol alt kadrajda da Ali Gürbüz güreşini kaçırmayalım değerli yönetmenim. Evet. Hayır. Evet tamam böyle kalsın tamam. Tamam değerli yönetmenim. Ali Gürbüz'ü sağ üst kadraja aldık. Tamam böyle kalsın. Sol alt kadraja da
tam açıyı bulamıyoruz diye değerli yönetmenim. Evet, bu açıdan Çok Cengiz Han güzel. Şimşek açısını buradan yakaladı. Çok güzel Recep Tosun şu anda. Sağ üst kadrajda Ali Gürbüz'ün paça kasnaktan hamleleri söz konusu. Süleyman Başar çok iyi savuşturdu. Çok da güzel mücadele ediyor Süleyman Başar. Kendisini tebrik ediyorum. Sağ alt kadrajı biraz da yaklaştırabiliriz değerli yönetmenim. Orhan Okulu mücadelesini, evet. Pilot kameralarımız bugün çok güzel konuşlandı. Karamüseler Meydanı'nda Ali Gürbüz'ün baskısı, bakalım bir ithar gelecek mi? Süleyman Başar'a. Her an gelebilir Recep Tosun çünkü Ali Gürbüz istekli, hırslı gördüm Süleyman Başar karşısında. Daha yakın çekimden de alabiliriz Ali Gürbüz mücadelesini. Bir pehlivan iç gazı veriyorsa hayatının en büyük hatasını yapar Recep Tosun. Şu anda çok rahat bir şekilde iç gazı veriyor Cengiz Han Şimşek'e. Seçkin Duman. İç kazıktan neler yapılmaz, ne oyunlar yapılmaz. Septirmesinden ve iç kazıktan ters paçayı bulması. Sağ üst kadrajda Ali Gürbüz de çok baskılı güreşiyor. Süleyman Başar da şu ana kadar çok iyi savuşturdu müdafaa güreşinde. Sağ üst kadrajda. Orhan Okulu da sağ alt kadrajda. Sol alt kadrajda Cengiz Han Şimşek beline girdi. Bir süpleks atar mı? Her an her şey olabilir. Değerli yönetmenim, tetikte kalalım. Tam ekran alabiliriz çünkü. Sol üst kadrajda da Recep Kara. Bu arada Yıldıray Yakın'ın bir sakatlığı var. İnşallah nüksetmemiştir. Eski sakatlığı diyelim Yıldıray Yakın'a. Bu güreşleri değerli güreş severler geniş bir canlı yayın ağıyla siz değerli güreş severlerimizin evlerine konuk oluyoruz. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, Nokta TV olmak üzere. Ali Gürbüz, yan kazık, yan paçada inanılır gibi değil. Vay vay vay. Sol eli kasnakta, sağ eli paçada. Süleyman Başar hücum yapmak isterken o nasıl bir kontra oyundu? Ali Gürbüz neler yaptığını öyle tekrar izleyeceğiz değerli güreş severler. Dış kasnaktan bakın. Bakın Süleyman Başar atak yapmıştı. Yan kazık yan paçadan dış kasnaktan. Bu nasıl bir... Eli içeride Recep Tosun. Bak. Dış kasnakta sanki kasnaklı yan baş yapar gibi yapmış yerde. Çok farklı bir oyun. Bunu herkes yapamaz. Yani çok kolay yaptı. Yani çok da güzel mücadele oldu. İki güreşli, yani ikisinin de yapmış olduğu mücadeleyi tebrik ediyorum. Korakor mücadele oldu. Burada değerli güreş severleri de belirtelim. Biz bunu değerlendirirken bunu da göz önünde bulunduralım. Aslında herkesin beklediği Süleyman Başar'ın oradan yan kazık, yan paçadan acaba bir hamle yapabilir mi Ali Gürbüz? Dış kasnakta yakalamış ve oradan yerde adeta yan baş atmış. Ama bir anlamda da gıcırı bükme diyebilir miyiz yandan? O gerçi ayakta oluyor ama. Bak içeri iç kazık tarafına doğru çok kolu sokmuyor. Bir kez daha tekrar alabiliriz değerli yönetmenim. Bileğe kadar soktu. Bileğe çok az bir şey soktu. Ve sanki böyle septirme gibi diyelim onu bir nevi. Yan baş ya da septirme gibi bakın. Burada bir tırpanı denemiş. Daha sonra boşa çıkmış. Hemen paçaya uzanmış Süleyman Başar kasnağa. Dış kasnakta vay vay vay. Yani. Bir oyun daha gördük ki uzun yıllardır görmediğimiz oyun aslında. Ali Gürbüz'ün yapmış olduğu bu oyun harikulade, muazzam bir yenişle adını 3. tura yazdırdı Megastar Ali Gürbüz. Hafif bir orada ayak da var, ayak teması da var ama o da olmadan olmaz. Hafiften de var Recep Tabii Tosun. bir desteklemiş. Destekleme var ama dediğim gibi Süleyman Başar sanki hiç beklemediği bir anda geldi bu oyun diyebilirim. Çünkü eğer beklenecek bir oyun olsa, çünkü çok kolay gibi geldi ama gerçekten ani bir yapılan bir hareketti bu. Bunu da herkes yapamaz. Ali Gürbüz yapar bunu. Recep Tosun. Bunu da değerli güreş severlerimize belirtelim. Ali Gürbüz çok farklı. İnan ki seyir zevki çok veriyor. Yapmış olduğu güreş, teknikleri, yağlı güreşin oyunlarının tamamını uyguluyor. Bazen Ali Cengiz oyunları diyoruz ya. Ali Cengiz oyunları işte. Ben de bazı şapkadan tavşan çıkartıyor diyorum ama bu biraz da
net olmuş dış kasnakta. Güçlü yakalamış orayı. Yani çok iyi oralarda. Ali Gürbüz istediği zaman her şeyi yapıyor. Çok teknik baş pehlivan. Bu güreşten hem biz anlatıcılar zevk aldık hem de ekranları başında bizi izleyen güreş seyircilerimize zevk aldığını düşünüyorum. Şunu söyleyebilir misin mücadele devam ederken, eğer Ali Gürbüz o yenişi yapmasaydı bir uzun uzadıya bir zorlu bir Süleyman Başar mücadelesi bekliyor. Süleyman Başar çünkü bu ana kadar çok iyi savuşturmuştu. Ama Ali Gürbüz artık sıkıştırmaya başlamıştı. Yani Süleyman Başar'ı sıkıştırmaya başlamıştı artık yani. Ben geliyorum demişti. Güreş yere düştü. Ondan önce dışarı sürdü biliyorsun. Baskı kurdu. Bu arada Ali Gürbüz'ün o yenişini merak edenler evet, Recep Kara yakın sol üst kadraj. Sağ üst kadrajda kimler var? Kaan Kaya ve Mustafa Doğan Özkaya. Sol alt kadrajda da şu anda baskısını kurdu rakibine. Orhan Okulu, Ali Gökçen mücadelesi sağ alt kadrajda. Sol oyun yapmadığı sürelerde ayağa kaldırılıyor belirli bir noktadan sonra. Orhan Okulu baskısının semeresini aldı. Ali Gökçen'i bastırdı. Sağ alt kadrajda. Sağ üst kadrajda Mustafa Doğan Özkaya da baskı uyguluyor Kaan Kaya'ya. Recep Kara paçakazıktan kaldırdı, yaydırdı. Sol üst kadrajda. Cengizhan Şimşek Seçkin Duman mücadelesi sol alt kadrajda. Mücadele ayakta devam ediyor. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek 3. turda değerli güreş severler. Burası Kocaeli Karamürsel Er Meydanı. Serdar Yıldırım da adını 3. tura yazdırdı. Recep Tosun. Evet, bu arada Seçkin Duman Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Tekrarını alabiliriz değerli yönetmenim. Seçkin Duman Sakarya Karabük'ün belediye başkanımız Sayın Mehmet Murat Çoruhlu adına güreş yapıyor. Fahrettin Abi Şerif Sakarya Karabük'ün. Çanakkale İşte bakın son anlar ekranlara geliyor. Cengizhan Şimşek künde pozisyonundan kılçık oyunuyla adını 2. tura 3. tura yazdırdı Seçkin Duman. Sol alt kadraja bizim tam önümüzde bir mücadele var. Sol alt kadraja. Bizim tam önümüzde. Evet solda, biraz daha solda değerli öğretmenim, solda. Sol alt kadrajda solda, evet. Biraz daha sola. 49 numaralı hakimin önüne. Aşağı, hayır o değil. Evet, bu mücadele, evet. Kim? Hamza Özkaradeniz, Semih Turgut mücadelesi. Evet. Sol alt kadraja. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenim. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu'nun baskısı devam ediyor. Ali Gökçen'e. Bu arada sol üst kadrajda Recep Kara paçakazıktan havalandırdı. Yeniş yapamayınca kontra bir hücum yaptı. Yıldıray Akın. Evet sağ alt kadrajda Orhan Okulu Ali Gökçen'i mağlup ederek o da adını 3. tura yazdırdığı favori isimler arka arkaya 3. turda değerli güreş severler. Bakın beline girdi. Evet, güreş alanının dışına kadar sürdü. 3 ihtarla diskalifiye ederek adını 3. tura yazdırdı Orhan Okulu.
Çayır'da 3 çift kaldı baş pehlivanlıkta. Onları ekranlara alabilirim değerli yönetmenim. Üçlü, dörtlü de olabilir. Başka bir güreşi de verebiliriz. Dörtlü olarak Kaan Kaya, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi ekranlarda. Mustafa Doğan Özkaya dalma oyunları meşhur. Hem sağ hem sol bacağı çok iyi dalabiliyor. Çok da iyi koltuk altı geçebiliyor. Tabii karşısında... Sol alt kadrajdaki Recep Kara mücadelesi tam ekran alabiliriz değerli yönetmenim. Tabii ki karşısında Kaan Kaya var. O da yılların tecrübesi. Baş pehlivan. Ama istediği zaman Mustafa Doğan Özkaya çok da güzel köke butlayarak dalıyor. Tek dalması çok iyi. Sol üst kadrajla sağ kadraj aynı. Recep Kara mücadelesini alabiliriz değerli yönetmenim. Evet, ekran sol alt kadrajda. Evet. Zaten yağlı güreşte topuklara doğru dalmakta hakimiyet kolay olmaz Recep Tosun. Tek dalmada baldıra doğru, yukarı doğru dalman lazım. Oradan çok iyi kontrol etmen lazım. O kontrolün devamında ya çiftleyeceksin ya oradan paçayı da bulacaksın. Daldıktan sonra önemli olan o eli paçayı geçirebilmek. Oradan sonra oyunu tamamlamak çok çok önemli. Ama bunu herkes yapamıyor. Bu incelik isteyen bir iş. Bu tekniği çok çok tekrar etmeleri gerekiyor pehlivanların. Tekrar ederlerse buradan bu oyunun neticesini alırlar. Recep Kara, Yıldıray Akın ekranın sağında, sol üst kadrajda Hamza Özkara, Deniz Semih Turgut, sol alt kadrajda Kaan Kaya, Mustafa Doğan Özkaya. 3 çift kaldı. Geri kalan isimleri değerli Şener Sağar anons edecek. Hasan Cengiz devam ediyor. Orhan Okulu devam ediyor. Seçkin Duman devam ediyor. Ali Gürbüz devam ediyor. Serdar Yıldırım devam ediyor. Nedim Gürel devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan devam ediyor. Hamza Özkara Deniz Semih Turgut mücadelesi devam ediyor. Yusufcan Zeybek tur atladı adını. Evet. 9 isim belli oldu. Son 3 ismi arıyoruz. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık. Mustafa Doğan Özkaya, o da istediğini Kırkpınar'da alamayanlardan bir tanesi. Çok güzel kasnak paçaya indi, bastırdı Mustafa Doğan Özkaya. Bir eli iç kazıkta Mustafa Doğan Özkaya'nın. Sağ üst kadrajda Recep Kara mücadelesini kaçırmayalım değerli öğretmenim. Bu mücadele değil. Bu mücadele değil. Evet, yerdeki mücadele. Evet, yerdeki mücadele. Evet. Yakınlaşalım, buradan ayrılmayalım. Recep Kara ve Yıldıray Akın mücadelesi. Bugün burada Vader mermerlerinin sahibi, iş adamı Sayın Eyüp Turan aday güreş yapıyor. Engin Atar, Zonguldak, Araplı. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit'in kaskanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah vermem etsin. Evet, ayak boyu pehlivanları, her meydanındaki yerlerinizi alınız. Ayak boyu pehlivanları. Evet, Deste küçük boy pehlivanları çok acele meydanına. Deste küçük boy pehlivanları. Evet, Recep Kara mücadele ayakta devam ediyor. Küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Kule önüne geliniz.
Evet, balıkçı. Evet, deste küçük ve deste orta boy pehlivanları. Deste küçük ve deste orta boy pehlivanları. Sizler de hazır olunuz. Evet, başaltı pehlivanları. Sizler de hazır olunuz. Başaltılar. Davullar. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Ayak boyu güreşlerinde çeyrek final müsabakası. Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal hanımefendi adına güreş yapıyor. Yasin Uzun Sokak, Ömer Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Kocaeli Başiskele. Tokatlı iş adamı Sayın Fatih Narlıdağ adına güreş yapıyor. Bugün burada güreşlerimizin değerli güreş ağası, Aslar Holding sahibi güreş ağamız Sayın Taceddin Aslan ve oğlu Yılmaz Aslan adına güreş yapıyor. Mahmut Gökçe, Tokat, Pazar. Sakarya Karapıçık Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çoruhlu adına güreş yapıyor. Ferhat Duman, Sakarya Karapıçık. Bugün burada Murat Ekersoy adına güreş yapıyor. Cemal Yiğit Burcu, İstanbul Beşiktaş. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Yıldırım Al, Balıkesir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. İsmail Arabacıoğlu, Balıkesir, Çavuş. Kerem Uygun, İstanbul Şile Yakın Aile Muhtarı İhsan Çelik adına güreş yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın'ın pehlivanı Kocaeli. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Baş altı pehlivanı Kerem Kayha, Erdem Duman çok acele ermeyeceğim. Evet değerli güreş severler, kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV264, Doğa Türk TV, Nokta TV ortak canlı yayın ağındayız. Şu anda canlı yayın kabinimize 28 Eylül günü tertip edilecek olan Manisa Göl Marmara Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin tertip komite başkanı Göl Marmara Belediye Başkanımız Sayın Cem Aykan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Karamürsel'e. Sağ olun. Çok güzel güreşleriniz var Karamürsel'de. İnşallah nasip ederse 28 Eylül Cumartesi günü bizim yaptığımız güreşlerde aynı mutluluk ve heyecanla, içinde, heyecanla İnşallah. geçer inşallah. Uzun dönemdir Göl Marmara'da güreşler Tam da bunu yapılıyor. soracaktım. Siz Aynen. seçime kazandınız. Şunu sözünü verdiniz. Biz güreşe sırtımızı değil yüzümüzü döneceğiz dediniz. Ve ateşini yaktınız. Buyurun Sadece efendim. yağlı güreşlere değil, geleneksel sporlara destek vermemiz lazım. Çünkü bunlar bizim atasporlarımız. Yani Türk kültüründe olan sporlarımız. Bizim gibi yerel yöneticiler destek verirse daha da güzel yerlere geleceğine inananlardanım ben de. Dediğiniz gibi seçim süreci boyunca sözünü vermiştik. Biz yağlı güreşlere sırtımızı değil yüzümüzü döneceğiz geleneksel sporlara. Bizim orada da çok biliyorsunuz her şeyden önemlisi Hafız amcam var. Hafız amcam güreş camiasında çok sevilen, evet, tanınmış birisidir. Ona da söz verdim. Hafız amcam dedim senin için bu yağlı güreşleri layıkı neyse o şekilde yapacağız dedim. Yeni bir saha hazırlığındayız. İnşallah bu gelirseniz göreceğiniz. İnşallah diyelim. Bu sene sahamız biraz kalıcı mı olacak? Harika. Kalıcı olacak. Çünkü güreş orada çok seviliyor. Aynen. Çok seviliyor. Bizim orada destekçileri de çok. Ben de onun için bir çalışma yapıyorum.
Tabii bu ilk güreşimizde ufak tefek eksiklerimiz olursa ona da Güreş Federasyonu'ndan bize destek olurlarsa biz de ona bir dahaki dönemlerde daha da iyiye götürürüz. Harika. Her şeyde yerel yönetimlerden beklememek gerekiyor. Şimdi siz 600 yıla yakın bir geçmiş olan Ataspor'un yağlı güreşi Göl Marmara gibi güzel bir ilçede orada olması noktasına ateş yakıyorsanız Göl Marmaraların, Manisalıların mutlaka bu inşaatta bizim de tuğlamız olsun diyerek gönüllü esas dayalı bir yakınlık göstermeleri gerekiyor. Yani dolayısıyla her sesin omuzlarınıza şekillenmemeli. Tabii. Bence zor olur. Yani şöyle, o konuda ben Göl Marmaralı hemşerilerime güveniyorum. Zaten biz ilk daha bu söylemi ya da tarihimiz belirlenince çok mutlu olanlar oldu hemşerilerimizden de. Başkan bizim de üstlerimize ne düşüyorsa biz de destek oluruz dediler. Zaten dediğiniz gibi biz belli bir yere kadar getiririz. Halkımız onu benimserse niye bir Karamürsel'de Göl Marmara'da bundan sonra olmasın? Biz 5 yıl boyunca görev başındayız. 5 yıl boyunca yapacağız. İnşallah bundan sonra da uzun yıllar Göl Marmara'da güreşte adından söz ettirir. Sadece güreş değil, siz geleneksel anlamda sporlar, ve amatör sporları da çok orada önemsiyorsunuz. Aynen. Göl Marmaralı gençler özelinde. Buyurun efendim. Evet, şöyle, çünkü ben seçim çalışmamda benim bir sloganım vardı. Ben gençlerin umudu olmaya geliyorum, büyüklerin de gurur olmaya geliyorum. Bizim için gençlik çok önemlidir. Dediğimiz gibi amatör sporlarda Göl Marmara önceden adından söz ettiren bir ilçeydi ama son zamanlarda biraz daha ilgi azalınca bizim de bu eksikliği gördük. Şu anda Göl Marmara Belediyesi olarak belediyemizde bir spor birimi oluşturduk. İlk önce futbolda altyapı 5 ile 14 yaş arasındakilere ücretsiz kurslarımız başladı. Daha sonra işte yüzme havuzumuzda yüzme kurslarımızı açtık. Okçuluğa da ben biraz meyilliyim. Biraz bir okçulukla ilgili de bir hocamızla görüşüyoruz. Yani gençlerimiz, çocuklarımızın ihtiyacı olan bütün spor dallarında biz belediye olarak her zaman hizmetlerindeyiz. Harika. Ben gençlere şu örneği veriyorum. Belki izleyenlerimiz bilirler. Ayşe Bengüm Onbaşı diye bir kızımız var. Dünyada adından söz ettirdi. Bu kızımızın Göl Marmaralı olduğunu çoğu insan bilmez. Çocuklar onu diyorum. Ben bir tane daha Göl Marmara'dan böyle bir sporcu çıkarırsam ne mutlu bana. Verdiğimiz emekler boşa gitmez. Çünkü o Göl Marmaralı gençlere ışık olacak, ilham kaynağı olacak dolayısıyla. Tabii. Yani bu konuda dediğimiz gibi biz gençler için her şeyi yapmaya hazırız. Tabii bizim orası biraz biliyorsunuz Yörük memleketi. Yörüklerde de bu güreşler, işte geleneksel sporlar, aynı zamanda deve güreşi de çok popülerdir bizim orada. Evet. Çok severler. Bir köyümüz var şimdi stadı yaptığımız köy. Özellikle onlardan bana bir yoğun baskı vardı. Başkanım yapacaksın deme. Hiç merak etmeyin dedim, onu da yapacağız. Harika. Ama dediğim gibi sahamızı sıfırdan oluşturuyoruz. Çok güzel bir yerde, konum olarak da çok güzel bir yerde. Bu dönem biraz eksikliklerimiz olabilir tribün açısından. Şimdi onlara bakmaya da geldim. Harika. Bir bakalım nasıl yapıyorlar, güreşçilerimiz nerede, nasıl o işte yıkanma yerleri, duş yerleri, tribünlerin şekli. Tabii bizimki burası Karamürsel sahası, bizimkine göre biraz değişik. Biz kare yapıyoruz. 50'ye 40 şeklinde bir stat oluşturdum ben. Peki sadece güreşi mi yoksa deve güreşleri de orada olabilir mi? Ya da çok amaçlı planlıyor musunuz? Çok amaçlı planlıyorum. Zaten 10.000 metrekarelik bir alanda yapıyorum. Türbünlerimizi iki taraflı kullanmak için bir tarafını çim oluşturacağız, diğer tarafını toprak bırakacağız. Orada diğer güreşlerimiz işte deve güreşidir, daha farklı, daha sonra işte cirit, onu da düşünüyoruz. Harika. Onları yapacağız. Okçuluk da olabilir Tabii orada. okçuluk da olabilir. Bir tarafta da işte yağlı güreşleri ayarlayacağız. Yani 2000 metrekarelik bir alan. İnşallah bu alanlar yetmez. İnşallah. Daha güzel çok bir güzel. güreş organize ederiz. İnşallah. Sizin desteklerinizle. İnşallah Göl Marmara'da da o yapacağınız o kalıcı eseriniz hep sizle beraber alınacak. İnşallah, Burası inşallah. çünkü çok önemli. Evet. Gençler için tesisleşme, sportif alanların açılımı, hele özellikle sosyal medyanın o zehrinden uzaklaştırabilme, internet uzaklaştırabilmek çok Her önemli. gittiğim kurslarda çocuklarla buluştuğumda hep onlara onu söylüyormuş. Telefonlarınızdan biraz uzaklaştırın. Hayallerinizi küçük tutmayın. Cem Başkanınıza söyleyin, ben gerçekleştireyim. Yeter ki şu telefonlarınızdan, sosyal medyadan uzaklaşın biraz çocuklar. Ne istiyorsanız ben yapmaya hazırım diyorum. Hep onlara da o telkinde bulunuyorum. İnşallah biz bunlara el atarak, sonuçta bizler yerel yöneticileriz, belediye başkanlarıyız. Yani yaşayanlarımızın sosyal hayatta konforlarını sağlamak, gençlerimizin mutluluğunu sağlamak bizlerin elinde. İnşallah bunlara başaracağımıza da inanıyorum. Dediğim gibi 28 Eylül'de ilk provamıza çıkacağız. İnşallah başarılı oluruz. Olacağımıza da inanıyorum. Çünkü tecrübe olarak yanımda Hafız amcam ve oğlu, benim de meclisiyem olan Fevzi abimiz de var. Onların desteklerinle güzel yaparız. Bir dahaki seneye daha da güzel olacağını inanıyorum. Ve Sizdeki bu heyecan, bu planlama, bu
buraya kadar gelmiş olmanız bile biliyor musunuz? Atılan en büyük adım aslında. Evet, evet. Çünkü ben bugün buraya sadece şu ortamda hani neler yapılıyor, eksiklikler ne onları tespit ediyorum. Şu anda sadece tabii güreşlerimiz de güzel güreşlerimiz de oluyor. Ama en iyi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Harika, evet. Bu heyecanınızı eminim ki ekranları başındaki güreş ve spor severler de görmüşlerdir. Evet. Hakikaten Manisa'nın Göl Marmara ilçesinin genç, dinamik, güler yüzlü belediye başkanı Sayın Cem Aykan beni de çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Çünkü Manisa'da Göl Marmara'da güreş çok seviliyor. Manisa'da oldukça Turgutlu'da birçok ilçelerinde güreş yapılıyor. Yunus Emre'de. Dolayısıyla orada atılan o adım büyük bir ivmeyle yükselecek. Bir de güreşler açısından şimdi biz 28'inde aldık biliyorsunuz Yunus Emre güreşleri CV Enerji bir gün sonra evet. 3 gün evet. tuttu. Biz alınca onlar da 29'unda hemen bir gün sonra olunca güreş severler için Manisa'da çok güzel bir hafta oldu. Heyecan günü birden iki güne çıktı. Harika. Aynen, çok iyi planlanmış. Yüreğinize sağlık Sayın Başkanım. İyi ki çok varsınız. Değerli güreş severler. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, Nokta TV ortak canlı yayında konuğumuz Manisa Göl Marmara Belediye Başkanımız Sayın Cem Aykanlı. 28 Eylül Cumartesi günü tüm güreş severleri Manisalı ve ülkemizin tüm güreş severlerini Göl Marmara'ya davet ediyor. Bizler de sizi protokole uğurlayalım. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet. Çeyrek final maçlarını yapacak olan pehlivanlarımız çok acele er meydandaki yerlerinizi alınız. Deste büyük boyda çeyrek final müsabakası yapacak olan pehlivanlarımız. Baş pehlivanların 3. tur kuralları birazdan çekilecek. Biz kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Kocaeli Karamüseler Meydanı'nda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava. Ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçiş sonları servisimiz var. Servisle bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli.
Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594. Geçmişten bugüne ahilik ile mesleki eğitimin değeri hiç değişmedi. Değişen tek bir şey var ki o da kullandığımız teknolojiler. Yenilik odaklı vizyonumuzla mesleki ve teknik eğitimi geleceğe taşırken ahilik mirasımıza sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Hiç kolay olmadı. Yeniden ayağa kalkmak. Memleketin her bir ferdiyle yeniden başlamak. 45 günde taş üstüne konuyor da kalp kalbe dokunduğunda bir başka. Tam 100 yıl nasıl elini taşın altına koyanların ülkesi olduysak bugün de öyle. Birlikte başardıklarımızla daha da güçleneceğiz. 6 Şubat'ta 14 milyon insanın kalbi 85 milyon insanın göğsünde attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri işte bu inançla depremin açtığı yaraları sarmak için var gücüyle çalışıyor. Biz bir... Bizi izlemeye devam. Etmek üzere Ali Gürbüz'ü bekliyoruz. 8 numara Hüseyin Gümüşalan. Gürbüz'ü bekliyoruz. 8 Evet, kurasını çekmek üzere Nedim Gürel geliyor. Devamında Enes Doğan geliyor. Nedim Gürel'in kura numarası 9 numara Nedim Gürel. Enes Doğan kurasını çekiyor. Altı numara Enes Doğan. Enes Doğan 6 numaralı kurayı çekti. Çekiyor. Söz yazgılarımızda. 11 numara Hamza Öz Karadeniz. Seçkin Duman kura numarası 12 numara Seçkin Duman. Mustafa Doğan Özkaya kurasını çekiyor. Beş numara Mustafa Doğan Özkaya. Evet, Ali Gürbüz kurasını çekiyor. 7 numara Ali Gürbüz. Evet, Yıldıray Akın kurasını çekiyor. Üç numara Yıldıray Akın. Evet, Serdar Yıldırım geliyor. Hasan Evet, Cengiz kurasını çekiyor. İki numara Hasan Cengiz, Serdar Yıldırım. 4 numara. Evet, baş pehlivanlarımız hemen üzerimizi çıkıp yağlanalım. Hemen eşleşmelerini okuyalım baş pehlivanlarımızın.
Evet, 3. tur baş pehlivanlarımızın eşleşmelerini okuyoruz. Baş pehlivanlarımızın 3. tur kura çekimlerini arz ediyorum. Yusuf Can Zeybek Hasan Cengiz ile, Yıldıray Akın Serdar Yıldırım ile. Kura çekimi tamamlandı. Şimdi kura çekimi tamamlandı ve eşleşmeleri hemen Şener Sar hocam sizlere anons edecek. Evet, Yusuf Can Zeybek, Hasan Cengiz ile, Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım ile, Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan ile, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan ile, Nedim Gürel, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz, Seçkin Duman. Baş pehlivanlarımız lütfen kura numarasına göre meydanında yerlerinizi alınız. Evet değerli baş pehlivanlarımız. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, baş pehlivanlık güreşlerinde 3. tur müsabakaları. Evet değerli öğretmenim, baş pehlivanlarımızı ekranlara getirecek. 4 kişi tur atlıyor. Evet. 4 kişi, tur atlıyor. Evet. 8'e kadar güreşiyor. 4 kişi oradan geliyor. 4 kişi de yukarıda Recep Tosun. Yani 4 çift güreşiyor. 4 çift tur atlıyor. Evet. Evet. Şimdi sözü biz Cazgır Hanım'da bırakalım mı Şener Sar? Evet. Cazgırlara bırakalım Recep Tosun. Kocaeli Gölcük, Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız Veli Demir Otomotiv ve Veli Demir filolarının sahibi iş adamı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım Sakarya Karapürçek. Büyük orta puanlama. Evet, 1 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Antalya Korkuteli Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Ceren Hanımefendi adına güreş yapıyor. Bugün burada Altınova esnaflarından lüks meyve dünyasının sahibi Sayın Tevfik Bozkanat adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız Veli Demir Otomotiv Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Cumhuriyetimizin 100. ve 101. yılı baş pehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek Antalya Duraliler. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Besten Unlu mamulleri sahibi iş adamı Sayın Süleyman Aslan Hasan adına güreş yapıyor. Cengiz'de, Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım'la, Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan'la, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan'la. Adana güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya'da faaliyet gösteren Genkaş Çelik İnşaat ve Vites Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kaşlıca ve Özgür Gencer adına güreş yapıyor. Mustafa Nedim Gürel, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz, Seçkin Duman direkt tur atladılar. 4 isim tur atladı. 4 çift güreşiyor. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan kapışması Kocaeli Karamürsel Er Meydanı'nda. Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Yine bugün Er Meydanımızda Antalya'da faaliyet gösteren Gönül İnşaatların sahibi Sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. Tarih Kırkpınar 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Kırkpınar baş pehlivan birincisi Ali Gürbüz Antalya Korkuteli Sımandır. Deste küçük boy puanlama saatiniz gelmiştir. Değerli güreş severler, Tarih Kırkpınar'da bu yıl
baş pehlivanlık yarı finalisti yaptı. Baş pehlivan üçüncüsü oldu. Ama Allah nasip ederse Karamürsel'e altın kemeri 2025 yılında getireceğim diyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün her meydanımızda Türkiye'mizin ünlü sanayicisi, güreşlerimizin efsanası Sayın Taceddin Aslan adına güreş yapıyor. Sizlerin evladı, bu toprakların evladı, Hüsnü Gümüşalan, altın kemerli başpehlivanlar diyarı Karamürsel. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Besten unlu mamulleri sahibi Sayın Süleyman Aksoy adına güreş yapıyor. 2015-2018 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı, 2023 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi lig şampiyonu. Hep birlikte alkışlıyoruz. Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Evet değerli güreş severler, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özlü adına güreş yapıyor. 2023 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 7 etaptan oluşan güreşlerin sonucunda baş altı boyunda almış olduğu en yüksek puanla baş pehlivanlığa yükseldi. Er meydanlarının yeni baş pehlivanlarından Hamza Öz Karadeniz, Kocaeli Başiskele Bahçecik. Evet değerli güreş severler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Karamürsel'de faaliyet gösteren Işık Oto aksesuarlarının sahibi Sayın İsmail Işık adına ve Sayın Bülent Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sefa Otomotivlerin sahibi Sayın Sefa Sefer adına güreş yapıyor. Seçkin Duman, Kocaeli, İzmit. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar. 3. turda 3 çift baş pehlivanımız güreş tutacak. Diğerleri tur atlayacak. Baş pehlivanlarımıza 3. turda şöyle kocaman bir moral alkışı istiyoruz. Evet, 4 çift baş pehlivanımız 3. turda güreş tutacak. Arz olunur. Anadolu'nun kapılarını açan, ordusuyla en önde savaşan, dağlara, taşlara destanlar kazdıran Alparslan'ın torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. Gemileri karadan yürütüp ezber bozan, çağ kapatıp yeni çağ açan, dini İslam'a sancaktarlık yapan eşsiz deha Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. 19 Mayıs 1919'da İstiklal'in ateşini Samsun'da yakan, düşmanı toplayıp İzmir'de denize atan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıtkabir'de yatan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızı hep beraber dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Geldi bakalım. Çeyrek finale kimler kalacak? Nedim Gürel, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz ve Seçkin Duman'dan sonra 4 isim çeyrek finale doğrudan tur atladılar. Yusufcan Zeybek mi, Hasan Cengiz mi? Yıldıray Akın mı, Serdar Yıldırım mı?
Mustafa Doğan Özkaya mı, Enes Doğan mı, yoksa Megastar Ali Gürbüz mü, Koca Yusuf Hüseyin Gümüşalan mı? Evet Recep Tosun, baş pehlivanlık turunda 4 sporcumuz tur atladı. Nedim Gürel, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz, Seçkin Duman. 2023-2024 yılı baş pehlivanı Yusufcan Zeybek. Rakibi Hasan Cengiz, tecrübeli bir baş pehlivan ama Yusufcan Zeybek daha dinlenik, daha formda ve tabii ki Yusufcan Zeybek önde görüyorum. Yıldır'a yakın Serdar Yıldırım arasındaki mücadelede Yıldır'a yakın bir sakatlığı oldu demin. Onun da sakatlığı nüksetti. Serdar Yıldırım'ı daha iyi gördüm ve daha formda. Serdar Yıldırım'ı bir adım önde görüyorum ama ilgi çekecek bir müsabaka. Mustafa Doğan Özkaya ve Enes Doğan mücadelesi benim için ilgi çeken, çok ilgi çeken bir mücadele. İkisinin de mücadelesi zevkle izlenecek diyorum. %50 diyorum. Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan, baktığımızda Kırkpınar'ın rövanşı diyebiliriz Recep Tosun. Çünkü Edirne'de Hüseyin Gümüşalan Ali Gürbüz'ü yenerek saf dışı bırakmıştı ve Ali Gürbüz'ün altın kemer hayalini sona erdirmişti Hüseyin Gümüşalan. Bugün hem Ali Gürbüz hem Hüseyin Gümüşalan için gerçekten çok farklı bir mücadele olacak. Farklı duygularla mücadele edecekler. Hep beraber izleyeceğiz. Bu müsabakada %50 görüyorum mücadeleyi. Daha önce Ali Gürbüz biliyorsunuz Muğla'da, Fethiye'de Hüseyin Gümüşalan'ı uzun süreli mücadelenin sonunda yenmişti Ali Gürbüz. Ve Kırkpınar'da rövanşı Hüseyin Gümüşalan almıştı. Bakalım bugün megastar Ali Gürbüz mü yoksa Karamürsel'in, Kocaeli'nin gururu Hüseyin Gümüşalan mı? Hep beraber göreceğiz bu mücadeleleri. Evet, Ekin Türk TV, Bird Türk TV, TV264, doğatürktv.tv, sosyal medya olarak da Er Meydanı, güreşin hakkını verenler, sadece güreş sayfası Pehlivan TV ve Yağlı Güreş Pehlivanları sosyal medya portallarından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Ortak canlı yayın ağı çok güçlü bir şekilde Kocaeli Karamsel yağlı pehlivan güreşlerini tüm Türkiye'ye, Avrupa'ya ve dünyaya izletiyor an itibariyle. 2023-2024 yılı Kırkpınar Başpehlivanı, Antalya'nın kemer umudu, ebedi sahibi olmak istiyorum diye Yusufcan Zeybek var ekranlarda. Şimdi de Ali Gürbüz. Ali Gürbüz ve Yusufcan Zeybek, Antalya'nın gururları, tabii ki bir sürü gurur var ama şu anda ön planda Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz. Şu anda bütün Türkiye Ali Gürbüz mü, Hüseyin Gümüşalan mı? Çeyrek finale kalma noktasında ezeli bir rekabet söz konusu. Ali Gürbüz ile Hüseyin Gümüşalan özelinde. Ali Gürbüz'ü ekranlara getirebilir miyiz değerli yönetmenim? Çünkü ustası durmuş son taktikleri veriyor Ali Gürbüz'e. Evet. Bakalım neler yaşanacak. Durmuş çok tecrübeli. 35 yıldır bu çayırlarda kol bağlayıp güreş tutmuş, benim de devrem. Yıllardan beri Ali Gürbüz'ün yanında, küçük çocukluğundan beri Ali Gürbüz'ün birikimini şimdi hem İlker Durmuş'a mahtumları hem rahmetli babası Recep Gürbüz'e de yetişti Durmuş. Recep Tosun. Onunla beraber çalıştı. Onun antrenmanlarına katıldı. Ama şimdi rahmetlinin yerine hem abilik hem babalık yapıyor. Evet, Yusufcan Zeybek Hasan Cengiz mücadelesi. Şu anda ekranlarda. Çayırda 4 mücadele var değerli güreş severler. 4 mücadele var. 4'ü de baş pehlivanlıkta. Sağ kadraja bu mücadele değil, diğer mücadeleyi koyacağız değerli yönetmenim. Tekli ekranda kalalım. Tekli ekranda kalalım.
Enes Doğan. Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi de büyük bir heyecan. Sol üstte sağ altı aynı değerli yönetmenim. Evet, üçü grupta büyük boy varlıkları, Selahattin'den güzel meydanlar. Sol üstte sağ alt aynı değerli yönetmenim. Sol üst kadraja Yıldır'a yakın mücadelesini alabiliriz. Evet. Evet, bu mücadele daha soldaki. Evet, bu mücadele. Dörtlü kalalım, dörtlüde kalalım. Her an her şey olabilir. Sağ üst kadrajda Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan mücadelesi çok hızlı başladı. Beline girdi ama kaçırdı. Evet Recep Tosun, Enes Doğan ve Mustafa Doğan Özkaya ikisinde Aynı jenerasyon hemen hemen. aynı jenerasyon. Mustafa ikisinde Doğan Özkaya bir yaş, belki 2 yaş büyük olabilir. ikisinin farklı stili var. Mustafa Doğan Özkaya daha çok dalmalarıyla, koltuk altı geçmeleriyle meşhur. Ama Enes Doğan üzerine baktığımız zaman daha çok kasnak paça arayan bir güreşçi. Enes Doğan hem yan kasnaktan arkaya dolanarak hem kasnak paçayla rakibini daha çok dağıtan, bozan bir stili var Enes Doğan'ın. Yağlı güreşin daha çok inceliklerini dokuyan kim dediğimizde baktığımızda Enes Doğan daha çok yağlı güreşe, yer oyunlarını hem ayak oyunlarında daha başarılı ama puanlama güreşine geldiğimizde tabii ki Mustafa Doğan Özkaya'nın dalma oyunları ve rakibini bastırma, puan alma şekli çok çok önemli Recep Tosun. Bu arada Manisa Akhisar'dan sunma zeytincilikte değerli Ahmet Çetinkaya yayınlar diliyor. Hakan Çoban İskenderun'dan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Antalya Kemer'den Tuncer abimiz iyi yayınlar demiş. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor ama an itibariyle yiğitlerimiz güreşte için biz daha çok güreşe odaklanmak durumundayız. Sağ üst kadrajda Enes Doğan, Mustafa Doğan Özkaya, tabii ki gözler sol alt kadrajda. Ali Gürbüz mü, Hüseyin Gümüşalan mı? Daha yakından alabiliriz değerli yönetmenim. Sol alt kadrajı Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan mücadelesini. Selman Özdemir, Zeki Çimen'in galibi. Sol üst kadrajda Yıldır'a yakın Serdar Yıldırım mücadelesi. Evet. Sağ üst kadrajda sarmada toparlanmak istiyor. Bir künde pozisyonunda, künde mi kılçık mı? Sağ üst kadrajda Mustafa Doğan Özkaya künde arayışı içerisindeydi. Hemen toparlandı. Sol alt kadrajda Ali Gürbüz yan kasık yan paçada. Toparlandı Hüseyin Gümüşalan. Sol üst kadrajda paça paçaya Serdar Yıldırım ve Yıldır'a yakın. Çok hızlı başladı. Sağ alt kadrajda da Yusufcan Zeybek bastırdı. Sağ üst kadrajda her an açık düşebilirdi, toparlandı. Enes Doğan. Çok ters düştü. Sağ alt kadrajda da Yusufcan Zeybek, tam ekran yapalım, her an iç kazık ters paçaya doğru yönelebilir. Ali Gürbüz iç kazıktan yüklenmek istedi, toparlandı Hüseyin Gümüşalan. Sağ alt kadrajda her an yeniş olabilir. İç sarmada tam ekran yapalım değerli yönetmenim, sağ alt kadrajı. İç sarmadan yükleniyor. Bakalım açabilecek mi? Henüz payanda pozisyonunda değil. İnanılır gibi değil. Hasan Cengiz toparlandı. Bakalım gerdanlama yapacak mı oradan? Bir kez daha aktarmak istiyor. Yusufcan Zeybek sağ alt kadrajda. Gerdanlamadan eğer çektirirse buradan yeniş çıkabilir. Sarmayı da çok güzel takmış Yusufcan Zeybek. Evet, oradan oyunu devam ettirecek tabii ki. Yükleniyor ama Hasan Cengiz de iyi direndi şu ana kadar. aman aman ne güzel güreş oluyor. Sağ üst kadrajda Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan mücadelesi. Kündeye dolandı. Sağ alt kadrajda tam ekran alabiliriz değerli yönetmenim. Künde atarsa ki net bir kılçık oyunu olabilir. Evet, künde atmak istediği net bir kılçıkla Yusufcan Zeybek adını çeyrek finale yazdıran 5. isim oldu değerli güreş severler. Sol. Sağ üst kadrajı alalım değerli yönetmenim. Sağ üst kadrajı alalım. Her an yeniş olabilir. Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan mücadelesinde tekrarını alacağız.
beline girdi. Şimdi tekrarını alabiliriz. Recep Tosun hakikaten yani hem Enes Doğan hem Mustafa Doğan Özkaya öyle karışıyorlar ki, bakın, öyle seyir zevki var ki. Günde pozisyonunu almıştı burada Hasan Cengiz. Kılçığı yetiştirdi Yusuf Can Zeybek. Hasan Cengiz elinden geleni yaptı diyorum. Çünkü yani bayağı bir zorladı orada. Evet. Mustafa Doğan Özkaya. Tam ekran alalım sol üst kadrajda. Enes Doğan'ı sol eli kasnakta, sağ ayağıyla da tırpanlayarak net bir galibiyet. Mustafa Doğan Özkaya'da çeyrek finalde. Tekrarını alacağız. Öbür tarafta diğer güreşi alalım değerli yönetmenim. Bakın sol eli dış kasnakta bir anda. Evet, bizim Ziya'nın oyununu yaptı. Evet, çok iyi yapmış. Yerdeyken biliyorsunuz ayağa takarak. İkili ekrana alalım. Serdar Yıldırım mücadelesini de ikili ekrana alalım değerli yönetmenim. Yıldıray Akın Serdar Yıldırım'ı aynı oyunla diğer ekrandaki değerli yönetmenim, diğer kameradaki mücadeleydi. Yıldıray Akın Serdar Yıldırım'ı mağlup ederek adını o da çeyrek finale yazdırdı. Ali Gürbüz'ün sol omuzunda bir sakatlığı söz konusu. Necmi Altındeğer, İlhan Altındeğer iyi yayınlar diliyor. Hasan Basri Koçak, Necmettin Işık, pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyoruz demişler. Ali Gürbüz'ün sol omuzunda bir ağrısı söz konusu. Hemen sağlık ekipleri geldi. Demin çok zorladı Recep Tosun Süleyman Başar karşısında Ali Gürbüz. O arada bir sakatlığını yükseltti. Tekrar Hüseyin karşısında mücadele ederken tekrar bir sakatlığı söz konusu. İnşallah önemli bir şey yoktur. Güreşe devam edecek gibi gözüküyor Ali Gürbüz. Ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Ali Gürbüz mü, Hüseyin Gümüşalan mı? Kırkpınar'ın rövanşı değerli güreş severler. Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz. Bakalım üstünlük kime geçecek Recep Tosun? Ve yine bugün burada 2024 yılında o bir Türkiye şampiyonu Yazgır Selahattin Ağoğlu kuratörlüğüne gelir. Siyah Kadir'i Yalova Kulova Belediyesi'nin pehlivanı Atakan Mehmet Merakuş, Yerlicik Kalabalık'ın salonları sahibi iş adamı Hüseyin Gümüşalan sol eli kasnakta, Salih Paşa'da, yan kazık yan paşa'da bir anda tırpanı vurdu, bakalım oradan açabilir mi? Ali Gürbüz toparlanmak istedi. Salih sarmada gerdanlıyor Hüseyin Gümüşalan. Sağdan sarma, sağdan gerdanlama. Hüseyin Gümüşalan tarih edimi Kırkpınar güreşlerindeki rövanşı vermiyor değerli güreş severler Ali Gürbüz'ü. Burada çok güzel sarmayı yetiştirdi ve gerdanlama eli aynı yerden sağ taraftan ve çok güzel rakibini aştı. Hüseyin Gümüşalan adını çeyrek finale yazdırdı ve Kırkpınar'ın rövanşını vermedi Hüseyin Gümüşalan. Sayın Bekir Kılıç adına güreş yapıyor. İstanbul. Elsen Erban. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Belediye güreş yapıyor. Bugün burada Evet, çeyrek finale kalan isimler. Şimdi Şener Sar söz sende. Çeyrek finale kalan isimleri anons edecek. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlık güreşinde çeyrek final mücadelesi yapacak baş pehlivanlar Yusuf Can Zeybek, Yıldıray Akın, Mustafa Doğan Özkaya, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz, Seçkin Duman. Çeyrek finalde mücadele edecek baş pehlivanlar Karamürsel Er Meydanı'nda birazdan çeyrek final mücadeleleri devam edecek değerli güreş severler. Çayırda bir mücadele var. Kulenin tam önünde değerli yönetmenim. Kulenin tam önünde. Evet. Bu arada Ercan, Erdal, Altay kardeşler, değerli büyüklerim bizleri izliyorlarmış.
İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Altıntaş adına güreş yapıyor Bursa. Yaman Altınova Belediye Başkanımız Sayın Mercedes Fazlacan adına güreş yapıyor. Bugün burada iş kadını Sayın Özge Akkuş adına güreş yapıyor. Fuat Pedek Yaman Altınova. Yaman Altınova Belediye Başkanımız Sayın Mercedes Fazlacan adına güreş yapıyor. Yaman Altınova'da faaliyet gösteren Üfeler sahibi. Nerede? Karşıda mı? Mavi üfeler sahibi çalışanları Özgürlük adına güreş yapıyor. Abdülhamid Demirci Yalova. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Koçak Toplum Derneği güreş yapıyor. Bugün burada Gökteci Bölümünün Sayın Ercan Altun Belediye güreş yapıyor. Hakim Nabiye Kocaeli. Gökbeş Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüş Belediye güreş yapıyor. Emre Dinizli, Kocaeli Gökbeş. Yalan Aklıoğlu Belediye Başkanı Sayın Mercedes Fazlacan adına güreş yapıyor. Ve bugün burada Aklıoğlu iş adamı, İran Erenler sahibi iş adamı Sayın Serhat Aykan adına güreş yapıyor. Ve ben Aykan Yalan Aklıoğlu. Altan Levent Erdoğan adına güreş yapıyor. İşte son anlara ekranlara geliyor. Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüzlü sağdan sarma, sağdan gerdanlamayla saf dışı bıraktı Hüseyin Gümüşalan. Sonu ölüm olsa bile doğruluktan asla şaşmam. Maddi manevi atasporumuz güreşe destek veren değerli ağamız Sayın Taceddin Aslanaç'ı coşkuyla yapılmayan alkışları alkıştan saymam. Sayın Hüseyin Çakır çok acele kule hakemliğine. Evet. Pehlivan pardon özür dilerim. Ataspor'un- Hüseyin Çakır çok acele er meydanına. Atasporu güreş çok seven Evet, kıymetli Taceddin ağamız, Aslan kıymetli ekranlarda. büyüğümüz, Asmar Sayın Holding Taceddin Onursal Başkanı Aslan'a, güreşlerimizin Sayın Taceddin tertip Arslan. komite başkanı aynı zamanda Kocaeli Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşlerin güreş ağası. değerli ağamıza bu görmüş olduğunuz altın kemeri takdim edecek. Şöyle kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Evet, küçük orta, küçük boy çeyrek final. Öztürk Güvenlikler sahibi iş adamı Sayın Ercan Öztürk Bey adına güreş yapıyor. Yunus Emre Bakır, Samsun Ladik. Güreşlerimizin güreş ağası. Dile kolay. Tam 93 yaşında değerli güreş severler. Cumhuriyet tarihinde yaş itibariyle güreş ağırlığında bir rekor. 93 yaşında Sayın Taceddin Arslan atasporumuz güreşe gönül vermiş, omuz veren iş adamımız Asmar Holding Onursal Başkanı. Ekranı ikiye bölerek ekranda tutabiliriz değerli ağamızı. Ekranı ikiye bölebiliriz. Çayırda çünkü mücadeleler de var. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Ahmet Çalık, Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı hemen yanında. Onur Keskin, Samsun Alatan. Sevgili Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli bir yerde güreş yapıyor. Ozan Kıl, Muğla Seyit Kemer. Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Kerem Menevşe, Balıkesir Susurluk. Hakan Temer, Balıkesir Manyas Belediye Başkanı Sayın Ahmet Gülü adına güreş yapıyor.
Balıkesir, Andırma, destek, Subaşan, Büyük Boy, Selahat'tan içinden geliyorlar. Allah Allah, illallah, yiğit aslanlara, alkışlar diyelim. Maşallah. Allah derman versin. Evet, yine güreşlerimizin altın kalpli, altın kemerli güreş ağası Sayın Taceddin Aslan da göreve gelir gelmez Kara Mürselimizde atasporu güreşe sahip çıkıp bu er meydanlarında Dualı Çayır'ın aslanlarını yaşattığından dolayı teşekkür mahiyetinde çok güzel bir hediye takdim edecekler. Değerli ağamız Sayın Taceddin Aslan'ı ve değerli başkanım Sayın Ahmet Çalık'ı da şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, küçük orta, büyük boy çeyrek final. Muhammed Enes Özcan. 25 Ağustos'ta Seki Yağlı Pehlivan güreşlerine tüm güreş severleri davet eden değerli belediye başkanımız Sayın Bayram Önder Akdenizli Bey adına güreş yapıyor. Dağcılar. Bülent hocam bir es verir misin? Tabii hocam, buyurun. Baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Çok acele kule hakemiyetinin önüne geliniz. Tekrar ediyorum. Baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Çok acele kule hakemiyetinin önüne geliniz. Aynı zamanda Gizliken Şelaleler sahibi iş adamı Sayın Tamer Kırcı adına güreş yapıyor. Muğla Seydi Kemer. Mustafa Yanal, Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kumbul adına güreş yapıyor. Mustafa Yanal, Antalya Serik. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar adına güreş yapıyor. Aynı zamanda genç iş adamı Aykut Saban Bey adına güreş yapıyor. Muhammed Köse Musul, Sakarya. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Dede İnşaatlar sahibi iş adamı Uçar Dede ve Bülent Dede adına güreş yapıyor. Kemal Berkekaya, Antalya Kemer. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Yasemin Fazlacan Efendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Altınova'da faaliyet gösteren Bilgi Turizmler sahibi iş adamı Adem Bilgin adına güreş yapıyor. Adil Bilgin, Yalova Altınova. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hürriyet Kaplan Hanımefendi adına güreş yapıyor. Akın Yaz, Kocaeli İzmit. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan Bey adına güreş yapıyor. Ve bugün burada Duran Nakliyatlar sahibi iş adamı Sayın Buran Yavuz adına güreş yapıyor. Murat Özkaplan, Pehlivanlar Diyarı Karamüsel. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Çok acele kule hakemiyetinin önüne geliniz. Evet, toz koparan ayak boyu pehlivanları. Bu size yapılan son çağrıdır. Toz koparan ve ayak boyu Selahat'tan güzel er meydanına. Çanakkale Evet, bu arada Belediye Başkanımız hem Hüseyin Gümüşalan hem Ali Gürbüz kule hakemleri tarafından davet edildiği çayıra, kulenin önüne. Reyhan Kırkmen güreş yapıyor. Serhat Tekin, Çanakkale Bayrağı için Allah Allah, illallah, iyi insanlara alkışlarla diyelim maşallah. Allah sırrını versin. Ayak boyu yarı final. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Evet, değerli yönetmenim, bir röportajımız söz konusu. Evet, Mustafa boyu pehlivanlara ayak boyu yarı final. Çayırda kıran kırana mücadeleler devam ederken canlı yayın kabinimize çok özel, önemli bir konuğumuz geldi. Gün boyu hep söyledik. Güreşi sevmek, sporu sevmek, gençlere hizmet etmek, geleneklerimize sahip çıkmak sözde değil, özde. Kim? Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yılmaz Aslan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tekrardan çok memnun olduk görüştüğümüze. Hakikaten öyle. Sene içerisinde hep görüşmeye devam ettik. İnşallah devam edeceğiz bundan sonra da. Şimdi ekranlara gelsin değerli yönetmenim. Sağ tarafa Sayın Ağamız Taceddin Aslan gelsin. Ve bir görselimiz var. O videoyu ekranlara isteyeceğiz.
Taceddin Aslan Cumhuriyet tarihinde şu anda ekranlara geldi. Bir rekor elinde bulunduruyor. Cumhuriyet tarihinde değerli güreş severler bugüne kadar 93 yaşında hiçbir güreş ağası olmadı. Altın kemerlerle birlikte rekor bizde ya. Şimdi ağırlıkta da bizde. Kim? Taceddin Aslan değerli büyüğümüz. Bu arada Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, Nokta TV, Er Meydanı güreşin hakkını verenler Pehlivan TV olarak birçok kanallarla ortak canlı yayın ağındayız. Bakın ekranın sağında sanayicilikte ve istihdamda büyük başarılara imza atmış Asmar Holding Onursal Başkanımız Sayın Taceddin Aslan büyük bir gururla, onurla orada oturuyor. Mahtum olarak siz ne hissediyorsunuz efendim? Bizim için çok büyük bir gurur. Yani Taceddin Bey babamızın ikinci defa Karamürsel güreş ağası olarak bu meydanlarda olması, biz çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Yani inşallah seneye de bu gururu yaşatacak diye düşünüyoruz babamız için. Değerli öğretmenim, bir videomuz vardı. Bizim olduğumuz tarafa o videoyu koyabilir miyiz? Bir izleyelim mi? Bakın kim? Evet, Taceddin Aslan özelliğinde neler söylemiş? Öğretim üyeleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin değerli mensupları. Sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. İçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taceddin Aslan'a girişimcilik alanında takdim edilen Fahri Doktora unvanının hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı töreni ülkemizin ve Çanakkale'mizin tanınmış iş insanları arasında yer alan Taceddin Aslan Bey'e Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin şükran borcunun bir nişanesi olarak görüyorum. Taceddin Aslan Bey çok vatanına büyük gururdu. ve milletine Sayın Cumhurbaşkanımızın Taceddin Bey için sarf ettiği bu cümleler ve kendinin kadir şinaslığı neticesinde Fahri Doktora töreni için hazırlamış olunan bu videoda bizim için çok büyük bir gururdu. Taceddin Bey bu haklı gururu diyelim 92 sene bu ülkeye hizmet etmiş bir vatandaş olarak bu şekilde teveccüh görmesi de gerçekten devlet büyüklerimizin de bu teveccühü göstermesi büyük bir yüce gönüllülüktü. Sanırım size bırakabileceği en büyük miras bu olsa gerek. Tabii ki. Onun yani bize erişilemez bir miras bırakıyor aslında. Bizler yani onun ayak izlerinde hareket etmek için, ilerlemek için mutlaka gayret edeceğiz ama çok zor bir yol. Onun ulaştığı noktalara ulaşmak bizlere nasip olur mu bilmiyoruz ama biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi Er Meydanı'ndayız. Muazzam bir atmosfer var. Muazzam bir organizasyon söz sahibi şu anda Karamürsel olarak. Ancak sizin de bir sportif altyapınız var. Spora çok uzak biri değilsiniz. Biraz Yılmaz Aslan'dan bahsedelim efendim. Yani ben tabii ki profesyonel olarak bir sporda bulunmuyorum ama tabii ki ikinci dan bir Aikido şeyim var. Maceram var diyelim. Son 10 seneden beri uzak doğu sporunu yapıyorum. Onun dışında bugün de yanımızda olan bir Asmar kürek takımımız var. Evet. Dragon Boat yarışlarına katılıyoruz. Evet. Farklı bölgelerde işte bizim 8. yarışımızda ama bu sene başarılı sonuçlar aldık. Küçükçekmece Belediyesi'nin ikincisi olduk. Harika. Maltepe üçüncüsü olduk. Bursa birincisi olduk. Eskişehir'de de ikinci olduk. Dolayısıyla bu sene kendimizi tahmin ettiğimizden çok daha ileriye taşıdık. Ama bu sene Eylül ayında da yarışlarımız olacak. Ona hazırlıklar içerisindeyiz ama tabii dediğim gibi profesyonel değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz gençlere bu sporu sevdirmeye. Harika. Sayın Taceddin Aslan büyüğümüz camiler, okullar, burslar ve ülkemizin istihdamı noktasında sanayicilikte çok ciddi başarılar ortaya koyarken siz de sportif anlamda gençlerin önünü açma, geleneksel anlamda güreşleri destekleme noktasında muazzam işlere imza atıyorsunuz. Taceddin Aslan üzerinde değerli büyüğümüzün özelinde sarf etmek isteseniz şöyle bir iki cümlede bunu nasıl tanımlayalım? Ekranları başında güreş severlere bizler defasında dile getiriyoruz ama mahkum olarak, Yılmaz Aslan olarak. Yani ben şahsen tabii şu anda gördüğümüz manzarayı işte geçen sene belediye başkanımızla başlayan bu serüvenin yeni seçilmiş başkanımızla devam ediyor olması bizim için en büyük devamlılıklardan bir tanesidir. Yani biz evet, çok mutlu oluyoruz. Bu gördüğümüz birliktelikleri gördüğümüz zaman
Ve şu noktada tabii şu anda da bir herhalde şey var. Evet, Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan'ın elini kaldırdı. Zaten az önce iniş vardı. Kule neden? Herhalde bir açıklama yapar, geri çağırmıştı. Bu arada değerli yönetmenim Taceddin Aslan büyüğümüzün arka kadrajını ekranlara getirebilirseniz, Sayın Yılmaz Aslan'la biz yapmış olduğumuz istişarede güreş yelpazesini daha çok nasıl genişletiriz ve buraya birçok konuğumuz geldi. Evet. Şimdi ben oraya az sonra geleceğim, röportajlar da yapacağım konuklarınızla. Arka kadrajda bakın, çok özel konuklar var. İlk kez mi güreşleri izliyorlar, ilk kez mi güreş sahasına geliyorlar? Evet. Siz söyleyin, buyurun efendim. Evet, biz tabii bu sene ilk senemiz olduğu için geçen sene bu kadar duyurma fırsatımız olmamıştı. Aksettirme fırsatımız olmamıştı. Bu sene daha fazla... Biraz daha uzaktan alabiliriz. Buyurun efendim. Daha fazla tanışık olduğumuz şirket çalışanlarımız ve eşimiz, dostumuzu davet etme fırsatımız oldu. Onlar da ilk defa yağlı güreşleri, bu milli sporumuzu seyretme fırsatı buldular. Bazıları içlerinde ben bu kadar seneden beri hani bu topraklarda yaşıyorum ama böyle bir etkinliğe hiçbir zaman katılmamıştım deyip de hani bu spora ileride gönül vereceğini hissettiğimiz insanlar da getirmiş olduk. Harika, çok harika, mutlu olduk. harika. Şu anda da ekranlara geliyor. Belki burada belki CEO yoktur ama birçok daire departman müdürleri var, daire başkanları var, birçok departmanda görevli, üst düzey yöneticileri var ama tam bir Anadolu coğrafyasının doğal, natürel vatandaşları şu anda ekranlara geliyor. Buradan isim sayabileceğimiz var mı? Efendim? İsim sayabileceğimiz var mı herhangi bir konumda? Benim yeğenlerim orada. Müfit ve Saynur benim ablamın oğulları. Harika. Asmar takımının üyeleri, şirket çalışanlarımız, süt tesisimizin fabrika müdürü, işte aklınıza gelecek tanıdığımız, tanımadığımız otel insanlar. yöneticisi var mı? Asperas'ın var mı? Aspera'nın otel yöneticisi yok ama sorumlu yöneticileri var. Harika. Orada. Birazdan geleceğim orada. Hepsiyle röportaj yapmaya çalışacağım. Yüreğinize sağlık Yılmaz Aslan. İyi ki varsınız. Taceddin Aslan büyüğümüzü çok dile getirmeye çalışıyoruz ama nazar değsin de istemiyoruz. Atasporumuza, gençlere, insanlığa bu kadar dokunuş yapan bir bireyi tanımak, büyüğü tanımak benim için de ayrı bir onur, gurur. Sizi tanımak büyük bir şeref. Dolayısıyla hepinize gönülden teşekkür ederim camiam adına. İnsanlık adına çok büyük çünkü hizmetlere veriyoruz. Siz çok da öne çıkmak istemiyoruz belki ama biz dilimizin döndüğünce bunlara yer vermeye çalışıyoruz. Son olarak sözlerinizi alalım. Protokole uğrayalım çünkü birazdan ben de protokole gelip o özel konuklarınıza röportaj yapacağım. Buyurun efendim. Ne mutlu bize ki böyle bir organizasyonun içerisinde sizlerle birlikteyiz. Bu kadar coşku içerisindeki seyircilerle birlikte bu havayı birlikte soluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiğiniz Estağfurullah. için. Müzeyyen burada O mı? da burada. Harika. O da burada. Ailece buradasınız. Bırakmıyoruz Çok yalnız sağ olun. babamızı. Çok sağ olun Ben Yılmaz teşekkür Bey. ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek Evet değerli üzere. güreş severler, Sayın Yılmaz Aslan'a Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanımız gördünüz samimi ve içten açıklamalarla geleneksel anlamda ve sportif anlamda yapılan destekleri konuştuk. Kendisini protokole oluyoruz ama biz de birazdan protokolde olacağız. Önemli arz oldu. Deste küçük, deste orta ve deste büyük boy pehlivanları çok aceler meydanına. Evet saygıdeğer misafirler, deste küçük boy güreşlerinde yarı final müsabakaları. Evet değerli güreş severler, demin Az önce evet ben söze gireyim. Az önce neler oldu, neler yaşandı? Değerli Şener Sar hocam gitti. Kul hakemlerini de ekranlara getirelim ikiye bölerek. Az önce Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan kul hakemleri tarafından anons edilmişti. Ekranı ikiye bölelim, mücadeleyi de ekranda tutalım. Neler yaşandı? Bütün bilgiler Şener Sar'da. Evet Recep Tosun bir önceki pozisyonda Ali Güreşleri Gürbüz'ün verelim, bizi alalım.
Kule hakemlerini verelim ekranlara. Bir önceki güreş verelim bizim tarafımıza. Evet. Bir önceki pozisyonda Ali Gürbüz'ün açık düştüğüne dair Hüseyin Gümüşalan'ın açık düştüğüne dair bir karar alınmıştı. Yani o zaman bir tekrarını izleyelim mi? Tekrarını tekrarını izleyelim değerli öğretmenim. Ali Gürbüz'ün Hüseyin Gümüşalan'ı tekrar edelim. Evet tabii. Pozisyon geldi. Evet. Biraz daha geride değerli öğretmenim. Geriye. Daha geride, biraz daha geride. Biraz daha geriden alalım. Evet. Bakalım kule hakemleri VAR'da izlediklerinde Ali Gürbüz'ün Hüseyin Gümüşalan'ı nerede açtığı konusunda ilk yere düştüklerinde mi acaba? Evet, burada sol omuzun üzerinde. Ama tam olarak açıldı mı açılmadı mı? Kule. Tekrar alalım orayı değerli öğretmenim. Bu pozisyonla alakalı. Evet. Tekrar alalım. Hakemler tam olarak orada pozisyonu net olarak Ali Gürbüz'ün önce devam edeceğini, galip geldiğini ilan ettiler. Daha sonra tekrardan pozisyon incelendi ve oy birliğiyle karar alındı. Hüseyin Gümüşalan'ın galip ilan edilmesini anons ettiler. Bakın burada Hüseyin Gümüşalan sol omuzun üzerinde açıldı mı açılmadı mı Ali Gürbüz kapalı. Devam ettirelim Recep Tosun. Devam edelim orada. Orada devam edelim. Devam edelim. Burada tam olarak karar veremediler. İlk pozisyonda iki baş pehlivanı çağırdılar. Daha sonra buradan gerdanlamayla Hüseyin Gümüşalan yeniş yaptı. Evet, bu pozisyon üzerine bir anlaşmazlık oldu ama hakemlerimiz, MHK'miz değerli Ahmet Kavakçı olsun, kule hakemlerimiz oy birliğiyle karar verdiler ve Hüseyin Gümüşalan'ın galip ilan ettiler. Değerli güreş severler, bunu da ayrıca belirtelim. Kule hakemi kararını verdi ve Hüseyin Gümüşalan galip olarak ilan edildi. Ve çeyrek final mücadelesi birazdan yapılacak. Baş pehlivanların çeyrek final kuralları çekilecek. Yusuf Can Zeybek, Yıldıray Akın, Mustafa Doğan Özkaya, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz, Seçkin Duman çeyrek final mücadelelerinde birazdan kura çekecekler. Değerli güreş severler. Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşlerinin çok büyük desteği olan değerli büyüğümüz Taceddin Aslan hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı ve Karamürsel Altın Kemer güreşlerine desteğini veriyor. Ayrıca biz kendisine spor camiası adına, yağlı güreş camiası adına teşekkür ediyoruz. Bu arada Recep Tosun röportaj için kendisini röportaja gönderiyoruz. Değerli güreş severler. Saygıdeğer misafirler, pehlivanlar nerede olursa olsun hepsi bizlerin kardeşi, bizlerin evladı. Şöyle pehlivanların tamamına bir moral alkışı istiyorum sizlerden. Pehlivan! Pehlivan! Şarkı olsun, Türkçe olsun sağlarında sazında. Pehlivanın senin alın yasında. Kaderimin baharında yasında. Korkma pehlivanın. Dediğini yapan çok değerli büyüğüm Taceddin Aslan'a uzatmak istiyorum. Değerli ağam, nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun. Muazzam bir atmosfer var. Muazzam bir güreşler var. Bunun baş mimarısınız. Az önce Sayın Yılmaz aslında canlı yayına aldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin hakkınızda övgüyle bahsettiği ekranlara getirdik. Bu atmosfere baktığında ne hissediyorsunuz efendim? Vallahi çok gururluyum. Çok güzel bir şey yapıyoruz, inanıyorum. Evet, hakikaten
Karamüsel tarihi günlerinden birini yaşıyor. Çok da konuklar var. Sayın Taceddin Aslan büyüğümüzün davetlisi olarak. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Aynur Aslan. Torunuyum. Güreşleri ilk kez mi izliyorsun? İkinci kez. Seni tanıyabilir miyiz? Müfit Aslan, Saynur'un abisiyim, Taceddin Aslan'ın torunu. Bu da ikinci katılışımız. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyalım. Merhaba, Nalan Yakalar. İlk defa geliyoruz biz de. Çok beğendik, seyrediyoruz. Sizi de tanıyalım lütfen. İknur Çevik, Yılmaz Aslan'ın yönetici asistanıyım. Öyle mi? Peki siz de tanıyalım. Hasan Çetin, Asmar ailesinin Peradan Süt Ürünleri'nin fabrika müdürüyüm. Süt ürünleri üretimi yapıyoruz. Taceddin Aslan. Yanınıza gelmek istiyorum çünkü hakimsiniz galiba. Güreşi ilk kez mi izliyorsunuz? Güreşe ilk kez geldik. Davet eden Yılmaz davet etti. Davet ettik. Şu an çok geldiniz mi? Daha önce gelmemiştik. İlk defa geliyoruz. Gayet güzel bir ortam. Beğendik. Hoşumuza gitti. Harika. Çocuklarınız geldi mi? Harika. Ailece geldiniz. Sizi tanıyalım. Eda Çetin, Hasan Bey'in eşiyim. Arslan ailesinde çalışıyor eşim de. Şu an güreşler için geldik, davet edildik. Çok memnunuz, teşekkür ederiz. Harika. Sizler de hoş geldiniz. Burada bir ufak pehlivanımız yatıyor. Şöyle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tuğçe Kırlay Teksöz ben. Asmar ailesinde Catwood bölümünde çalışıyorum. Harika. Yılmaz Bey'e misafir olarak geldik. Beraber geldiniz. Evet, aynen öyle. Güzel uyuyor. Sizi tanıyalım. Merhaba, Ebru Özyıldırım. Asmar ailesinden katılıyorum ben de. Yılmaz Bey sağ olsun vesile oldu. Biz de ilk defa geldik güreş yarışlarına. Çok iyi oldu yani, çok beğendim. Harika. Peki değerli güreş severler, görüyorsunuz Asmar Holding'in değerli çalışanları, misafirleri burada. Konuklar arasında ilk kez izleyenler var, destekleyenler var. Gönül vermiş büyüklerimiz var. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir atmosfer. Ailece burada. Neler hissediyorsunuz? Babamızın çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Desteklediğiniz isimler var mı? Güreşirken. Hüseyin Bey. Hüseyin Gümüşalan. Evet. Hüseyin Gümüşalan. Taceddin Bey tuttu, herkes destekliyoruz. Peki. Evet değerli güreş severler, işte bakın her anında çocuklarımız var, büyüklerimiz var, bayanlarımız, annelerimiz var, hanımlarımız var. Er meydanında muazzam bir yiğitlerimiz de kıran kırana güreşler yapıyorlar ve biz Mert Altın, Karamürsel. Biz teşekkür ederiz. Değerli büyüğümüz Taceddin Aslan, Ataspor'una sırtını dönen değil, yüzünü dönenlerden ve yanında olanlardan, bu organizasyonun yapımında, emeğinde çok büyük katkıları var. Recep Tosun'un da röportajlarında anlattığı gibi Aslan ailesi ve çalışanları, kurumu, holdingin çalışanları tümü bugün burada güreşleri takip ediyorlar. Neden, niçin derseniz Atasporu yağlı güreş bir sevgidir, bir sevdadır. Bu sevda bitmez. Zengin de olsanız, fakir de olsanız gönüllere taht kurmuştur. Ben Taceddin Aslan Bey'i çok teşekkür ediyorum. Taceddin Aslan ve ailesini, holdingini, Karamürsel güreşlerine yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli güreş severler, güreşlerimiz devam ediyor. Başaltı çeyrek final mücadeleleriyle güreşlerimiz devam ediyor. Yine alt boylarda, küçük orta büyük boy, büyük orta boylarında çeyrek final mücadeleleri devam ediyor. Ve birazdan baş pehlivanlık çeyrek final güreşleri devam edecek değerli güreş severler. Karamürsel dedik. Karamürsel pehlivanlar diyarı, altın kemerli baş pehlivanlar diyarı Karamürsel. Çok önemli isimleri var. Demin de anlatmıştım. Merhum Aydın Demir ustamız, altın kemerin ebedi sahibi. Yine Ahmet Taşçı, Karamürsel'in 2 defa üst üste altın kemerin ebedi sahibi Ahmet Taşçı. Kırkpınar'da 9 defa baş pehlivanlık kategorisinde birinciliği var. Yine
bu Karamürsel'den yetişmiş ustalarımız, abilerimiz var. Onlardan da bahsetmek gerekiyor. Kadir Birlik ustamız yine 1990 yılında Ahmet Taşçı çırağıyla baş pehlivanlık finali yaptı. Kadir Birlik ustamızı da saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine Mehmet Yılmaz, Cino Mehmet, o da baş pehlivanlıkta Ahmet Taşçı'yla finali var. Onu da ayrıca belirtelim. Çok büyük hizmetleri var. Belki unuttuğumuz isimler de olabilir. Onların da kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Yine Karamürsel'in çok değerli büyüğü, dünya olimpiyat şampiyonumuz Gazanfer Bilge. O da Karamürsel'e çok hizmetleri olan birisi ve Karamürsel Dereköy'de üniversitenin yapımında çok büyük katkıları oldu. Yıllarca Kocaeli'ndeki altyapıdaki sporculara maddi manevi destek oldu, öğrencilere destek oldu, yardımlarda bulundu. Rahmetle, minnetle anıyoruz Gazanfer Bilge'yi. Değerli güreş severler. Bugün Karamürsel Er Meydanı'nda kayıt yaptıran sporcu sayısı 800 ve baş boyunda 46 baş pehlivanımız kol bağladı. Baş altı 45, büyük orta 45. Her şey çok güzel, muntazam. Saha organizasyon bakımından baktığımızda çok da güzel bir ortam var Karamürsel Er Meydanı'nda. Karamürsel'in yeni jenerasyonda altın kemer umudu kuşkusuz Hüseyin Gümüşalan. O da bu yıl tarihi Kırkpınar Edirne güreşlerinde yarı finalde Yusufcan Zeybe'ye kaybetti ve 3. oldu. O da istiyor ki altın kemere ulaşmak. Hedefim altın kemeri almak diyor. 2025 yılı için umudunu 2025 yılına bağladı. Tabii bu arada CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde artık etaplar sonlanıyor. 5. etap Balıkesir Kurtdere güreşleri 15, 16, 17 Ağustos Balıkesir Kurtdere'de CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin belki de Elmalı'dan önce son kaderini belirleyecek musabaka Balıkesir Kurtdere güreşleri. Değerli güreş severler, çünkü alt boylarda boy atlama, puan durumu, CV Enerji Güreş Ligi'nde baş pehlivanlıkta 2025 yılı için seri başı olabilmek için, ilk 32'ye girebilmek için, ilk 8'e girebilmek için baş pehlivanlarımız puanlar almak mecburiyetinde. Eğer alamazsanız ön eleme müsabakasına çıkacaksınız. Bunu da çok iyi biliyor baş pehlivanlar. Onun için de ne kadar çok önemli Kurtdere güreşleri, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi. Bu arada ezanı Muhammedi okunuyor. Değerli güreş severler, ezanı Muhammedi bittikten sonra tekrar devam edeceğiz bıraktığımız yerden. Notlarımız yanımızda mı? Konuşma notları.
Evet değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler. Ezan-ı Muhammediye okundu. Baş pehlivanlar birazdan çeyrek final kurallarını şu anda hazırlık yapıyorlar. Ekranı ikiye bölelim. Evet, ikiye bölelim. Çünkü canlı yayın kabinimde gün boyu bahsettik ya, hani bu muhteşem organizasyonun baş mimarı dedik. Kocaeli'nin, Karamürsel'in genç, çalışkan, güler yüzlü, mütevazi belediye başkanı Sayın Ahmet Çalık canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, .tv, Er Meydanı güreşin hakkını verenler, sadece güreş, Pehlivan TV, yağlı güreş pehlivanları gibi ortak geniş bir canlı yayın ağında birlikteyiz. Ve sizin ilk ev sahipliğinizde yapılan 40. Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşlerinde heyecanınız oldukça yüksek. Sabah erken saatlerde geldiniz. Duygularını şöyle ekranlar başına güreş severlerle paylaşınız efendim. Evet. Karamürsel bildiğiniz üzere özellikle yağlı güreşlerde Türkiye'de adını duyurmuş. Çok ciddi baş pehlivanlar, altın kemerli pehlivanlar çıkarmış. Ve aynı zamanda da 2 tane altın kemer sahibi baş pehlivanlar çıkarmış bir ilçe. Yani yağlı güreş denince Karamürsel akla gelen ilçelerden. Zaten yağlı güreş bildiğiniz gibi Türkiye'nin aslında belli başlı illerinde yapılan bir spor. İşte Antalya'da, Balıkesir'de, Ordu'da, Samsun'da, Kocaeli, Karamürsel'le beraber ve şu an aklıma gelmeyen ismini unuttuklarım olabilir. Birkaç tane daha şehrimizde, Edirne'de çok ciddi bir şekilde seyircisi olan, talep görülen bir spor. Atasporumuz aynı zamanda. Çok ciddi bir geçmişi var. Tabii Karamürsel aradan geçen süre içinde özellikle Ahmet Taşçı'dan sonra, Ahmet abiden sonra biraz güreşlerimizde gerileme başladı. Son dönemlerde altın kemeri alamadık. Bu da bizi rahatsız ediyor. Yani uzun süredir altın kemeri alamamak, alışkanlık yaptı bize çünkü altın kemeri almak. Tekrar altın kemerleri Karamürsel'e getirmek istiyoruz. Onun için Karamürsel'de yağlı güreşlere daha fazla katkı vermek, güreşçilerimize moral motivasyonunu yükseltmek, ekip olma bilincini geliştirmek ve Karamürsel'e tekrar altın kemere getirmek istiyoruz. İşte bugün bu organizasyonumuz bir yeni yönetim olarak gelmiş olan bizler, vatandaşın takdiri Allah nasip etti, vatandaş takdir etti, bizi bu göreve getirdi ve bizler de ilçemize layık olabilmek, her alanda ilçemizi daha öne çıkarabilmek için geçmiş zamanlara göre daha kaliteli işler yapmaya gayret ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi sizler de sabahtan beri yayın yapıyorsunuz, çok yakından izliyorsunuz. Çok ciddi bir organizasyondan çok ciddi güreşler yapıyoruz. Kıran kırana güreşler oldu. Kıran kırana. Ve şu an baş kategorisinde, baş altında, diğer kategorilerde çok ciddi güreşçilerimiz katıldı. Altın kemerli güreşçilerimiz buradaydı. Bir nevi Kırkpınar'ın tekrarı yaşanıyor aslında. Hatta Kırkpınar'a gelemeyen Kocaeliler burada akın akın geldiler. Şu anda tribünlerde Evet. hiç boş yer yok. Sayın Başkanım, siz sadece geleceğiz tekrar güreşe de geleneksel anlamda değil, sportif anlamda, sanatsal anlamda gelir gelmez çok büyük işlere imza attınız ki özellikle tesisleşme noktasında Karamürsel sporumuzu tesisleşme noktasında hemen çözümler ürettiniz. Biraz amatör sporları konuşalım Karamürsel özelinde. Buyurun efendim. Şimdi Karamürsel'de bir spor altyapısı var. Karamürsel'de futbol ciddi bir altyapısı var. Bugün Karamürsel'de Türkiye'de ünlü futbolcular da çıkaran ilçemiz aynı zamanda. Merih Demiral. Son dönemde tabii Merih kardeşimiz son dönemlerde Türkiye'de ismini duyuran bir sporcumuz oldu. Ama ondan önce de yine ismini Türkiye'de duymuş olan futbolcularımız da var. Aynı zamanda Karamürsel Bey basketbol takımımız var. Karamürsel basketbol takımımız da aslında Türkiye'de basketbol anlamında çok eski takımlardan bir tanesidir. Ve ciddi maçlar çıkarıyor. Tabii bir şeyi öne çıkarmanın birkaç tane yolu vardır. Karamürsel, Kocaeli'nin sanayisi ve büyük işletmesi olmayan tek ilçesi. Güzellikler diyarı olarak tabir ediyorum ben Karamürsel'in. Ve Karamürsel'in 1,5 saatlik mesafesinde, ya araçla 1,5 saatlik çemberinde neredeyse 30 milyon yakın insan yaşıyor. Yani İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Bilecik, bunların hepsi Sakarya, bunların hepsi bize 1,5 saatlik mesafede en uzağı. Fakat Karamürsel'i yeterince tanınmadığını düşünüyoruz. Şimdi ilçemizi biz özellikle sportif faaliyetlerle, sanatsal etkinliklerle, yani vatandaşa, çevreye nasıl dokunabileceksek o şekildeki dokunuşlarla ilçemizi bölgesinde bir yıldız haline getirmek istiyoruz. İnsanların hafta sonlarında veyahut da tatil yapmak istediklerinde ya hadi bir Karamürsel'e gidelim demelerini arzu ediyoruz. Bunun için de çaba gösteriyoruz.
Harika. Burada ben sabahtan beri gözlemledim Sayın Başkanım. Rozetiniz yok. Herkesi kapıda karşıladınız. Bir kere camiam adına ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan herkesi kucakladığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi tabii herkesi kapıda karşıladınız. Şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki bir siyasi partinin adayı olarak seçimlere giriyoruz. Seçiliyoruz. Bir siyasi partimiz elbette var. Ama belediye başkanlığı toplumu kucaklaması gereken, toplumla beraber hareket etmesi gereken ve kimseyi ayırt etmemesi gereken bir makam. Biz de milletten aldığımız görevi milletimizle beraber onların içinde kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kucaklayarak bir yönetim sergilemek istiyoruz. İnşallah sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. İnşallah Sayın Taceddin Aslan, Asmar Holding Onursal Başkanımız, güreş ağımız özelinde neler söylemek istersiniz ki? Size gerçekten organizasyona da sizi de çok samimi duygular besliyor. Sayın Taceddin Aslan özelinde neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi Taceddin amcayla benim tabii uzun bir tanışıklığımdı. Görev aldıktan sonra kendisini ziyaret etmiştim, tanışmıştık. Ama kendisini tanıyorduk, biliyorduk. Karamürsel'de özellikle yağlı güreşlere verdiği desteği biliyorduk. Kendisiyle de o zaman bu konuda görüşmeler yapmıştık. Ve sağ olsun ben teklifi götürdüğüm zaman hiç tereddüt etmeden hay hay dedi, biz Karamürsel için, Türk yağlı güreşleri için üzerimize ne düşüyorsa yaparız dedi. Taceddin amca çok değerli bir insan. Ben de birkaç defa uzun oturduğum sohbet ettim. Gerçekten 92 yaşında Türkiye'de çok ciddi bir iş adamı. Bir holding sahibi bir iş adamı. O kadar da mütevazi bir insan. Yani bizde Anadolu'da bir deyim vardır. Görmüş geçirmiş diye. Evet, Taceddin amcamız görmüş geçirmiş bir insan. Yaşının olgunluğuyla beraber hala sosyal hayatın içinde bulunan ve Karamürsel'deki bulunan her türlü organizasyona destek vermeye çalışan, Türk sporuna destek vermeye çalışan bir insan. Bunun yanında tabii ailesine de değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle Yılmaz Bey oğlu, Naci Bey ve kızları hanımefendi gerçekten Taceddin amcadan sonra da bu işleri, Taceddin amcayla beraber de bu işleri yürütmeye çalışan, onun adına devamlı duyurmaya çalışan evlatlara. Ben kendilerini de gerçekten takdir ediyorum. Karamürsel'de özellikle yağlı güreşlerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Isparta'dan Nadir Türk mesaj yollamış. Seçimi kazandıktan sonra hiçbir pehlivanın işine son vermemesi takdire şayandı. Ben bizzat duydum başkanım sizin. Biz işimizi yapacağız. Halk bizden iş bekliyor. Sporcu da sporcunu yapacak, siyasi de siyasi yapacak. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Yani bizim tercihimiz kimsenin ekmeğiyle oynamak değildir. Ama tabii ki bizde 30 civarında personel çalışıyor. Bu personellerin hemen hemen %98'de önceki dönem arkadaşlarımızdan bize intikal etmiş olan personel. Bizimle uyum içinde, görevini layıkıyla yerine getiren, görevini siyasete bulaştırmayan, görevini ihmal etmeyen, işine gücüne sarılıp evine ekmek götürmeye çalışan hiç kimseyle bizim işimiz olmaz. Bütün arkadaşlarımızı kucaklarız. Ama tabii ki takdir edersiniz ki bu iş dünyasında da böyledir. İşini savsaklayan, işini düzgün yapmayan, liyakatli olmayan insanlara da tabii ki çalışmamız mümkün olmaz. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla belediye personelimiz de bizim bu tarzımızı fark etti. Niyetimizi fark etti ve şu an gayet güzel bir şekilde birbirimize güvenerek, dayanarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bakın şu alan şu hale getirinceye kadar birçok gizli kahramanlar var. Aşamadan geçti. Şu an bakın önde yemek ikramı yapılıyor veya meyve ikramı yapılıyor. Az önce eşim bir dışarı çıkmıştı. Geldi dedi ki ya dedi mutfağın oraya dedi girdim dedi. Sanki dedi düğün evi gibi dedi. Kimisi dedi meyve doğuruyor, kimisi meyve soyuyor, kimisi tabakları yerleştiriyor. Aslında misafirperverliği de burada ortaya koyuyor. Bir şey var. Kim yapıyor bunları? Bizim personelimizde emekleri var. Şimdi bu organizasyonların hiçbirini belediye başkanı tek başına yapmıyor. Arkasındaki ekibiyle beraber yapıyor. Tek taştan duvar olmaz. Evet. Şimdi haliyle biz personelimizle beraber uyum içinde Karamürsel'imiz için, ilçemiz için en güzellerini yapmak için mücadele edeceğiz. Sayın Başkanım artık baş pehlivanlar çeyrek final salavatlamasındalar. Evet. Güreşi bilen birisiniz. Bir öngörünüz var mı? Gün sonunda altın kemere kim uzanır? Gönlünüzden kim geçiyor? Hak eden kazanacak muhakkak ki. Şöyle veda edelim. Şöyle söyleyeyim. Sporcu bizim tabii gönlümüzden birileri geçer mutlaka ama tabii. Şimdi güreşlerde olsun sporlar hep şöyle bir deyim kullanılır. İyi olan kazansın denir. İyi olan kazansın. Peki, çok teşekkür ederim samimiyetle cevap verdiğiniz için. Değerli güreş severler, canlı yayın konumuz bu muhteşem organizasyonu ev sahipliği yapan Kocaeli Karamürsel'in
çalışkan, güler yüzlü, mütevazi ve bizlere de samimi duygular içerisinde cevaplar veren başkanımız Sayın Ahmet Çalık'tı. Baş pehlivanlar çeyrek final salavatlamasınlar. Biz Sayın Başkanımızın protokolde oldukça geniş bir konuk isimleri var, sayısı var. Biz kendisini protokole uğurluyoruz ve sizleri de baş pehlivanların çeyrek final güreşleriyle baş başa bırakıyoruz. Sonra eklemek istediğiniz var başkanım. Buyurun. Şunu da hemen unutmadan ilave Tabii edeyim. ki başkanım. Biz Karamürsel'de bundan sonra da inşallah Allah nasip ederse hep devamlı üzerine katarak programları yapmaya devam edeceğiz. Bütün izleyicilerinizi bundan sonraki programlarımızda da mutlaka bekliyoruz. İnşallah. Onları şimdiden davet ediyoruz. Seve seve biz de her zaman yanınızdayız Sayın Başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, baş pehlivanların çeyrek finali karşınızda değerli güreş severler. Selam olsun. Selam olsun vatan için, bayrak için, namus için canını veren kahraman şehitlere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıtkabir'de yatan eşsiz komutan, muazzam insan Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Hadi aziz seyircim, o elleri öper alnımıza koyarız. En büyük jüri sizsiniz. Baş pehlivanlarımıza çeyrek finalde hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, küçük orta küçük, küçük orta büyük. Yarı final için çok acele er meydanına. Küçük orta küçük ve küçük orta büyük boy pehlivanları çok acele er meydanına. Baş pehlivanlık çeyrek final anındayız. Kocaeli Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşlerindeyiz. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, Nokta TV, Er Meydanı güreşin hakkını verenler sadece Güreş Pehlivan TV ve Yağlı Güreş Pehlivanları sosyal medya portalında canlı olarak izliyorsunuz. Değerli güreş severler. Bu arada Balıkesir'den Akın iyi yayınlar diliyor. Hayrettin Çampınar iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim değerli büyüme. Bakalım bu tur sonrasında kimler yarı finale adım atacaklar? Baş pehlivanlarımız huzur peşrevindeler. Nedim Gürel mi, Mustafa Doğan Özkaya mı? Hüseyin Gümüşalan mı? Hamza Özkaradeniz mi? Orhan Okulu mu? Yıldıray Akın mı? Yusuf Can Zeybek mi? Seçkin Duman mı? Finale kalan pehlivanlar acele edin, çok acele meydanına. Evet, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boy güreşlerinde yarı final. Değerli büyüğüm Hakkı Şekeröz, desteden başa kadar güreş tutan tüm yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyorum demiş. Teşekkür ediyorum değerli büyüğüme.
Hüseyin Gümüşalan ekranlarda. Rakibi Başiskele Belediyesi'nin pehlivanı Hamza Özkaradeniz. Hüseyin Gümüşalan'ın rakibi. O da Kırkpınar'da çeyrek final yaptı. Hamza Özkaradeniz. İyi bir çıkış yaptı Recep Tosun. Kırkpınar'da Hamza Özkaradeniz. İlk kez katıldı ve çeyrek finale kaldı. Bu arada Hamza Özkaradeniz kayınbiraderim olur. Evet, sen de oradan evlisin. Yani ben isterdim ki onun daha önce başa çıksın. Çok büyük işlere imza atabilirdi. Ama bu tecrübe oldu. Hamza Özkaradeniz için tabii ki şimdi artık hedefi daha yukarılarda. Final yapmak. Sol üst kadraj Nedim Gürel, Mustafa Doğan Özkaya. Sol alt kadrajda Hamza Özkaradeniz, Hüseyin Gümüşalan. Sağ üst kadrajda Orhan Okulu Yıldır'a yakın. Yine sağ alt kadrajda Yusuf Can Zeybek, Seçkin Duman ile mücadele ediyor değerli güreş severler. Almanya'dan Harun Çampınar iyi yayınlar diliyor. Almanya Grosskoral'dan. Teşekkür ediyorum. Selamlar yolluyoruz Almanya'daki tüm gurbetçilerimize. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, küçük orta küçük boy, yarı final. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalışkan'ı güreş yapıyor. Aynı zamanda Bu arada çok değerli büyüğüm Turgut Taşçı, Karamürsel'imizin basketboldaki bir neferi. Selamlar saygılar değerli büyüğüme Turgut Taşçı abime. Bir Kırkpınar aşığıdır. Evet bu arada sağ alt kadrajda Seçkin Duman ayaktan bir anda karıştı, bastırdı Yusuf Can Zeybek'i. Her an orada bir pozisyon tekrar edebilir Recep Tosun. Yine sol alt kadrajda Hamza Özkaradeniz, Hüseyin Gümüşalan mücadelesi, çekişmeni devam ediyor. Bu arada Zonguldak Yaraşlı'dan İbrahim Çalık iyi yayınlar diliyor. Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba Derneği de tüm pehlivanlara başarılar demiş. Manyas Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Duran'ı güreş yapıyor. Aynı zamanda Nedim Gürel ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi ekranın sol üst kadrajında. Değerli güreş severler, Nedim Gürel rakibini bastırdı. Bakalım oradan bir keçi dikmesi oyunu Bu arayışında. arada Hüseyin Gümüşalan göğüs çaprazından sürüyor. Ayağını taktı mı? Hayır, takamadı. Hamza Özkaradeniz. Eğer taksaydı çok büyük tehlikeydi. Kırkpınar'da Ali Gürbüz'e yaptığı gibi bugün yapabilirdi. Toparlandı. Nedim Gürel keçi dikmesi arayışında. Kasna kolu yan kazıkta. Bakalım paçayı alabilecek mi? Kafaya baskı uyguluyor orada. Acaba gerdanlamadan mı yürüyecek ya da keçi dikmesine dediğimiz oyunu uygulayabilecek Cemil mi? Doğansoy değerli büyüğüm iyi yayınlar diliyor. Murat Doğansoy Kocaeli Spor'da bir dönem milli takıma kadar yükselmiş değerli büyüğüm. Balıkesir Gönen'den Sağlıkçı İbrahim abimiz de iyi yayınlar dilemiş. Bursa Dürdane Köyü'nden Halil Doğru iyi yayınlar diliyor. Evet Nedim Gürel. Paça kazık arayışında. Mustafa Doğan Özkaya'ya bakalım. Tam ekran alalım. Buradan bir sonuç çıkar mı Şener Sar? Evet buradan Mustafa Doğan Özkaya genelde kurtuluyor. Çünkü cüssesi küçük ama
yüreği çok büyük Mustafa Doğan Özkaya'nın neler yapacağını güreşi çok yakından takip edenler çok iyi bilir. Her an her şeyi yapabilecek bir baş pehlivanımız Mustafa Doğan Özkaya. Bu arada Hamza Özkaradeniz'in sağ dizinde bir sakatlığı söz konusu olabilir. Dörtlü ekran alalım değerli yönetmenim. Bu arada Orhan Okulu Yıldıray Akın karşısında üstünlüğünü göstermeye başladı. Evet. Çift kasnakta eli, ön kasnakta ve oradan yükleniyor Yıldıray Akın karşısında. Yusuf Can Zeybek de sağ alt kadrajda o bildik sağlı sollu kasnak ve paça hamleleri ve bastırdı. Bir sürpriz çıkar mı bu mücadelede? Yusuf Can Zeybek sağ alt kadrajda ve Seçkin Duman mücadelesinde. Yusuf Can Zeybek eğer burada yer güreşinde çalışmaya devam ederse, Seçkin'i bunaltırsa sağlı solu dış kasnak çalışmalarıyla, sarmayla özellikle sonuç erken gelebilir Recep Tosun. Seçkin Duman'dan sürpriz bir kontra hücum gelebilir mi? Yer güreşinde gelmez Recep Tosun ama güreş ayağa kalkarsa orada bir tabii ki hızlı bir atakta, kapıcılıkla Seçkin'e iyi yap diyeceği bu kapıcılık. Ama dediğimiz gibi Seçkin Duman bu. Her an her şeyi yapabilir. Bu arada Salih Kaya, Mustafa Doğan Özkaya için her türlü pozisyondan kurtulabilir. O benim gözümde aslanlara bile kafa tutan bal porsuğu gibidir demiş. Evet, Mustafa Doğan Özkaya özellikle. Kesinlikle doğru söylüyor. Çünkü Mustafa Doğan Özkaya bunları çok iyi yapabilen bir güreşçi. Yer güreşi de çok iyi. Yerde de çok iyi müdafası var. Kolay kolay dış kazıklardan yani kendini teslim etmiyor. Hüseyin Gümüşalan. Sağdan sarmayı vurdu. Yaydırırsa sonuca gidebilir. Gerdanlamayla evet. Bakalım tıpkı Ali Gürbüz'ü yapmış olduğu gibi deneyecek mi bakalım. Bu arada Kocaeli Kızderbent'ten köfteci Nurettin abimiz iyi yayınlar diliyor. Kızderbent'te tüm ahaliyle birlikte izliyoruz demiş. Hepsine kucaklı sevgiler. Gerdanlamada Hüseyin Gümüşalan. Sol alt kadrajda sağdan sarma ve gerdanlamayla adını yarı finale yazdıran İlk baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Kocaeli Karamürsel Altın Kemer Er Meydanı'nda bir itiraz söz konusu Hamza Özkaradeniz'in. Tekrarını izleyeceksiniz. Bakın sağdan sarmayı vurduğunda devam edelim. Buradan bir anda gerdanlamaya doğru yöneldi Hüseyin Gümüşalan. Tıpkı bir tur önce Ali Gürbüz'e yapmış olduğu oyunun tıpkısının aynısını yaptı. Bakın gerdanlamayla çeneden, boğazdan değil, Nizami. Çeneden çekiyor. Net bir galibiyet. Çene temaslı boyundan çekiyor. Evet. Diğer mücadelelerine devam edelim. Üçlü ekranda. Ya da dördüncü ekrana da bir mücadeleyi koyabiliriz alt boyların. Değerli yönetmenim. Böyle kalalım. Evet. Hayır bu aynı güreş. Başka bir mücadele alabiliriz. Bu da aynı güreş bizim Nedim Gürel'in mücadelesi. Aynı güreş değerli yönetmenim. Yine Yıldıray'ın mücadelesi. Peşref çekenlerden birini alabiliriz değerli yönetmenim. Ya da üçlü devam edebiliriz. Bu arada Hüseyin Gümüşalan'ın tekrar hakemiyetine bir itirazı söz konusu. Pozisyonu tekrar inceleyin diye Recep Tosun söz konusu durum var. Çünkü demin de Ali Gürbüz güreşinden sonra bir daha başladılar mı? Bakıyoruz. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Evet tam sol alt kadrajda. Tam 174 numara hakemin önünde. Hüseyin Gümüşalan mücadelesi yine devam ediyor. Biz de anlam veremedik. Şener Sar şimdi öğrenecek ne oldu bittiğini. Sol alt aşağıda sol alt kadraj. Evet. Daha yakından alalım. Az önce gerdanlamayla yenmişti Hüseyin Gümüşalan. Mücadele tekrar devam ediyor çayırda. Hamza Özkaradeniz'in itirazı söz konusuydu. Hakemler de gerdanlamada boğazından tuttuğu gerekçesiyle evet. Gerdanlama. Gerdanlamadan dolayı sayılmadı yeni. Güreşi devam ettirdiler. Yeni sayılmadı değerli güreş severler. Hamza Özkaradeniz'in itirazı yer buldu. Boğazından çekmiş demek ki. Çenesinden değil. Evet yani biraz daha yakın görüntülerde daha iyi anlaşılıyor. Sol üst kadrajda Nedim Gürel iç kazıkta havalandırıyor.
Sol üst kadrajda bir iniş yapabilecek mi ama? Eli iç Salih kazıkta Kaya'nın her an bir söylediği iniş olabilir gibi Recep Tosun. Buralardan çok iyi İç kazıkta kurtarıyor ters kendini. paçayı bulabilir mi? Çok ah. Evet orada iç kazıktan biliyorsun. Evet, Hüseyin Gümüşalan sol alt kadrajda. Tam ekran yapalım değerli yönetmenim. İç kazık ters paçayla sol alt kadrajda Hüseyin Gümüşalan bu sefer oldu mu diyor. biraz sitemkar bir evet serzeniş oldu. Bir önceki pozisyondan dolayı Hüseyin Gümüşalan artık diyor ki bir daha inceleyin pozisyonu Recep Tosun. Yani bir defa değil 2 defa yendim der gibisi. Evet üçlü ekranda Nedim Gürel mücadelesi tam alalım değerli yönetmenim. Biraz kenarda kalmış yerdeler şu anda. Evet. Ekranın sağında tam ekran yapalım değerli güreş severler. Seçkin Duman günün sürprizine imza attı. Cengizhan Şimşek'ten sonra Yusuf Can Zeybe'yi de mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu Hüseyin Gümüşalan'dan sonra. Tekrarını izleyeceksiniz değerli güreş severler. İkili ekran alalım da artık değerli öğretmenim. Bakın Yusuf Can Zeybek dış kazık yan paçada yaydırırken bakın bir anda çok harika bir ayak oyunuyla. Topuğa kılçık da diyebiliriz ama sol topuğuna çok güçlü bir şekilde çangal vurmuş ve günün sürprizine imza attı. Evet, Seçkin Duman. Günün sürpriz isimlerinden bir tanesi oldu Şimdi diyelim. iki mücadele ekranlarda ama değerli yönetmenim pilot kamerasından alabilirsek çünkü önüne güreşler geliyor. Hem Orhan Okulu Yıldıray Akın'ın hem de Nedim Gürel Mustafa Doğan Özkaya'nın mücadelesini pilot kameralardan ekranlara getirebilirsek. Şu an ekrandaki Recep Tosun alt boylar, büyük orta, küçük. Hayır, arka kadrajda, yerde. Arka kadrajda. Normalde arka kadrajdaki güreşi çekiyor. Ama önünde mücadele var. Bu arada her an yeniş olabilir. Nedim Gürel iç kazık ters paçada. Biraz zorlanacak gibi. Fatih Yıldız Bursa'dan iyi yayınlar demiş. Selamlar yolluyoruz Fatih Yıldız'a. Evet, teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Pilot kameralardan da alırsak, evet. Her an yeniş olabilir Nedim Gürel, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesinde. Recep Tosun paçaladı şu anda. Bakalım ne yapacak. İç kazığı da aldı. Evet, Nedim Gürel havada, bakayım ters bulacak mı? Ters sarmaya yöneliyor. Nedim Gürel ters paça arıyor. Düşürdü ama açamadı Nedim Gürel. Mücadele ortaya doğru geliyor. Orhan Okulu da ekranın sağında. Ya bu Orhan Okulu hakikaten çok büyük övgü hak ediyor. Her organizasyonda terinin son damlasına kadar o da her şeyini ortaya koyuyor. Kocaeli Kandıra'dan Yılmaz abimiz iyi yayınlar demiş. Aldığım paranın hakkını veriyorum diyor. Kesinlikle. Orhan Okulu. Kesinlikle. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Değerli güreş severler de bizi izleyen ekranlarda, güreşleri izleyen güreş severler de aynı şekilde düşündüğünü sanıyorum. Recep Tosun aldığı yolluğun, paranın hakkını sonuna kadar, alnının son terine kadar, damlasına kadar hak ediyor Orhan Okulu. Bu arada Buca'dan Hasan ve Murat kardeşleri iyi yayınlar demiş, selamlar. Turgut kardeşimiz bizi izliyorlarmış. Selamlar. Orhan Okulu baskı kurdu ama Yıldıray Akın da yer güreşinde çok iyi. Evet, yer güreşinde Yıldıray çok iyi. Yıldıray sezon güreşine iyi başladı ama sonrasında devamını getiremedi. İstenilen çıkışı, patlamayı da yapamadı Recep Tosun. Özellikle Kırkpınar'da da yapamadı. Tabii ki o sakatlık ne derecede boyutta tabii ki tam olarak bilemiyoruz. Sakatlık çok çok önemli bir güreşçi için. Tekrar tabii ki inşallah en yakın zamanda eski formuna, eski sağlığına kavuşur diyorum ama genelde yer güreşini çok benimsemek de iyi bir şey değil Recep Tosun. Çünkü altta yatan adam ne kadar iyi altçı olsanız da illaki yıpranır.
sizi sağdan, soldan, dış kazık, paça kazık, sarmalarla, klelerle yıpranırsınız kesinlikle. Yani alt team deyip de çok ki altta yatmak da pek de iyi değil Recep Tosun. Yarı finale kalan ilk iki ismi anons eder misin? Evet, Hüseyin Gümüşalan ve Seçkin Duman yarı finalde Recep Tosun. Yalnız ben Seçkin Duman'ın bir sürprize imza atabilir dediğimi hatırlıyorum. Evet dediniz. Evet dediniz Recep Tosun. İki baş pehlivan Mustafa Doğan Özköy, Nedim Gürel de yorgunluk belirtileri başladı. Demin tabii az önce güreş biraz daha hareketliydi. Nedim Gürel arayış içindeydi. Paça kazıklarla, ters paçalarla, ters sarma arayışlarındaydı ama şu anda güreş nötr duruma geldi. Yani artık güreş daha ağırlaştı diyebiliriz ama Orhan Okulu nezdinde, Orhan Okulu yer güreşinde sarma klelerle rakibini bunaltıyor ve oradan arayış içinde Orhan Okulu. Hava tam olarak Recep Tosun güzelleşti şu anda. Öğlen sıcağı tabii ki geçti. Tam güreş yapılacak bir hava. Zemin de güzel, çayır da güzel. Alkış yapılır pehlivanlarımıza, alkış. Burası Kocaeli Altın Kemerler şehri Karamürsel. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, Nokta TV. Er Meydanı güreşin hakkını verenler sadece güreş, Pehlivan TV ve Yağlı Güreş pehlivanları ortak canlı yayın ağındasınız değerli güreş severler. Evet. Sayın Emin Garustan. Evet, devam edelim. Devam edelim. Avcılar, şerefine devam et. Avcılar. Evet, saygıdeğer misafirler. Orhan Okulu patlangoç arıyor. Bizde küçük boy final. Ama müsaade etmiyor. Yıldır'a yakın Kocaeli Gölcük Belediyesi Baş Pehlivanı. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'in baş pehlivanı. Emirhan Giral, İstanbul Sakarca. Dede İnşaat sahibi Bülent ve Uçar Dede adına güreş yapıyor. Kemal Arda Akbaş, Antalya Varsat. Teste küçük boy final müsabakasınız. Bursa bölgesi hakemlerimizden Hakan Karanaoğlu'nun önündeki Arslan'ın desteği orta boy final. İstanbul Sakarca Belediye Başkanı. Evet, Orhan Okulu yan kazıkta, yan paça arayışında kafaya baskı uyguluyor. Ayağından sıkıştırıyor. Evet, buradan paçayı alırsa çok büyük tehlike yaratır Orhan Okulu. Keçi dikmesi arayışında şu anda kafaya baskı uyguluyor. Müthiş baskı uyguluyor Orhan Okulu. İnanın ki çok bunalttı Yıldır'a yakını. Sağdan soldan kreler, sağdan soldan gerdanlamalar. Yani tabiri caizse gömdü diyebiliriz çime Yıldır'a yakını. Diğer tarafta ekranın solunda Nedim Gürel, o da aynı şekilde yan kazıkta. Buradan kas kanadı yapabilir mi? Buradan evet, bir kas kanadı Nedim Gürel. Mustafa Doğan Özkaya karşısında galip geliyor. Tekrar aralım değerli yönetmenim. Nedim Gürel, Mustafa Doğan Özkaya yeniş pozisyonunu.
Evet, sağdan soldan kaleler. Nedim Gürel, Mustafa Doğan Özkaya güreşini tekrar alalım değerli yönetmenim. Ekranları başında izleyenlere tekrar izletelim. Nedim Gürel, Mustafa Doğan Özkaya güreşini yeniş tekrarını alabiliriz. Orhan Okulu yan kazıkta, yan paçada kafayı da ayağına sıkıştırdı. Buradan tabii ki o da bir kas kanadı deneyebilir. Ama Yıldır'a yakın yer güreşini benimsedi. Çok dikkatli. Orhan Okulu da çok iyi yükleniyor. Bakalım buradan aşırabilecek mi Orhan Okulu? Yıldır'a yakını. Dış kazıkta gerdanlamaya çalışıyor Orhan Okulu. Evet, Mekay vuralım şimdi. Ahmet Faruk Öz çok acelen meydanına. Ahmet Faruk Öz. Evet, Nedim Gürel galip geliyor. Pozisyonun tekrarı Mustafa Doğan Özkaya karşısında. Orhan Okulu yer güreşinde devam ediyor. Paçayı eline geçirdi. İnanın ki yani bugünün belki de en uzun süren güreşi ya da mücadelesi. Her iki baş pehlivanı da tebrik ediyoruz. Aldıkları para kuruşuna kadar helal. Alın terinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Kora kor mücadele. Hem Orhan Okulu hem Yıldır'a yakın. Büyük orta güreşlerinde yarı final müsabakası. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Karanlık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karataş'tan kağıtların sahibi Baki Karataş adına güreş yapıyor. Evet saygıdeğer misafirler. Bu pehlivanımız gitmiş olduğu her yerde para müşterimize altın madalyalar getiriyor. Edirne Tarihi Kırıklar güreşlerinde hemen bugüne kadar güreş yaptığı her boyda derecesi var. Para müşterinin gururu genç pehlivanlarımızdan Sinan Yıldız. Para müşter. Sakarya Karapürçek Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çoruhlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sektir Enerji ve Madencilik sahibi İş Adamı İsmail Kılıçar adına güreş yapıyor. Ahmet Faruk Oğuz, Zonguldak Anadolu. Evet değerli güreşseverler, aslı resmi bu toprakların evladı, bu topraklarda yetişen baş pehlivanımız Gökhan Arıcı'nın mahdumu. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Başkanımızın pehlivanı. Bugün burada güreşlerimizin değerli güreş ağası Fatih Aslan adına güreş yapıyor. Bu kardeşimizle 2023 yılında Edirne Tarihi Kırıklar küçük boyda, büyük boyda Karamürsel'e üçüncülük getirdi. Mert Arıcı, Karamürsel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karamürsel'de faaliyet gösteren Köfteci Nurettin adına güreş yapıyor. Orhan Okulu'nun baskısı bir türlü sonuca yansımadı.
yer güreşinin profesörü Yıldıray Akın direniyor. Şimdi Recep Tosun, bana sorsan Şener Sar, sen ortaokul olsan ne yapardın? Yani burada bir umut çıkmıyorsa tabii ki ben rakibi ayağa kalkarım ya Recep Tosun. Hatta bastırmam. Ayaktan sırt aşağı düşmesini beklerim rakibin. Eğer rakibin çok yer güreşinde çok iyiyse yer güreşinde aşırı bir fazla ısrar etmeyeceksin. Oyunu denedin. Olmadı. Ayağa kalkacaksın ya da hakemin ayağa kaldırmasını bekleyeceksin. Ben burada pek de çayır hakeminin ayağa kaldırmadığını görüyorum. Aslında bu musabakanın ayağa kalkması gerekiyor. Bazı anlar durdu güreş. İnanın ki bekleme olayı oldu. Güreşin ayağa kalkması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Gerekmeli de. Ortaokul eğer bu güreş tekrar ayakta kalksa, yani ya rakibini ihtarla attıracak, ihtarla yenecek. Bu arada puanlamaya çağırdılar. Baş pehlivanlık çeyrek final müsabakasına. Evet. Ayrılmasın kameramanımız Ortaokulu'dan. Çünkü her an puanlama başlayabilir. Yağlanacaklar. Evet, şu bir gerçek ki bugünün belki de en uzun mücadelesi Recep Tosun. Bu oldu. Hem Yıldıray özelinde hem Ortaokul özelinde ekip baş pehlivanımıza tebrik ediyorum. Mücadelelerinden ötürü. Önümüzdeki hafta Balıkesir Kurtdere güreşleri var. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde alınacak puanlar çok önemli. Alınacak galibiyetler çok önemli. Tabii ki önümüzdeki haftayı düşünen sporcularımız var, pehlivanlarımız var, baş pehlivanlarımız var. Tabii ki o güreşleri de çok düşünüyorlar. Biliyorsunuz her kategoride CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde bir ödül yönetmenliği var ve totalde 6 lig güreşinde 6 ayaklı lig güreşinin sonucunda birinci olanlara maddi anlamda çok büyük ödüller var. Bu da tabii ki sporcuları çok büyük motive ediyor. O şekilde hırslı mücadele ediyorlar. Ama dediğimiz gibi piyasa güreşleri, mahalli güreşler tabii ki onların da azalması yağlı güreş için kötü bir şey olur. Onların devam etmesi lazım. Mahalli güreşlerin, piyasa güreşlerinin de devam etmesi lazım. Tabii ki seyirciler şunu soruyor. Ya işte neden piyasa güreşlerinde mücadele daha çok azalıyor da neden lig güreşlerinde daha çok mücadele oluyor diye sistemleri oluyor. Haklılar mı? Bana sorarsanız da haklılar. Değerli aziz güreş seyircilerimiz, bizi ekranları başında takip eden seyircilerimiz, haklısınız. Size hak veriyorum. Siz de istiyorsunuz ki yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, ilçelerinde, illerinde ki yapılan yağlı güreş, yöresel güreşlerde ki mücadelenin aynı CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde olduğu gibi olmasını istiyorsunuz. Bu arada Gözlemciler Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Atmaca, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kurumsal işleyişi noktasında Karamsel Er Meydanı'nda görev alan MHK, Kule, Cetvel ve Çayır hakemlerine ve pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum. Her şey atasporumuz için demiş değerli hocamız Mehmet Atmaca. Biz de Mehmet Atmaca'ya kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Çok deneyimli bir isim. Sevdiğimiz bir abimiz Mehmet Atmaca. Türk güreşi için çok büyük bir şans kendisi. İnşallah bu tür isimlerin görevlerde çoğalması ümidini taşıyoruz. Evet, Ortaokulu Yıldıray Akın mücadelesi ekranın solunda. Ekranın sağında da Sinan Yıldız'ı mı görüyorum tam olarak? Hayır, Ortaokulu'yu tam ekran alın değerli yönetmenim. Daha sonra alt boyları dörtlü bir şekilde alırız. KJ'leri de yazabilirsek. Ortaokulu Yıldıray Akın. Hüseyin Gümüşalan, Seçkin Duman ve Nedim Gürel'den sonra bakalım dördüncü isim Ortaokulu mu Yıldıray Akın mı? Beline girdi, her an bastırabilir. Yıldıray Akın dördüncü isim olarak
adını yarı finale yazdırdı değerli güreş severler. Orhan Okulu'yu mağlup ederek bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Bir anda beline girdi. Sürdü ve bastırdı. İşte bakın tam burada bir anda beline girdi, göğüs çaprazından sürdü ve Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Sayın Ali Yıldırım Sezer'in baş pehlivanı Yıldıray Akın yarı finalde, bir kez daha anons ediyorum, Hüseyin Gümüşalan, Seçkin Duman, Nedim Gürel, Yıldıray Akın yarı finalde. Biz kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Ekin Türk TV, World Türk TV, TV 264, Doğa Türk TV, Nokta TV ortak canlı yayın ağıyla yarı finallerde birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava, ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe, Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine, evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi görüyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594
Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu anda Gelibolu Bayramiç köyündeyiz. Güzel bir parselin üzerindeyiz. Yine güzel bir kampanyayla baş başayız. Hemen yol kenarında Eski altın kemerli başpehlivanlar diyarı Karamüsel'imizin öz evladı. Bugün Er Meydanı'nda ve Türkiye'nin her yerinde tüm Karamüselliler adına güreş yapıyorum diyor. O zaman elleri hazırlıyoruz. Hüseyin Gümüşalan altın kemerli başpehlivanlar diyarı Karamüsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet değerli güreş severler, burası Kocaeli Karamüseller Meydanı baş pehlivanlıkta. Yarı final kuralları çekildi. Hüseyin Gümüşalan, Sezgin Duman, Nedim Gürel, Yıldır'a yakın kapışması. Birazdan biz sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Ayrıca Ekin Türk TV YouTube ve Facebook kanalından da şu anda itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz. Değerli güreş severler. Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Karamüsel'de faaliyet gösteren Işık Oto aksesuarlar sahibi iş adamı Sayın İsmail Işık ve Sayın Bülent Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Gölcüklü sevilen sayılan iş adamı Sayın Erkan Gönenç adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Evet, yarı final müsabakasını Kocaeli Karamüsel bölgemizden Sayın Aydın Koçyiğit hocam, yine Kocaeli bölgesinden Fikret Aker hocam yapacaktır. Bir alkışta değerli hocama. Evet. Arka taraf şöyle bir kıpraşalım bakalım. Tarlada buğdayım var deme. Ambara girmeyince. Ah ne hayırlı evladım var deme. El kızının koynuna girmeyince. Ne işim var deme. Elde avuçta kalmayınca. Çok iyi dostum var deme. Zor günleri görmeyince. Satın alınır mı hiç? Namus, şeref, ar. Bu dünyada dürüst insanı, namuslu insan arar. Eğer insan kendi içinde karakterce düzgün değilse elde ettiği mevki ve servet neye yarar? Acı soğuk sulardan içmeyen, Erlik meydanından geçmeyen, benim gibi evde avradına sözü geçmeyen, horoz gezip tavuk ötmüşe benzer. Taceddin ağam, Taceddin ağam burada mısın? Evet sayın ağam. Taceddin ağam hemen sağındayım. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar. Karamürsel yağlı pehlivan güreşleri güreş ağlığından önce de adamlık mertebesinde zirve yapmış değerli ağam Taceddin Aslan'ı hem vallahi hem billahi altın terazi ile tartarlar. Deste küçük puanlama. Ahmet Başkanım, Sayın Başkanım, giyinmesini bilene ne giyse yakışır, onlara bakmaya gözler kamaşır. 31 Mart 2024 sizlerin teveccühüyle göreve gelir gelmez Karamürsel'imizde Ataspor'u, yağlı güreşimize, Ataspor'umuza sahip çıkan değerli başkanımız Sayın Ahmet Çalık başta olmak üzere değerli kurmaylarına şöyle kocaman alkışlar çok yakışır. Evet, sevgi, saygı, hoşgörü,
insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz Tarihi Kırkpınar'a adını altın harflerle yazdıran Tarihi Kırkpınar baş yazgırı Şükrü Kayabaş'ın çırağı. Antalya'mızın güzel ilçesi, Evliyalar Diyarı Elmalı'dan Cazgır Emin Ger. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Hadi el öpüle aziz seyircim. Baş pehlivanlarımızı hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Ben ne diyorsun? Aynı çıkışı yapabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Diğer tarafta Nedim Gürel ve Yıldıray Akın. Onların da ikisinin de bu sezon istedikleri performansı tam olarak gerek CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde gerek Edirne Kırkpınar güreşlerinde hem Nedim Gürel üzerinde hem Yıldıray Akın üzerinde istedikleri çıkışı yapamadılar. İstedikleri form grafiğini gösteremediler. Nedim Gürel önceki yıllara nazaran form düşüklüğü var. Yine Yıldıray Akın'da da yine sakatlığından dolayı 2 sezondur sakatlığı devam etmekte. O da tam istediği şekilde formunu tam olarak bulamadı. Bakalım kim galip gelecek? Nedim Gürel mi? Yıldıray Akın mı? Seçkin Duman mı? Hüseyin Gümüşalan mı? Çıkışına devam etmek istiyorsa Seçkin Duman bugün Hüseyin Gümüşalan'ı yenmek durumunda, zorunda diyelim. Ama Hüseyin Gümüşalan gibi çetin bir rakip var. Seçkin Duman'ın karşısında. Bakalım Kırkpınar'ın rövanşını Seçkin mi alacak yoksa Hüseyin Gümüşalan üstünlüğüne devam edecek mi? Evet, mücadeleler başladı.
benim bugün gözüme batan neydi Recep Tosun biliyor musunuz? Evet. Bugün diğer ilçe belediye başkanları bugün hem konuk ettik. Konuşmacı olarak aldık. Edik Belediye Başkanı'nı, Derince Belediye Başkanı'nı, yine Göl Marmara Belediye Başkanı'nı konuk olarak, konuşmacı olarak misafir ettik. Hepsinin amacı şu, Ataspor'u güreşe bir şeyler verebilmek, katkıda bulunabilmek. Benim içimden gelen şudur. Eğer ki Ataspor'u güreşe kim sahip çıkıyorsa, hangi belediye başkanı sahip çıkıyorsa, siyasi parti gözetmeksizin, benim için önemli olan budur. Biz Ataspor'u güreş için varız, yaşatmak için mücadele ediyoruz. Hem sen, hem ben, hem güreş camiası, hem spor camiası, antrenörlerimiz, kulüplerimiz, belediye başkanlarımız, belediyelerimiz. Her şeye bir şeye engel çıkıyor. İşte tasarruf tedbirleri deniyor. İşte başka nedenler çıkıyor. Konserlere tasarruf tedbiri konmuyor ama 600 yıllık geleneğimiz yağlı güreşe imtina ediliyor. Ben hem Karamsel Belediye Başkanı, hem Kocaeli'de Derince Belediye Başkanı, hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tahir Büyükakın'a şükranlarımı sunuyorum. Onlar Ataspor'una sırtını değil yüzünü döndüler kardeşim, bitti. Kesinlikle net diyorum. Bakın burada evet, tamam ciddi bütçeler oluyor mu? Evet oluyor. Ya şimdi illa çok da büyük güreş yapmana da gerek yok. Çok da büyük organizasyon. Daha mütevazi olunabilir. Bu arada değerli Şener Sar, Ankara'da değerli hocam, değerli büyüğüm doçent doktor Harun hocam, Harun Şahin hocam mesaj yollamış. Yeğenlerim Doktor Behice İhtiyar ve Sosyal Bilgiler Fatih Özkan ile birlikte güreşlerimizi izliyoruz. Pehlivanlara başarılar demiş. Biz her zaman pehlivanlarımızın yanındayız demiş. Değerli hocama selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum. Harun Şahin hocama. Evet, Harun Şahin hocamıza biz de kucak dolusu selamlar Ankara'ya. Tabii ki böyle değerli, kıymetli hocalarımızın Ataspor'unu takip etmeleri, yakından izlemeleri bizim için çok çok önemli. Kendisi Türk Dil Kurumu Başkan Vekili. Evet, Türk Dil Kurumu Başkan Vekili. Yani ülkemizde Atasporumuz güreşi Cumhurbaşkanımızdan tutun tüm mülki amirlere kadar devletimizin en önemli kademelerindeki değerli büyüklerimiz Atasporumuz güreşi severek izliyorlar ve destekliyorlar Şener Sar. Evet, şimdi Recep Tosun şöyle bir durum var. İşte diyorlar ki yağlı güreş seyircisi ya hep yaşlılar seyrediyor, ihtiyarlar işte. Baktığım zaman tribünlere çoluk çocuk görüyorum, gençleri de görüyorum, bayanları da görüyorum. Atasporumuz güreşi yakından takip eden anneler, ablalar, bacılarımız pür dikkat sabahın 9'undan beri, 10'undan beri oturdukları yerden kalkmadılar ve güreşleri takip ediyor. Evet, burada işlerinde kimisi çocuğu var, kimisi yeğeni var, akrabası var ama sonuçta Atasporu güreşe gönül vermiş değerli vatandaşlarımız, değerli büyüklerimiz. Bunu burada ayrıca belirtelim. Bu arada Hüseyin Gümüşalan ve Seçkin Duman güreşi hareketli bir şekilde devam ediyor. Diğer tarafta Nedim Gürel ve Yıldıray Akın mücadelesi devam ediyor ve Hüseyin Gümüşalan'dan sert elenseler Seçkin Duman'a karşı. Bakalım Seçkin Duman Kırkpınar'ın rövanşını alabilecek mi? Seçkin Duman benim çok büyük emek harcadığım, yetişmesinde, buralara gelmesinde çok büyük emek harcadım. 3 kardeş. Bunu da burada ayrıca belirtelim. Alnım ak. Ve bu yaşa kadar inanın ki çok mücadeleler ettik. Beraber yol yürüdük. Buralara gelmesinde benim emeğim inanın ki çok büyük. Değerli güreş severlere burada belirtelim ama burada benden sonra artık bir yere kadar diyebiliyoruz ya. Ramazan Güven abimiz, Ramazan Güven ağamız, Çanakkale Çardak güreşleri ağası Ramazan Güven'e Seçkin'i götürdüm ve ona teslim ettim. Ramazan Güven onun her şeyiyle ilgilendi, kabul etti. Maddi manevi yanında oldu. Ben ayrıca Ramazan Güven'e ayrıca teşekkür ediyorum. Gönülden. Seçkin Duman'ın benden sonra ilerlemesinde en büyük katkısı Ramazan Güven'dir. Buradan da Ramazan Güven ağamıza kucak dolusu selamlar. Çok seviyorum kendisini. Ataspor'a çok büyük hizmetleri var. Ne zaman
İlk finalist kim oldu? Nedim Gürel değerli güreş severler. Yıldıray Akın'ı mağlup ederek adını finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu Nedim Gürel değerli güreş severler. Bakalım finaldeki rakibi Hüseyin Gümüşalan mı yoksa Seçkin Duman mı olacak? Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Değerli güreş severler. Tek daldı Seçkin Duman. Dış kasnakta Hüseyin Gümüşalan. Her an bir yeniş çıkabilir değerli güreş severler. Havalandırdı Seçkin Duman. Toparlanmak istiyor Hüseyin Gümüşalan. Bastırabilecek mi? Uzak kaldı. Künde pozisyonunda. Bir künde Hüseyin Gümüşalan'dan. Muazzam bir künde Hüseyin Gümüşalan'dan. Günün flash baş pehlivanı Seçkin Duman'a ve finalin adı Hüseyin Gümüşalan ve Nedim Gürel olacak. Değerli güreş severler. Evet, küçük adam daldığı zaman orada kalmayacak. Kaldığı zaman ya künde yersin, ya kas kanadı yersin, ya keçi dikmesi yersin. Bunu çok çok iyi analiz etmek gerekiyor. Seçkin Duman'a buradan tavsiyem, burada girdiği zaman buradaki oyunlarda kalmayacak. Kaldığın zaman da uzun boylu, fizikli baş pehlivanlardan künde yeme kaçınılmaz olur. Hem Ali Gümüş tekrar alabiliriz değerli öğretmenim. Yarı final yenişlerini. Alt boylarda bir finaller var değerli yönetmenim. Kameralarımızı finalleri artık çevirebiliriz. Şu anda salavatlanıyor baş pehlivanların olduğu yerde. İşte bakın tekrarını kas kanadı oyunuyla Nedim Gürel adını finale yazdırdı. Yıldıray Akın'ı mağlup ederek. Şimdi de Hüseyin Gümüşalan'ın kündesini izleyeceksiniz. İşte bakın tek dalmıştı senin söylemiş olduğu yerde Şener Sarp. Bir anda kündeden. Orada kalırsan kündeyi yersin. Evet. Yani kısa adam, fizik olarak zayıfsın. Bu arada değerli Ankara'dan Harun Şahin hocam, Hüseyin Gümüşalan artık ustalık dönemine girdiğini gösterdi demiş hakikaten. Evet, alt boyların finalleri başladı. Sayın Burhan Yavuz adına güreşiyor. Murat Özkaplan, Pehlivanlar Diyarı Karadeniz. 25 Ağustos'ta Muğla Seydi Kemer Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerine tüm güreş severleri davet eder. Seydi Kemer Belediye Başkanı Sayın Bayram Önder. Nerede görevli? Bilinçli değerlerine güreş yapıyor. Aynı zamanda tepki var, haberin olsun. İstiken Şelaleler sahibi iş adamı Sayın Tamer Kırcabey adına güreş yapıyor. Muhammed Enes Özcan Muğla Seydi Kemer. Final müsabakasını Kocaeli Karamüsel bölgesinden Aydın Koç Yiğit hocam yapacaktır. Bir alkışla değerli hocama. Her zaman kurban oluruz şanlı bayrağımızın yıldızı ile hilaline. Görmüş olduğunuz Koç Yiğitler gidiyor boyların finaline. Yenen pehlivan birinci olacak. Yenilen pehlivan ikinci olacak. Bakalım güreşlerimizin önümüzdeki hafta 16, 17, 18 Ağustos'ta CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Kurtdeli Mehmet Yağlı Pehlivan güreşleri yine 18 Ağustos Pazar günü Adana Kızıldağ Karakucak güreşleri olacak. 23 Ağustos Cuma günü İstanbul'un parlayan yıldızı, Karadeniz'e açılan penceresi Şile Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri olacak değerli güreş severler. Şile Belediye Başkanımız Sayın Özgür Kabadayı himayelerinde tertip edilecek ve
Mecit Yıldırım başpehlivanımız koordine edecek. 24 Ağustos, 25 Ağustos 2 gün arka arkaya 1. Tahakkül Karakucak şampiyonası olacak değerli güreş severler. Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Mesut Özarslan himayelerinde tertip edilecek. 2 gün sürecek Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşleri olarak adını tarihe yazdıracak. Ve yine 25 Ağustos Pazar günü Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Yağlı Pehlivan güreşleri. Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Bayram Önder Akdenizli himayelerinde tertip edilecek. Ve Kırkpınar'ın kemer kuşanmış tüm başpehlivanlar orada kol bağlayıp güreş tutacak. 26 Ağustos günü de pazartesi günü tarihi Çanakkale Çardak yağlı pehlivan güreşleri olacak. 31 Ağustos Cumartesi günü Sivas'ta Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası ve 1 Ağustos'ta da Darende Zengibar Karakucak güreşleri tertip edilecek. Değerli güreş severler. Bu size yapılan son anonstur. Mert Arıcı, Sinan Yıldız. Çok acele final için yer meydanlar. Davulcular. Haydi bakalım. Haydi aslanlar. Ekin Türk TV, World Türk TV, TV264.tv, Doğa Türk TV, sosyal medya adresleri, eğer meydanlı güreşin hakkını verenler sadece güreş, Pehlivan TV ve yağlı güreş pehlivanları sosyal medya portalı olarak güçlü bir ortak canlı yayın ağıyla her hafta sonu sizler için ekranlardayız değerli güreş severler. Evet, alt boylarda finaller başladı değerli güreş severler. Evet, saygıdeğer sanatlı sevgiler, güreşi bekliyor olan, güreşi Türkiye'de yeni bir seyircisi olan Karalı Sendiler, 2 Karalı Sendi şu an ileride. Bildiğiniz üzere küçük boyda, büyük boyda bu yıl anlayışın yarışı tarihi Kırkpınar'da etmiş oldu. CV Enerji Türkiye yani güreş liginde Manavgat'ta yapılan güreşlerde birinci oldu. Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba Dernek üyesi değerli Erhan Hocam iyi yayınlar diliyor. Erhan Toy tüm pehlivanlarımıza başarılar demiş. Biliyorsunuz
4-5 gönüllü kahramanın omuzlarında şekillenen Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba yağlı pehlivan güreşleri benim nazarımda da çok kıymetli bir organizasyon. Keza Yusufcan Zeybek de hatırı sayılır olan yolluğunu orada 1/4 oranında düşürerek katkı sağlayacağız bu tür organizasyonların yaşaması noktasında dedi. Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Yusufcan Zeybek çok büyük bir gönül zenginliğine sahip. Tabii ki Kabul Baba Dernek Başkanımız Hüseyin Başkanımız Erhan Toy olsun, tüm yol arkadaşları Hüseyin Tokat, Erhan Toy, Mustafa Aydoğdu, Kabul Baba güreşlerinin efsane dernek başkanı Olcay Bey, Niyazi Dal. Her organizasyonda gizli kahramanlar var ya, işte onlar da güreşi omuzluyorlar. Altın kemerli başlayıcılar diyarı Karamüsel. İran müsabakasını Kocaeli bölgesinden Mehmet Tekdemir Hocam ve Başakları arz ederim. Allah illallah finale giden iki aslana hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah kurban versin. Evet Başaklı Kerem Kahya Mert Altın. Şener. Cazgır Şerif Ali Esen. Alt boyların finalleri devam ediyor. Ekranı ikiye bölerek verebiliriz. Madalya seremonisi de başlayacak. Bir güreş ekranda, diğer tarafta da madalya seremonisini ekranlara getirebiliriz. Çünkü o gençlerimiz geleceğin Ali Gürbüz Orhan Okulu Nedim Gürelleri. Onlar geleceğin yıldızları. Şener Sar. Evet değerli güreş severler, büyük orta finali şu anda peşrev yapıyorlar. İki büyük orta güreşçimiz Sinan Yıldız Kırkpınar'da küçük orta büyük boyda final yaptı ve ardından CV Enerji Yağlı Güreş Ligi Ordu Aybastı ayağında büyük ortada şampiyon oldu. Ve şu anda lig güreşinde sıralamada en üst sırada, birinci sırada Sinan Yıldız. Ben geliyorum diyor. Başa namzetim diyor. Ve gerçekten de baktığımda hem Sinan'ın fizik olarak hem yağlı güreş bilgisi, yağlı güreş tekniği olarak Sinan çok iyi hazırlanmış. Hocaları Erkan Ertan, Arif Akın, Güngör Ekin eşliğinde hazırlanıyor. Performans olarak baktığımda, incelediğimde Sinan Yıldız gerçekten kendini dolu geliyor. Sinan Yıldız. Rakibi Mert Arıcı. Mert Arıcı da büyük ortaya güreşiyor. Tabii ki bir dönemde ben çalıştırdım onu. Eksikleri var ama eksikleri tamamlanmayacak gibi değil. Biraz daha Mert Arıcı özgüvenle çalışırsa, biraz daha istikrarlı antrenmanlarını daha iyi yaparsa Mert Arıcı da baş pehlivanlığa namzet bir güreşçimiz. O da çok değerli kadim dostum Gökhan Arıcı'nın mahdumu Mert Arıcı. Karamürsel'de pehlivanlar yetişiyor. Pehlivan yatağı, pehlivan otağı Karamürsel adından da tabelalarında bile yazıyor. Karamürsel'in girişinde pehlivanlar diyarı Karamürsel diye baktığımızda iki büyük orta pehlivanı şu anda peşrev çekiyor. Bakalım bugün Karamürsel'de iki Karamürsel'li pehlivanımız büyük ortada hangisi birinci olacak? Burası Er Meydanı. Erler Meydanı. Burada baba oğul, abi kardeş birbiriyle kıran kırana güreş yapıyor ve yapmaktalar da. O yüzden her iki büyük orta pehlivanımıza da başarılar diliyorum. Hem Sinan Yıldız hem Mert Arıcı özelinde iki sporcumuza da
başarılar diliyoruz değerli güreş severler. Karamürsel altın kemerin ebedi sahibi. Evet, Taceddin Aslan bu arada Sinan Yıldız'ı alkışlıyor. O da Sinan Yıldız'a çok büyük destek veriyor. Taceddin Aslan bu güreşin oluşmasında maddi manevi yanında olan, ben varım diyen, Atasporu yağlı güreşi çok seven bir isim. Taceddin Aslan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz Taceddin Aslan'a. Evet, Karamürsel'de altın kemerin ebedi sahibi ilk önce Aydın Demir ustamız, merhum, Allah rahmet eylesin. 2024 Şubat ayında vefat etti. Mekanı cennet olsun diyorum Aydın Demir ustamıza. 1976, 77, 78 yılları baş pehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi oldu. Ve çırakları devam etti. Ahmet Taşçı, Kadir Birlik. Ahmet Taşçı ustamız 2 altın kemerin ebedi sahibi oldu ve 9 defa tarihi Kırkpınar Edirne'de baş pehlivan oldu Ahmet Taşçı. Onun devamında tabii ki bir sürü baş pehlivan Ahmet Taşçı meydana sürdü. Ekrem Yavuz, Gökhan Arıcı, Reşat Turgut, Güngör Ekin, Arif Akın, Erkan Ertan gibi önemli isimleri yetiştirdi Ahmet Taşçı ve Kadir Birlik. Bu arada yine baş altında iki pehlivanımız Karamürselli Mert Altın ve Kerem Kahya. Mert Altın ve Kerem Kahya özelinde baktığımızda Mert Altın sezona iyi bir giriş yaptı ama devamını getiremedi. Performans olarak, fizik olarak her şey yerinde ama tam olarak istenilen seviyeye gelemedi. Yine Kerem Kahya da Seviye Enerji Güreş Ligi'nde kürsü gördü ama o da Kırkpınar'da istediği verimi alamadı, sonuçları alamadı. İkisi de iyi başaltı pehlivanımız. İkisine de ayrıca başarılar diliyoruz. Bu arada Sinan Yıldız çift sarma denemesinden Mert Arıcı'yı yaydı. Her an bir yeniş olabilir orada. Sinan Yıldız, Mert Arıcı arasındaki mücadelede. Evet, yan kazıkta bakalım yandan gerdanlayacak mı Sinan Yıldız Mert Arıcı'yı. Mert Arıcı bacağını aldı, tek de aldı. Dolanıyor bakalım, dolanacak, bastırabilecek mi? Tekrar Sinan Yıldız yan kasnaktan bloke etti. Dış kazığı soktu. Bakalım dış kazıktan şimdi ters paça arayışlarında yan kazığa geçti tekrar Sinan Yıldız. Buradan tersi bulmaya çalıştı ama olmadı. Tekrar dolandı. İki pehlivan da karışıyor. Bakalım burada ne olacak? Paçayı almaya çalışıyor Sinan Yıldız. Yan kazıkta, Mert Arıcı da yanda paçada. Bakalım Sinan Yıldız burada tersten bulacak mı, tersten kepçeleyecek mi? Bir paça kazık mı gelecek yoksa yana dolanıp septirme mi yapacak? Burada kepçeledik ve kaçırdı. Bakalım yandan gerdanlayacak mı? Evet, şu anda yan kazıkta kafaya basıyor. Buradan bir keçi dikmesi dediğimiz oyunu yapabilecek mi? Kafaya baskı uyguluyor. Ya da oradan gerdanlayarak Mert Arıcı'yı bunaltacak mı? Sinan Yıldız bu arada kalktı. Müthiş fiziğiyle Mert Arıcı pozisyonu kurtardı ve güreş tekrar ayakta devam ediyor değerli güreş severler. Büyük ortanın Karamürsel'in iddialı iki ismi Sinan Yıldız ve Mert Arıcı. Bu arada Mert Arıcı ayağında bir problem var. Sağlıkçılar sahaya davet edildi değerli güreş severler. Başaltı finalinde Karamürsel Belediyesi'nden Kerem Kahya ve Mert Altın, Karamürsel'in son yıllarda çıkarmış olduğu başaltının iddialı isimleri. Onlar da önümüzdeki hafta Kurtdere güreşlerinde, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde varını yoğunu ortaya koymak zorundalar. Eğer ki biz varız, biz baş pehlivanla yükselmek istiyoruz diyorlarsa Kerem Kahya da Mert Altın da tüm gücünü önümüzdeki hafta Balıkesir Kurtdere Er Meydanı'nda göstermek zorundalar. Yoksa tüm hayaller bir sonraki yıla kalmış olacak.
Pehlivanlar bir yıl boyunca çok istedikleri, arzuladıkları şey onların boy atlamak, boy yükselmek ve istedikleri seviyeye çıkmak. Her birinin ayrı ayrı hedefi var. Çok büyük mücadele sergiliyorlar. Hepsi de bir yıl boyunca her şeyden feragat ediyorlar. Fedakarlık yapıyorlar. Kendileri, aileleri ve bu uğurda başarıya gitmek için her şeylerini feda ediyorlar. Etmek zorundalar da. Eğer etmezseniz yatmanızdan, kalkmanızdan, gezmenizden, yemenizden, içmenizden, antrenman temponuzdan hepsine kadar tamamıyla profesyonel olmak zorundasınız. Bu arada göğüs çaprazına girmeye çalıştı Mert Arıcı, Sinan Yıldız çabuk kurtulduğu pozisyondan. Evet değerli güreş severler, bir pehlivan kolay kolay yetişmiyor. Bir sporcu kolay kolay bir yerlere gelmiyor. Çok büyük emekler harcanıyor. Bu emeklerin mimarları, görünmez kahramanları da var. Aileler bu arada çok güzel çangalladı. Ayaktan Sinan Yıldız ve sırt aşağı rakibini getirdi. Açık düşürdü. Tekrar pozisyon alabilir miyiz diye değerli yönetmenim. Evet bele giriyor. Sinan Yıldız bakın. Evet. Çok güzel arkaya çangalı takıyor. Ve çok güzel düşürüyor. Sinan Yıldız bugün büyük ortanın şampiyonu. Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşinde büyük ortanın birincisi Sinan Yıldız, ikincisi Mert Arıcı oldu değerli güreş severler. Evet, atasporumuz yağlı güreş. Atasporumuz yağlı güreş. Emek, özveri, mücadele hepsi olması gerekiyor ama bunun yanında çok destek olunması gerekiyor. Maddi olarak, evet maddi olarak da tabii ki bir sporcunun beslenmesi, kendine bakması, bunlar çok önemli. Arkasında bir gücün olduğunu hissetmesi gerekiyor. Kulüplerin destek vermesi gerekiyor. Ailelerin destek vermesi gerekiyor. Eğer ailede güçlü bir desteğin yoksa maddi manevi bu sporda ilerlemen çok zor. Bunu anlatalım değerli güreş severler. Çünkü biz de bu sporun içinden geldik. Yıllarımızı verdik. 11 yaşından beri güreş yaptım. Ve inanın ki 35-36 sene bir fiil bu çayırlarda güreş yaptık. Bu sporun zorluğunu çok iyi biliyoruz. Eğer ki maddi desteğiniz yoksa, eğer ki antrenman yaptıktan sonra gıdanızı, vitamininizi alamıyorsanız sporcu hiçbir zaman ileri gitmez. Devamlı geri gider. O yüzden maddiyat çok önemli. Kulüplerin çok destek vermesi gerekiyor. Sponsorların destek vermesi gerekiyor. Bu destekler olmazsa sporcularınız istediği hedefe, başarıya ulaşamaz. Ama psikolojik destek de, aile desteği de bir güç, itici güç olması gerekiyor. Onlar olduğu zaman da eğer iyi de bir ustaya sporcunuz denk geldiyse, iyi bir ustayla çalışıyorsa o başarıyı elde etmek çok kolay. Değerli güreş severlerimiz. Bu arada alt boylarda ödül merasimi devam ediyor. Bugünün derece yapan küçükleri, minikleri. Diğer tarafta ekranın solunda başaltının final maçı. Bu arada değerli Şenersar baş pehlivanlar final için şu anda çayıra çıktılar. Pilot kameradan alabiliriz. 2 kameramız var çünkü pilotta. Ve çok güzel bir Cazgır Sebahattin Erdoğan ve Pele Bülent sanırım bir resital yapacaklar. 300 minareyi söylerler mi? Söylerlerse bekliyoruz. Çok iyi olur. Biz de buradan Pele Bülent ustamızı rahmetle minnetle anıyoruz. Bizi buraya toplayan değerli belediye başkanımıza, emeği geçenlere şöyle kocaman bir alkış yapar mıyız? Bir alkışlayalım. Evet. Evet. Davulcular şu zurna işini çalmayın arkadaşlar. Evet. Ben değerli belediye başkanım. Küçük Atik Köyü'nden selamlar, iyi yayınlar demiş. Ercan Özdemir, Hasan Zengin, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlar yolluyoruz. Evet, yine Ahmet'in değerli mahkumları Sayın Yılmaz Aslan, Sayın Naci Aslan,
ve Müzeyyen Aslan hanımefendiyi er meydanına davetimi arz edelim. Buyurun efendim. Ve bu güreşlerin oluşmasında değerli belediye başkanımıza her konuda yardımcı olan, bu sahalarda kısmet giyip ter döken, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu MK Başkan Yardımcım Sayın Ekrem Yavuz, MK üyesi Sayın Ekrem Yavuz'u da alkışlar evet, her meydanına Karamürsel Belediye Başkanı Buyurun Sayın Ahmet Çalık, evet, Sayın Başkanım, Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, evet Müzeyyen Aslan da, Sayın Yılmaz Aslan, Naci Aslan ve değerli ağımızın mahkumları başarı dileklerini iletirken ben de emeği geçenlere bir teşekkür ediyorum. Başta İşte bu muazzam organizasyonda hakikaten Tarihi Kırpınar'ın birçok ünlü başpehlivanı tam ekran alın değerli öğretmenim. Çünkü özel bir an teşekkür ediyorum değerli öğretmenim. Bu arada bu güreşlerin sizlere ulaşmasında çok büyük bir kamera arkası ekibimiz var. Tokuş Medya, değerli Turgut ve ekip arkadaşları gerek ekranı 4'e bölerek gerek 3'e 2'ye KJ'leri, bütün güreşlerin yeni tekrarlarını çok muazzam bir şekilde prodüksiyon yaparak sizlere ulaştırmaya gayret ettik. Yolumuza devam edeceğiz birlikte. Ali İbrahim Sağlam değerli cetvel hakimimiz de bugün görev aldı. Evet, bir sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Bakalım finalde nasıl bir sunum olacak. Karamürsel'de faaliyet gösteren Işık Oto Aksesuarlar sahibi Sayın İsmail Işık ve Sayın Bülent Erdem Bey adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. 2023-2024 yılında Tarihi Edirne Kırkpınar'da baş pehlivanlık üçüncüsü oldu. Allah izin verirse altın kemere çok yaklaştım diyor. Bugün burada güreşlerimizin efsane altın kemerli ağası Sayın Taceddin Aslan Bey adına güreş yapıyorum diyor. Tüm Karamürseller adına güreş yapıyorum diyor. Evet, söyledim hocam. Evet, o zaman elleri hazırlayalım. Hüseyin Gümüşalan alkışlıyoruz. Altın kemerli Başpehlivanlar Diyarı Karamürsel final müsabakasını Kocaeli bölgesinden Tarihi Edirne Kırkpınar'da meydan baş hakemliği yapmış değerli üstad Olgay İnce hocam yapacaktır. Bir alkışla değerli hocama. Evet değerli güreş severler, değerli Karamürseller, geldik başpehlivanlığın finaline. Şöyle her tribüne birer tane beyit okuyarak ardından da bir 300 minare yaparak finali salalım. Ölüm dediğin nedir ki? Dalda bir kuru yaprak. Hacı amca Süleyman peygamber gibi 1000 yılda yaşasan son durak kara toprak. Ana rahminden çıktık geldik pazara. 3 metre kefen aldık. Döndük gittik mezara. Vallahi adam olmayı, insan olmayı beceremeyenleri marangozlar kereste diye koyuyorlar hizara. Geçme namert köprüsünden, bırak götürsün su seni. Yatma çakal gölgesinde, bırak yesin aslan seni. Hacı amca, oturma haramzade sofrasına, bırak doyursun kuru ekmek seni. Sade undan helva olmaz, şeker koymazsan kazana, vallahi baba parası çabuk biter. Biraz da evlet kazana.
Rast giderse işin, mermere geçer dişin. Eyvallah, rast gitmezse işin, afyon kaymağı yerken kırılır dişin. ...300 minareden ezan sesleri mi yoksa 40 davulun sesi midir gelen? Karamürseler meydanı kaynıyor. Aydın Demir midir gelen? Hey! Bre Aydın Demir! Bre Pele Mehmet! Uyuyor musun? Kıran kırana güreş var. Duymuyor musun? Yakışır ustama, bravo. Aziz seyircime çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok sağ olun, var olun. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Aziz seyircim, dibi görülmedik suya dalmam. Aziz seyircim, bu koç yiğitlere şöyle candan kocaman alkışlar yapmazsa ben de onları er meydanına salmam. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Haydi aziz seyircim! Baş pehlivanlarımızın final müsabakasına alkışlarla, dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Geç Osman abi, geç hemen, geç. Minik 2 boyunda. Bugün son kez Allah nidaları yükseldi. Kocaeli Karamüseler Meydanı'nda Hüseyin Gümüşalan mı, Nedim Gürel mi altın kemere baş pehlivanla, bakalım kim uzanacak? Evet, iki baş pehlivanımız da kıyasaya mücadele ederek finale geldiler. Biri Gölcüklü Nedim Gürel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı. Diğeri yine aynı şekilde Karamürselli Hüseyin Gümüşalan, o da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı. Bu yılın 2024 Kırkpınar baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan baş pehlivanlıkta Edirne'de 3. oldu. Çıkışını devam ettiriyor. Ama Nedim Gürel de bir çıkış arıyor. Recep Tosun tekrar kendini göstermek, tekrar eski formunu göstermek ve önümüzdeki hafta yapılacak olan CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde kendine önemli bir yer bulmak istiyor. Önemli bir sıralama bulmak istiyor. Puanlar toplamak istiyor Nedim Gürel. Bu arada siz huzur peşrevini izlerken bir anekdot var. Sizle onu paylaşacağım. Olimpiyatta atıcılıkta gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç yapmış olduğu bir röportajda, bugün yapmış olduğu röportajda şöyle cümleler kurdu. Hayatımda bazı kırmızı çizgilerim vardır. Taviz vermediğim kutsallarım vardır. Atıcılıkta hayatım boyunca abdestsiz antrenman dahi yapmadım. 7 yaşından beridir de namazlarımı hiç aksatmadım. Peygamber ocağı olduğunu bilerek başladığım askerlik hayatım boyunca da bu inanç ve bu tutumla bir milim dahi sapmadım. Gümüş madalya aldığım maç öncesinde de namazımı kılıp Ayet-el Kürsü okudum. Zaten o gün de oruçluydum. Sonuç olarak şansa değil, duaların gücüne inanıyorum. İnanç, hırs, azim ve başarı Recep Tosun. Eğer bunlar eksikse zaten bir yerde eksik var demektir. Demek ki kendince ve benim düşüncem de aynı şekilde %100 katılıyorum. Sevgili Yusuf Dikeç'e tebrik ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değil. Sen o gün oruçlu olup Ayet-el Kürsü okuyup namazını kılıp çıktın ya ay yıldızlı al bayrak için, bu Necip millet için, İslam ümmeti için. Rabbim seni ne yaptı? Bir duruşunla bütün dünyaya bir Müslümanın asil duruşunu ezberletti. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu yalancı dünyada hak için, Allah için cazgırlarımız ne diyor? Hak için, Allah için, Yaradan için güreş tutanlara selam olsun. Allah yardımcısı olsun diyelim. Recep Tosun, ben burada benim üzgünlüğümü ifade etmek istiyorum. Paris Olimpiyatlarında, Fransa'da yapılan Paris Olimpiyatlarında güreş takımı olarak ve diğer branşlar olsun altın madalya alamadık.
çok çok üzücü. Salı günü, önümüzdeki salı günü Odri Meydan programında çok sert bir Şener Sar izleyecek miyiz? Olabilir Recep Tosun. Yani bu çok üzücü bir durum. İnanın ki yani gerçekten çok üzücü bir durum. Üzülmemek elde değil. Bu başarısızlık beni çok derinden yıprattı. 85 milyonluk bir ülkedeyiz, yaşıyoruz. İnanın ki artık kaynak yok. Kaynağımız neden kurudu? Onu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Atasporu güreşin kaynağında ne tür sıkıntılar var? Neden böyle oldu? Neden sporcularımız başarılı olamadı? Çünkü artık kolay kolay Rızalar, Tahalar yetişmiyor. Mahmut Demirler yetişmiyor. Sebahattin Öztürkler yetişmiyor. Hamza Yerlikayalar yetişmiyor. Recep Tosun. O yüzden ben burada devlet kurumlarımızın, devlet büyüklerimizin gereğini yapacağını düşünüyorum. Ben eğer ki şöyle iddia ediyorum Şener Sar. Eğer ki şu er meydanlarındaki popülarite Karakocak güreşlerine de yansısın ki Şahinopur Başkan Vekilimiz, Federasyon Başkanım Sayın İbrahim Türkiş buraya yapmış oldukları bu yoğun mesai, yoğunlaşmayı oraya da sağlasınlar ki sağlayacaklar. Bu tür organizasyonlar gibi Karakocak organizasyonları da bakın 24-25 Ağustos'ta Ankara Keçiören'de yapılacak. Keçiören Belediye Başkanı Doktor Sayın Mesut Özarslan himayelerinde sık ve büyük organizasyonlar ancak o menbaayı besler. Kesinlikle katılıyorum. Ben burada Karakocak güreşlerinin mindere çok büyük faydası olacağı düşüncesindeyim. Şahinopur Başkanımızla da daha önce özelde görüşmüştük, yüzde de görüşmüştük. Bu organizasyonda Karakocak güreşlerinin olacağını kendisi açık açık söylemişti. Her ilde ilçede Karakocak şampiyonları olacak. Her ilçede. Kendi aralarında, kulüpler aralarında, uluslararası. Karakocak bizim minderin dünyaya açılan penceresi. Orayı en çok besleyen şah damarıdır. Karakocak güreşleri. Evet, baktığımız zaman şöyle bir durum var. Evet, yağlı güreşe çok büyük renk geldi mi? Evet, geldi. Bir kalite geldi mi? Sive Enerji Yağlı Güreş Ligi gibi geldi mi? Geldi. Bunun hakkını vermek lazım. Aynısını Karakocak'ta denememiz gerekiyor. Evet, şu anda Şahinopur Başkanımız, Başkan Vekilimiz, Şahinopur Başkanımız şu anda bu çalışmanın içinde kendisi. Ben Karakocak güreşlerinin %100 minder güreşine katkı sağlayacağını düşüncesindeyim. Çünkü biz de Karakocak güreşi yaptık ve minder güreşine çok büyük faydası var ve minder güreşinin altyapısını oluşturan Karakocak'tır. Bunu da belirtmekte fayda var Recep Tosun. Ben hem Şahinopur Başkanımıza hem Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü yapmış oldukları çalışmalar ve hizmetler aşikardır, göründüğü gibidir. Sive Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde sporcu katılım sayısından tutun da kulüpleşmeye kadar tüm işleyiş çok güzel bir şekilde ilerliyor. Evet, ufak tefek eksikler olabilir ama onlar da tabii ki zamanla gelişecek. Belki Sive Enerji Yağlı Güreş Ligi kademesi, aşaması belki daha fazla lig sayısı artabilir. Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyordur. Ama Karakocak güreşinde de Recep Tosun'un dediği gibi Ankara'da çok büyük bir Karakocak şampiyonası var ve bu organizasyonun da çok büyük ses getireceğini düşünüyorum. Şahinopur Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm kurullardaki ekiplerine, değerli güreş severler, değerli yönetmenim. Bu arada başaltı finali de devam ediyor. Eğer iki pencere açarsak, diğer tarafta da başaltının finalini değerli izleyicilerimize aktarırsak çok iyi olur. Sevgili Turgut abicim. Ya böyle de kalsa da olur. Onu da ekranlara getirir hareketlendiğinde. Bir kulağında bir problemi mi söz konusu Nedim Gürel'in? Evet, kulağından daha önce ameliyat oldu Nedim Gürel. Onunla da az önce görüştüm. Şener abi iyi gidiyorum dedi. İnşallah eski günlerime geri döneceğim dedi Nedim. Yavaş yavaş toparlıyorum abi dedi. Bir sakatlık sürecim oldu dedi. Ameliyat sürecim oldu dedi. Tabii ki biz baş pehlivanlarımızın hepsinin sağlıklı, sıhhatli olmasını isteriz. Sağlıklı bir şekilde güreş yapmalarını isteriz. Hak eden kazansın. İsteyen, arzulayan, iyi çalışan kazansın Recep Tosun. Hem başaltı finali hem büyük orta finali. Başaltında da iki tane kardeşimiz mücadele ediyor. Kerem Kahya ile Mert Altın. Baş pehlivanı güreşinde de Hüseyin Gümüşalan ve Nedim Gürer mücadelesi ekranlarda.
Bizler Ataspor Ekranın Güreşi solunda baş altında Mert Altın ve Kerem Kahya. Kerem Kahya, evet. Onu da ekrana yazarsak çok iyi olur. Ekranlarda izleyenlere, bizi Türkiye'nin her bir ucundan bizi izleyenler, Avrupa'da ve dünyada çeşitli ülkelerden bizi izleyenler var Recep Tosun. Bunları da Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Avusturya'dan, Viyana'dan bizleri takip edenler var, mesaj gönderenler var. Biz Ekin Türk TV ailesi, Nokta TV, Nokta Medya, Kanal 264, Doğa TV, bugün Nokta TV ve bugün biz güreşleri Türkiye'nin her yerine yaydık ve yayınlarımız şu anda Avrupa'dan izleniyor. Dünyanın her bir yerinden izleniyor. Evet, biz bunlara güçlü bir yayın ağı kurduk Şener Sar. Evet. Senin de katkıların çok burada. Burada güçlü bir yayın ağını kurduk. Beraberiz, ekibiz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Görünen İnşallah böyle devam edecek. Biz hiçbir zaman hamaset yapmadık. Biz yağlı güreşte ne anlatılması gerekiyorsa onları anlatmaya çalıştık. Yağlı güreşlerinde, yağlı güreş oyunlarında ne yapılması gerekiyor? Biz burada anlatırken mücadeleyi, rakibin nasıl yeneceğini ya da nasıl kurtulacağını anlatırken biz mesela federasyon başkanımız İbrahim Türkiş, Sayın İbrahim Türkiş gecesini gündüzüne katıyor Şener Sar, doğru mu? Evet, kesinlikle. Şimdi bu kadar mesai harcayan bir federasyon başkanı, biz de basın kurulundayız, yayın kurulundayız. Evet. Biz işimizi eksik yaparsak onun hakkına girmiş olmaz mıyız? Kesinlikle. Biz işimizi burada doğru yapacağız. Burada yağlı güreşte meydanda, er meydanında burada bir kule hakemlerimiz var, MHK yöneticilerimiz var. Çayır hakemlerimiz var. Evet, çayır hakemlerimiz var. Biz işimizi yapacağız. Biz onların almış olduğu kararları eleştiremeyiz. Biz anlatımla ilgili, güreşin anlatım içeriğiyle pehlivanların son durumu, genel durumu, musabaka anındaki yapmış oldukları teknikleri tam ekran alabiliriz değerli öğretmenim. Anlatmakla mükellefiz. O yüzden biz işimizi yapacağız. Tabii ki değerli hakem triyomuz, onlar da kendi görevini yapacak. Çayır hakemleri kendi görevini yapacak. Cazgırlar kendi görevini yapacak. Gözlemcilerimiz var. Gürecin her alanını takip ediyorlar. Tabii bölge serumlarımız var. Şükrü Kazan MHK Başkanımız. Şükrü Kazan görevini çok iyi bir şekilde yapıyor. Ve eşit şekilde dağıtımını ve tertip düzeninden tutun da görevlendirmelerine kadar Şükrü Kazan eski başpehlivan. Biz ona ayrıca MHK Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Recep Tosun'la beraber yağlı güreşleri en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada başaltı güreşi de puanlamaya gitti. Recep Tosun başpehlivanlık mücadelesi Nedim Gürel ve Hüseyin Gümüşalan arasında devam ediyor. Bir koltuk altı geçmesi denemesi Nedim Gürel'den, çift kasnaktan çekti. Dolanamadı. Nedim Gürel sağlam durdu pozisyonda. Bakalım kazanan bugünün altın kemeri kim kuşanacak? Karamürsel Er Meydanı'nda, Pehlivanlar Diyarı'nda. Başaltı finali de oldukça heyecanlı geçiyor, zevkli geçiyor. Evet, hem Altın mı, Kerem Kahya mı? Kendisi abi servisinde ikisi de. Evet. Bakalım burada son durum ne olacak? Pür dikkat puanlama güreşinde takip edeceğiz. Ekranları başında bizi izleyen değerli güreş severlere an ve an son durumları, son hareketleri, puan girişimleri anlatacağız. Diğer tarafta da bir gözümüz Hüseyin Gümüşalan ve Nedim Gürel'de. Bu arada Hüseyin Gümüşalan dışarı doğru rakibini sürüklüyor. Geri çıktı Nedim Gürel. Baskısı Hüseyin Gümüşalan'ın, bakalım ne kadar sonuç verecek acaba? İhtarlar söz konusu olabilir mi? Nedim Gürel özelinde. Karamürsel Kocaeli'nin bir ilçesi. Değerli güreş severler, dediğimiz gibi burada yıllardan beri bir gelenek görenek var. Burada bir atılmış temeller var. Bu temellerin en büyüğü rahmetli Aydın Demir ustamız tarafından atıldı. İlk altın kemer Aydın Demir tarafından Karamürsel'e getirildi.
1976, 77, 78 yılları baş pehlivanı, mekanı cennet olsun. Ardından kimi bıraktı? Ahmet Taşçı gibi bir mega star diyelim. Bu arada başaltı puanlaması başladı ekranın solunda. Mert Altın mı yoksa Kerem Kahya mı? Bugünün birincisi bakalım kim olacak? Mavi kurdale Mert Altın güreşiyor. Kırmızı kurdalede Kerem Kahya güreşiyor. Bir öngörüm var mı? Evet. Baktığımda sezona baktığımda Kerem Kahya daha iyi gitti. Puan durumunda da zaten ona da bakacağım Recep Tosun. Kerem Kahya'nın puan durumu lig güreşlerinde daha önde. Kandıra'dan Yılmaz abimizin selamı var. İyi yayınlar diliyor. Kucak dolusu sevgiler Kandıra'ya. Yılmaz Öztürk abimize. Balıkesir'den Ramazan Seren iyi yayınlar diliyor. Selamlar saygılar Balıkesir'e. Kerem Kahya 13 puanı var Recep Tosun. CV Enerji yağlı güreş liginde 4 etap. İlk onun dışında mı? Evet ama çok da uzak bir puan aralığı yok. 13 puanı var. Tolga Turan lider durumda 29 puanda. Mert Altın kaçıncı sırada? 12 puanmış Recep Tosun. 21. sırada. Yani bir puan üstünde Kerem Kahya. İkisi de iyi bir çıkış yapar gibi oldu sezon öncesi. Yani baharın ilk güreşlerinde. Ama devamını getiremedi. Neden getiremedi? Erken forma mı girdiler? Çalışma programında çok önemli. Eğer ki form grafiğini erken girerseniz erken form düşüklüğü oluyor ve bu hem Kırkpınar'a sirayet ediyor hem de diğer lig güreşlerine yansıyor. Burada çok önemli. Burada ustalar ona göre antrenman programını, yükleme programlarını ona göre yapması lazım ki form grafiğini o seviyede zamanında yükseltmesi gerekiyor. Yani Haziran ayında form grafiğinin en yüksek seviyesinde olması gerekiyor ama baharın erken girerseniz forma tabii ki formda kalmak da çok zor bir durum bir sporcu için. Karşılıklı elenseler. Hüseyin Gümüşalan Nedim Gürel mücadelesi yere indi. Hüseyin Gümüşalan bastırdı. Bakalım yer güreşinde ne yapacak Hüseyin Gümüşalan? Nedim Gürel karşısında. Diğer tarafta da başaltı finali puanlaması Kerem Kahya, Mert Altın arasında geçiyor. İkisi de Karamürsel'in evladı Kerem Kahya ve Mert Altın. Ama bu haftadan çok önemli benim için. Bana sorsanız ki Şener Sar bugün Karamürsel'de mi böyle iyi olmak istersin? Kurtdere'de mi iyi olmak istersin? Ben derim ki ben Kurtdere'de olmak daha iyi isterdim. Çünkü tamam burada çok aşırı da yüklenmenin de bir alemi yok. Hedef bence Recep Tosun. Kendini de bir test etmen gerekiyor. Tabii ki ama burada şunu gözlemledim. İkisi de kora mücadele var. Ve çok da yıpranacaklarını düşünüyorum. Buradan önemli olan sakatlık çıkmaması Recep Tosun. Bir sporcu yani Ali Gürbüz'ün bir omuzu biraz ağrıdı ama yani çok da sene geçeceğini düşünmüyorum Ali Gürbüz'ün. Kurtdere'de yine adından bahsedecek Ali Gürbüz. Onu söyleyeyim burada. Şimdi genç başpehlivan inanın ki yani en fazla 72 saatte vücudu en maksimum söylüyorum. 72 saatte toparlar kendini. Sağdan sarmayı bulurdu Hüseyin Gümüşalan. Bugün oralardan çok gerdanlama yaptı. Yine gerdanlamada, sağdan sarmada çiftlemek istiyor. Nedim Gürel toparlandı. Bir anda açık düşürebilirdi. Güreş karıştı. Ekranın solunda da başaltı finali. Mert Altın, Kerem Kahya.
Recep Tosun, ben şöyle söyleyeyim. Eğer ki bir güreşi hareketlendirmek istiyorsanız, öncelikle şu anda puanlama güreşinden bahsedebilirim. Çayır hakemi çok uyanık olması gerekiyor. Güreşin durduğu anda hemen araya girip düdük çalıp tekrar ikisi güreşçiyi de uyarması gerekiyor ki onların da puan alma mücadelesi hırsı olsun. Uyarması, ikaz etmesi gerekiyor. Bunu burada gözlemledim. Tabii ki değerli gözlemciler de burada, sevgili eski başpehlivan Ziya Ünlü de burada. Tabii takip ediyordur. Çayır hakemleri biraz daha tabii ki dikkatli olacaklar. Bu arada tek daldı Hüseyin Gümüşalan. Her an açık düşürebilirdi Nedim Gürel'i. Karşılıklı ataklar söz konusu. Bir Nedim Gürel, bir Hüseyin Gümüşalan. Karşılıklı ataklar. Alkışlıyoruz pehlivanlarımızı. Başarılarına devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir dakika dinliyoruz. Evet, birinci arkadaşlar bakın. Balcı, Adem Yemak'tan birer aldı. Çayır'da sadece başaltı ve baş pehlivanlık final mücadeleleri kaldı. Bu ay içerisinde yapılacak olan organizasyonları sizler için bir kez daha anons edeceğim değerli güreş severler. Önümüzdeki hafta 16, 17, 18 Ağustos CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında Balıkesir Kurtdereyer Meydanı'nda. Bu arada künde pozisyonunda Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel direniyor. Bir künde Hüseyin Gümüşalan'dan Nedim Gürel'i mağlup ediyor. Ve baş pehlivan oluyor. 4. kez üst üste Karamüsel güreşleri baş pehlivan oluyor Hüseyin Gümüşalan. Evet, çok da güzel bir künde attı ve bugünün baş pehlivanı. Ancak başaltı finali devam ediyor değerli öğretmenim. Onlara kesinlikle saygılı olacağız. Onları da ekranlara getireceğiz. Burada yetiştirememiş kılçığı Recep Tosun. Bakın tekrar ayağını dışarı attı. Jeneriklik bir künde atmış Hüseyin Gümüşalan. Nedim Gürel'e bakın farklı açılardan başaltı finali devam ediyor değerli yönetmenim. Tamam, şimdi başaltı finalini verelim. Madalya seremonisi de ekranlara gelsin. Beline girdi Kerem Kahya. Her an bastırabilirdi. Erken bastırdı. Bloke etti. Ve Kerem Kahya da başaltı boyunda birinci oldu. Değerli güreş severler. Evet, baş altında da dediğim gibi performansını beğendiğim Kerem Kahya bugün baş altında tüm rakiplerini yenerek bugünün baş altına şampiyon oldu. Çok da güzel beline girdi bakın. Çok da güzel blok etti. Sıkı beli hiç bırakmadı ve Mert Altın karşısında galip gelerek baş altı şampiyon oldu. Her iki sporcumuzu da tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz Recep Tosun. Evet, şu anda gitti. Taceddin Arslan ve Yılmaz Aslan birinciliğini tebrik ettiler, kutladılar. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Salıkoğlu'ya aynı zamanda Güneş Ağzı Sayın Taceddin Aslan'ın pehlivanı Kerem Kahya
birinci olmuşlardı. Evet hocam, kim bakıyor? Başaltının madalya seremonisi. Evet, üçüncüler Yiğit Yılmaz, Bekircan Özturgut. Bekircan Özturgut da Bursa'dan, Kemalpaşa'dan, Kerem Kahya birincilik kürsüsünde ve Mert Altın ikinci. Başaltı kürsüsü bu şekilde oluştu. Altın Kemer Diyarı Karamürsel'de ve Hüseyin Gümüşalan ve ekibiyle onlar da madalya seremonisini bekliyorlar. Recep Tosun. Hüseyin Gümüşalan ya da Nedim Gürel'i davet edebiliriz madalya seremonisinden sonra. Şener Sar. Evet, olabilir Recep Tosun. Hemen. Kapanışı birlikte yapacağız çünkü. Buyurun Sayın Kaymakamlık Müdürlere bronz madalya. Evet, İsmet Kaymakamlık tarafından baş altında dereceye giren pehlivanlarımıza madalya verilmesiyle yine üçüncüye bronz madalya, ikinciye gümüş madalya ve birinciye altın madalyası takdim ediliyor ve yine baş altı pehlivanlarımıza üçüncülük, önce evet birinciye birincilik kupası, evet ikinciye ikincilik kupası buraya Sayın Kaymakam. Evet devam ediyoruz. Üçüncülere yine kupaları takdim ediliyor ve yine üçüncüye üçüncülük kupası. Evet arkadaşlar kolunuzu kaldırın. Alkışlıyoruz pehlivanları. Evet bu arada Nedim Gürel bugün için ikincilik kürsüsünde yer buldun. Tebrikler Nedim. Çok teşekkür ederim abi. Bugün finale kadar geldin. Kıyasıya bir mücadele. Neler söylemek istersin? Valla ben de Karamürsel'in eniştesiyim. Burası kendi saha ve seyircimiz. Hakkımızla maçımızı yaptık. Karşımdaki rakibim de buranın yerlisi. Ancak Kırkpınar'da bu sene 3. olmuş. Gerçekten güçlü bir isim. Hüseyin Gümüşalan. Maçımızı yaptık. Mağlup oldum ama güzel güreş oldu. Bir de öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii. Biliyorsunuz ülkemizde finansal açımda kısıtlama var. Çoğu belediye güreşi iptal etti. Evet. Bu gibi sıkıntılı bir durumda Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Bey ve Taceddin Aslaman gerçekten Türkiye'nin A sınıfı klasında bir güreş yapmışlar. Özellikle bu gibi zamanlarda biliyorsunuz biz de buradan ekmek yiyoruz. Buradan binlerce kişi evine dolaylı olarak ekmek getiriyor. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel güreş yapmışlar. Peki madalya seremonisine davet edildin Nedim. Tebrik ediyoruz Çok teşekkür sizi. ederim. Çok sağ olun. Evet. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım, Sezer'in baş pehlivanı Nedim Gürel finalde kaldı. İkinci oldu, önemli değil ama özel bir mesaj verdi. Bu süreçte atasporumuzun yanında olan herkese teşekkür ediyoruz dedi. Evet başpehlivanlarımız sizleri bekliyoruz. Evet, Nedim Gürel centilmen bir başpehlivan, karakterli bir başpehlivan, kişiliğiyle, duruşuyla, hareketiyle. Ben onun güreşlerinde hani öyle bir kavgacı bir tutumunu hiç görmedim Recep Tosun. Çok centilmen. Yense de yenilse de centilmen şekilde çıkar. Biliyorsun değerli abimiz İrfan Şen'in de yeğeni oluyor Nedim Gürel. Tabii ki gönül ister ki sporcularımız çok iyi başarılar getirsin. Daha Şu anda da madalya seremonisi artık yapılmak üzere. Başpehlivanlarımızdan madalyalarını ve kupalarını vermek üzere Karamürsel Belediye Başkanımız, Altın Kemer Güreşleri Tertip Komite Başkanı Sayın Ahmet Çalık Ermeydan'a davetlerini arz ediyorum. Yine ağımızın mahkumları Sayın Yılmaz, Naci, Müzeyyen, Sabahattin Aslan Beyleri başpehlivanlık madalyalarını ve kupalarını takmak üzere Ermeydan'a davetlerini arz ediyorum. Üçüncü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükbakan'ın pehlivanı. Seçkin Duvar'ın üçüncü. İkinci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız
Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın pehlivanı Nedim Gürel ikinci ve şampiyon Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın pehlivanı, bu toprakların evladı, Karanürsel'in evladı Hüseyin Gümüşalan birinci. Alkışlıyoruz. Evet, ödüllerini vermek üzere Tertip Komite Başkanımız, Karamürsel Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çalı kürsüye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Sinan Yıldız, Efe Sönmezgil bekleyin arkadaşlar. Evet. Ekrem Osman talimatını bekleyin. Başında hakikaten çok zorlu bir gündü. Ekrem Yavuz hocamın yanındayım. Yaklaşık 600'e yakın pehlivan kol bağlayıp güreş tuttu. Ve artık güreşin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta değerli güreş severler 16, 17, 18 Ağustos CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında Balıkesir Kurtdere Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri 23 Ağustos Cuma İstanbul Şile Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 24 ve 25 Ağustos'ta da Cumhuriyet tarihinin en büyük kara kucak güreşlerinin tertip edileceği Ankara Keçiören Belediye Başkanı Doktor Sayın Mesut Özarslan himayelerinde tertip edilecek ve yine 25 Ağustos Pazar günü Yaylaların Yaylası Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Yağlı Pehlivan Güreşlerini Seydi Kemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli himayelerinde tertip edilecek. 26 Ağustos'ta da tarihi Çanakkale Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri 31 Ağustos Cumartesi günü Karakucak Türkiye Şampiyonası Sivas'ta olacak ve 1 Eylül Pazar günü de Daren'de Zengibar Karakucak Güreşleri. Güreşlerinde buluşmak dileğiyle. Evet, buyur efendim. Buyur hocam. Ha, tamam. Tamam. En centilmen, en teknik, en iyi teşrif çeken pehlivan. Hemen kürsüye girelim arkadaşlar. Evet, en teknik, en centilmen, en iyi peşrefçiler. Pehlivanlarımız madalya törenimiz vardır, bilginiz olsun. Evet, başkanlığımızda birer kilo bal Adem Yamak abimizden. Evet, teşekkür ediyoruz. En teknik, en centilmen, evet, en teknik, en iyi peşref ve en centilmen. Evet, röportaj Hüseyin Gümüşalan'la bakalım Şener Sar. Burada En teknik pehlivan Ankara Hüseyin Karaman. Zonguldak Yoksa kapanışı yapacağız. En centilmen pehlivanlardan. Evet, en centilmen. Evet, en centilmen pehlivan kimdir? Sinan Yıldız kürsüye gel. Sinan. Sinan neredesin Sinan Yıldız? En iyi peşref çeken Ali Eser Sönmez. Karamürsel Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çoluk'un pehlivanı, ağabeyimiz Sayın Taşlık'ın Aslan'ın pehlivanı, en centilmen pehlivan. Yine evet, Sinan Yıldız, Karamürsel Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çoluk ve Taşlık'ın ağabeyimizin pehlivanı Sinan Yıldız'a en iyi peşref çeken pehlivan için yükseltti. Başkanımız Sayın Ahmet Çoluk, en teknik, en kaliteli ve en iyi peşref çeken pehlivan'a ödüllerini veriyorlar. Kupaya alalım.
röportaj için kapanışı yapacağız. Hüseyin Gümüşalan'la birlikte. Evet başkanımız altın ödüllerini, madalyalarını, kupalarını, en teknik, en centilmen, en iyi beş ülke şampiyonlarımıza takdim ediyorlar. Evet değerli güreş severler. Evet. Artık bizim için bir klasik oldu. Dördüncü kez finalde baş pehlivanlığı anlatıyoruz. Hüseyin Gümüşalan, bir kez daha tebrik ediyoruz. Abi teşekkür ederim. Evet, burada 4 sefer üst üste, hatta 3 sefer üst üste, bir tanesinde ara oldu. Kendi sahamda birinci oldum. Bu saha benim için gerçekten 40 pınar kadar önemli. Kendi ailemin, kendi seyircimin önünde güreş yaptım. Çok şükür kazasız belasız güzel bir şekilde güreşip burada birinci oldum. Hüseyin Gümüşalan yorgun dediler. Hüseyin Gümüşalan biraz sakattır belki dediler, evet. Ama bugün çıktığın her şeyini ortaya koydun. Evet abi, biraz bir hastalığım var abi. Ortakolak iltihabı oldum. Tedavi görüyorum, antibiyotik, ama kendi sahamda olduğum için, kendi seyircim için bütün mücadelemi, bütün gücümü ortaya koydum. Çok şükür birinci oldum. Şimdi bu hafta dinlenmeye geçeceğim. Kurtdere'ye hazırlanacağım. Harika. İnşallah Kurtdere'lere birinci olmak istiyorum. Hayırlısı olsun, mutluyum, birinciyim kendi ailemin önünde. Son olarak veda edeceğiz, çok yoruldun ama hem Sayın Ahmet Çalık hem de Taceddin Aslan ve Yılmaz Aslan seni alnından öptüler. Ben buradan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Ahmet Çalık'a, Taceddin ağamıza ve oğluna Yılmaz Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Bana bir hafta kamp sağladı, hatta Antalya'da. Kamptaydım, buraya geldim, hazırlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güreşe çok değer veriyor. Karamürsel'e güç kattılar. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bizden sonra gelecek nesillere de destek olacaklar. Karamürsel daha iyi yerlere gelecek. Çok teşekkür ediyorum abi. İnşallah seni de tebrik ediyoruz. İnşallah Kurtdere'de de istediğin zafere ulaşırsın. Çok teşekkür ederim. Abi sana da öncelikle teşekkür ediyorum. Senin sayende bizi herkes izliyor. Sen de burada bizim için ter döküyorsun. Allah senden de razı olsun. Bu arada Tahir Büyükakın Başkanımıza da bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun abi. Peki, senin döktüğün alın terin bir damlası bize olmaz. Bizim yapmış olduğumuz emek. Hakikaten seni tebrik ediyoruz. Evet, Sayın Başkanımı da alalım, kapanışı yapalım. Yılmaz abimiz de gelsin. Buyurun başkanım, buyurun başkanım. Şampiyonumuzu yormayalım. Şampiyonum, seni yolcu edelim dilersen. Evet. Hüseyin Gümüşalan final özelinde dedi ki hem Ahmet Çalık başkanıma hem de Yılmaz abime ve Taceddin abime iyi ki bize destek veriyorlar ama bizden daha çok gelecek nesil umutla bakıyor dedi. Tabii bugün yine röportaj yapmıştık sizinle. Karamürsel'de yağlı güreşlerin yeri bir ayrı. Çok ciddi pehlivanlarımız var. Güreşin bir altyapısı var burada. Ve biz de sadece aslında bu güreşin altyapısına katkı vererek o ceferleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz bu emekleri verirken tabii bunlar pahalı bir organizasyonlar aynı zamanda. Yani bu organizasyonlarımıza destek veren Asmar Holding'e, çok kıymetli güreş ağamız, kıymetli büyüğümüz Taceddin Aslan Beyefendi'ye ve kıymetli evlatları Sayın Yılmaz Beyefendi'ye ve ailelerine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar sadece belediyelerin kendi güçleriyle yapılan organizasyonlar değiller. Böyle ülkesini seven, insanlarını seven, sporu seven iş adamlarımız sayesinde bu organizasyonları biz devam ettirebiliyoruz ancak. Onun için kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ciddi manada da A tribününde ilk kez güreşi izleyen misafirleri vardı. Bence aslında günün en önemli kazanımı da buydu. Şöyle, bizler bundan sonraki bölümde Karamürsel'de yapılan her faaliyeti bir tık daha yukarı kaldırmak istiyoruz. Bir tık daha kaliteyi artırmak istiyoruz. Ve ileriye doğru daha mükemmel organizasyon yapmak istiyoruz. İnşallah Yılmaz Beylerin de destekleriyle önümüzdeki süreçte de çok daha güzel organizasyonlara imza atacak olduğumuzu düşünüyoruz. Şehrimiz için, bizler için, hepimiz için hayırlı olsun diyorum diye. Kapanışı Yılmaz Bey birlikte yapacağız. Hüseyin Gümüşalan dedi ki haftalar önce beni kampa yolladı. Onun semeresini aldım, aslında kulağımda da bir intihap vardı. Ben her şeyimi ortaya koydum dedi. Hüseyin Gümüşalan'ın açıklama söylediğinde kapanışı nasıl yaparsınız? Valla biz onların büyük bu başarılarında en ufak emeğimiz olduysa ne mutlu bize. Bizler gençlerin bu bayrağı devralması için elimizden geleni hem Taceddin Bey'in özelinde bireysel olarak hem de kurumsal olarak onun arkasında durarak belediyemizin, ülkemizin bu 600 yıllık geleneğini, hatta 916 yıllık diye duydum bugün Tokat'ın 916. geleneksel güreş şeyinin olduğunu da duydum. Dolayısıyla bu kadar... Neredeyse bir asır. Neredeyse 1000 seneye yakın bir geleneği devam ettiriyoruz. Gençlerimize bu bayrağı devredebilmek için dediğim gibi bireysel ve kurumsal olarak bu noktada belediyemizle de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimize bu armağanımız olsun. Gelecek sene inşallah daha güzel bir organizasyonu da beraber el ele gerçekleştireceğiz. Evet değerli güreş severler, bu görmüş olduğunuz organizasyonun iki önemli mihmandarı değerli büyüklerimiz, ancak arka planda da çok gizli kahramanlar var.
Onlara da mutlaka yer vermek durumundayız. Bu organizasyona hummalı bir şekilde aylar öncesinde başlanıldı. Ben de buralı olduğum için her gün gelip ziyaret ettim. İnanılmaz derecede katkı sağlandı. Büyük bir çalışma örneği ortaya kondu. Örnek bir organizasyon oldu. Ben camiam adına hem Sayın Başkanımız Ahmet Çalık hem de Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Aslan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki yıl yine Pehlivanlar Diyarı Karamürsel Er Meydanı'nda birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Mutlu akşamlar Türkiye.